تحوّد وندش زفزاش وبسات أفكار سيقوم إناش وين أبكي تنسدي حكاش نقدن زستا وجنو براوي سدي حكاشي نقدن زستا وجنو براوي وسأشع خنجا سساغشنا ويبشنا ما قميصة سشوتا سيدا وفتمي زشز مغانش نقدن زستا وجنو براوي زشز غانش نقدن نقدن زستا وجنو براوي ورا مشوار وابس وفاس وزمخ غفورا نفس تشحاش مو نفوش باون ويفا يستاش نقدن زستا وجنو براوي سي نفوش باوي نقدن زستا وجنو براوي موسين الجوخم أوان سقاس شوان السمر شورا سقابلاناش وين أتاكي ترسيكم قجاش نقدن زستا وجنو براوي سيكم قجاشي وي نقدن زستا وجنو براوي صفور يا رشمات ست أشاجن شاون غربج ما خد بلشن بوخل بشاشي سيدخجي نقدن زستا وجنو براوي بوخل بشاشي نقدن زستا وجنو براوي Жыбыунэ ухуэныгъэр лъапсэ зэвгъэхъулӏэну щӏэгъэкъуэн къыфхуохъу. Чилик-Тепе панорама проектым щыщу, ӏэрылъхьэу, уасэлей темыхуэу, илъэсиблым зыщхьэщыхауэ фыпшыныжу унэщӏэ зыӏэрывгъэхьэ. Истамбыл и кум хуэзэу Чилик-Тепе метро станцием лъэсу унэсыфу, пэшитӏу, пэшищу зыхэт резиденц щӏыкӏэ унэхэр зыӏэщӏэвмыгъэкӏ. Нобэ къэсыху зыхэфха унэ зэгъэпэщын ӏэмалхэр лъэныкъуэ евгъэзи, ди деж фыкъеблагъэ. Фифшха шалфу сейлъэпкъыу дишэхэ. Тыркум Анкъэрэ къалэм къыбгъэдэкӏыу псоми сэлам гуапэ фыкъызох. Ныщхьэбэ динэтыныр тыркубзэ щэдгъэкӏыну Тхьэм жимэ, аращи япэгъижэ ди ӏэнэдэлъхубзэмкӏэ ӏуэхус гуапэ, сэлам гуапэ фескӏыну си гуапэ тапщхьэкӏэ къыдэхьэпэм, къеублапэм адыгейбзэкӏэ ӏуэхус естыну Yestaş, Arar. İyi akşamlar Mole video izleyicileri. Yeni bir yayında, yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Mole video hakkında kısa bir tanıtımdan sonra videomuza geçmek istiyorum. Mole video kanalı YouTube üzerine 2003 yılından 13 yılından beri yayınlarını sürdüren bir YouTube kanalı olup arşivsel dokümanlara, materyallere öncelik veren
ve yayınlarında bunlara önem veren bir yapımız vardı. Fakat pandemi döneminde diğer YouTube kanalları gibi tüm dünyadaki tüm çalışmaların sanal mecraya geçmesiyle birlikte biz de canlı yayınlar yapmaya başladık ve şu anda izleyeceğiniz yayın 79. canlı yayınımız. Türkiye'de yayın yapan YouTube kanallarında şu anda en fazla canlı yayın yapan kanal olma özelliğinde devam ettiren bir kanalımız. Evet, bu akşam gene Çerkez televizyonculuğunda, Çerkez canlı yayın yapan kanallar arasında yine Mole Video'da bir ilke imza atmak istiyoruz. Tartışma değil, münazarada bulunmayı düşündük ve değerli konuklarımız da sağ olsunlar bizlere olumlu yanıt vererek bu akşam ilk defa deneyeceğimiz, ilk defa yapacağımız münazara programının ilkini gerçekleştiriyoruz. Bundan mütevelli konuklarımız biraz sonra konuk edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum tekrar. Siz değerli seyircilerimizden de bu yayının aslında bir ilk olması hasebiyle belki eksiklerimiz, noksanlıklarımız olabilir. Bundan mütevelli sizlerden de şimdiden kusurumuza bakmayınız, affola diyerek yayınımıza başlamak istiyorum. Evet, sözü daha fazla uzatmadan değerli konuklarımı davet etmek istiyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Levent, iyi akşamlar Yalçın. Bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Selam Guapa kuzum. İyi akşamlar herkese. Selamlar, Kamil selamlar Levent'ciğim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli vaktinizi bizlerle ayırdığınız için tekrar teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli konuklar, bu yayın nasıl gelişti diye merak edenler olabilirse, bu yayının oluşmasındaki süreci ve yayınımızın nasıl gerçekleşeceği konusunda konuklarımıza da bilgi vererek hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Aralık ayının başıydı. Yalçın Bey'e ilk başta sordum. Yalçın Bey, bu şekilde bir program yapmak istiyorum, ne dersiniz diye. Çünkü Yalçın Bey tüm yazılarında ve tartışma platformlarında gerek yazılı olarak gerek sözlü olarak bu tüm konuları konuşalım. İnsanoğlu konuşa konuşa anlaşır. Tartışalım ve bir şekilde bir sonuca varalım önerisinde bulunuyordu. Yaptığım araştırmalarda aslında Yalçın Bey'in 2011 yılındaki bir yazışında da aslında bu şekilde bir çağrıda bulunduğunu gördüm. Yani sürekli Yalçın Bey'in bu şekilde çağrıda bulunduğu aklımda kaldı ve ilk başta Yalçın Bey'i aradım. Böyle bir program yapmak istiyorum, ne dersiniz diye. O da sağ olsun olumlu yanıt verdikten sonra ikinci bir aklıma gelen isim olan Tarık Bey'e ulaştım. Bu şekilde bir şey geliştiğini, böyle bir program yapmak istediğimi ilettim ve sağ olsun Tarık Bey de bu önerimi, ricamı da olumlu buldu. Evet dedi. Aslında programımız Ocak ayının başında olacaktı fakat Yalçın Bey'in kitap çalışmalarından dolayı bugüne kaldı sevgili konuklar, değerli izleyenler. Böyle bir gelişme oldu ve şu anda sizlerle birlikteyiz. Evet, ilk başta sizi bir tanımak isteriz değerli büyüklerim. Belki tanımayanlarımız vardır. Şu andaki ekran sırasından başlayarak Hatko Samiş Bey'den, Tarık Bey'den başlayarak bir kendinizi kısaca tanıtırsanız sevinirim efendim. Teşekkürler Levent. Önce böyle bir programı düşünüp davet ettiğin için teşekkür ederim. Yalçın'a da uzun zamandır tanışıyorum. Değer verdiğim, çalışmalarını da izlediğim arkadaşımdır. Kendisine de böyle bir programa katıldığı ve kabul ettiği için de çok çok teşekkür ederim. İzleyicilere de iyi akşamlar ve iyi seyirler dileyeyim. Ben aslında Hatko Şamis mağlasıyla yazıyorum ve kamuoyuna da o şekilde çıkıyorum ama Tepserkoluyum ben. Reyhanlıyım. Yani Reyhanlıyım diyorum ama Reyhan'da uzun süre kalmadım. Çünkü ortaokulu bitirdikten sonra Kuleli Asker Lisesi'ne gittim yatılı olarak. Sonra ODTÜ, sonrası uzun bir macera.
Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudum. Aslında bitirdim sayılabilir. Ama Almanya'da üniversiteler 5 senedir. Yani o asistanlık tezleri diploma öncesinde yazılır. Diploma almak üzereyken orada gelişen bir olaydan kaynaklı diplomamı almadım. Sonrası dediğim gibi bir macera. Sadece 1 yıl mesleğinde çalıştım. Onun dışında fazla bir şeyim yok. Çalışmışlığım da yok. 2 senelik, 2,5 senelik bir vatana dönüş tecrübem var. Yani çabam var. Olmadı. Şu anda Ankara'dayım ve emekliyim. Evet, memnun oldum. Yalçın Bey, sizi de tanımak isteriz. Игорь Шаршаркова, Sicer Kerafa Yalçın, Yalçın Karadaş Türk Müzeki. Bundan sonrasını Türkçe devam edeyim çünkü Adıyaman'ı bilmeyen epey izleyicimiz de vardır. Özellikle genç ve çok önemsediğimiz gençler için. Ben Büyükkabaktepe'de doğdum, Uzunyayla'da. 4 yaşında İstanbul'a geldik ve İstanbul'da bütün eğitimimi tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 40 yıldır bu benim geçimimi sağlayan mesleğim. Anne tarafından Kuşba ailesindenim. Kuşba Vahap'ın torunuyum. Baba tarafım Keref. Ben de sevgili kardeşim Atko Şamis gibi iş hayatında ve yurt dışında genellikle çalıştığım yerlerde farklı bir şeylerle, olumsuzluklarla karşılaşmayayım diye Mahlas isimle de uzun yıllar gazete ve dergilerde yazı yazdım. Anzor Keref olarak. Anzor Keref olarak bilen insanlar da var. Ama tabii biz gerek Atko Şamis gerek ben bu Mahlas isimleri farklı amaçlar için almadık. Maalesef bu son dönemde farklı amaçlar için bir sürü farklı takma isimlerle biraz ortalığı rahatsız eden arkadaşlarımız var. Bundan vazgeçmek lazım. Şamis gibi, benim gibi açıkladıktan sonra herkes kullanabilir tabii ki. Ben de son 3-4 yıldır sadece yazma, çizme, gezme, tozma işleriyle uğraşıyorum. Maalesef iş hayatından biraz uzaklaştım. Tabii bu tamamen uzaklaştığım anlamına gelmiyor. Biraz gazetecilik ve yayıncılık deneyimim var. Nart Yayıncılığı kurmuştuk çok sevgili arkadaşlarımla 1990 yılında. Uzun bir süre onunla devam ettik. Daha sonra Kutarba Hayri Ersoy'la devam ettik. Burada tabii sevgili Ali Şuraya büyüğümüzü anmak isterim. Çok büyük emeği var. Orada Hayri, Ersoy, Erdoğan Yılmaz, Çeçen arkadaşlarımız Sait, özellikle Ali Şurey abimizle epey emek verdik. Daha sonra evime haciz gelince o dükkanı kapattım. Nart Yayıncılık daha sonra limite şirketi olarak rahmetli Cu Ünal ve Hayri ve Atrışba Yeşim tarafından devam ettirildi. Şinet gazetesinde uzun yıllar çalıştım, yazı yazdım. Arkadaşlarla emek verdim. Son yıllarda kadro değişti. Yeni, daha enerjik, daha genç bir kadroyla devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Biraz uzatmış olabilirim. Umarım izleyiciler için, özellikle geleceğimiz için ufak bir nebze katkımız olabilir. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Yalçın Bey. Şimdi Mole Video, Yalçın Bey ve gerek izleyenleri gerek Samiş veyahut da Yalçın Bey, Mole Video farklı şekilde yorumlamalar olabiliyor bazen. Herhangi bir dernek veyahut da grup veyahut da grubla paralel yayın yaptığı şekilde. Mole Video efendim sadece kendi bireysel girişimiyle yayın yapmaya çalışan sivil girişim, öyle diyeyim, bireysel girişim şeklinde olup şahsım sadece bir derneğe sıradan bir üyelik şeklindedir. Yani yapmış olduğum yayınlar veyahut da fikirler, görüşler tamamen kendimi bağlamaktadır. Ola ki programı izleyenlerin çoğu tanıyordur ama tanımayanlar da varsa bunu da kayıt altına almak amacıyla belirttim. Sizlerin acaba şu anda herhangi bir resmi kimliğiniz var mı kurumlarımızda acaba? Bireysel olarak mı yer alıyorsunuz yoksa herhangi bir resmi durumunuz var mı? Bunu da bir aydınlatıp sorularımıza geçelim efendim. Kısaca ben söyleyeyim. Benim kesinlikle hiçbir bağlantım yok. Tamamen bağımsız ve özgür bir insan olarak tamamen kendi
düşüncelerimi ifade ediyorum. Hiçbir kurumu, hiçbir yapıyı bağlamaz. Zaten 17 yaşından beri kurumlarımızın içindeyim ama asla yönetimlerde yer almadım. Ancak bir vakfımızda şu anda denetim kurulu üyesiyim. Ancak konuştuğum şeyler ne vakfı ne sürekli 17 yaşından beri içinde olduğum yapıyı bağlamaz. Tamamen bağımsız düşünceler. Şamış Bey sizden de mi? Ben Reyhanlı Derneği, Çerkez Derneği Adiye Hikase'nin yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Çerkez Hareketi sözcüsüyüm. Ama buraya Reyhanlı Derneği yönetim kurulu üyesi olarak değil, Çerkez Hareketi sözcüsü olarak geldim. Düşüncelerimi anlatacağım. Şöyle diyeyim, tabii ki Çerkezce Hareketi'nin düşüncelerinin oluşumunda katkım büyük olduğu için ikisini birbirinden ayırmak zor olabilir. Ama burada arkadaşlarımla konuşmadan, çünkü kendi yöntemimiz, biz kamuoyuna herhangi bir aşılama yapmadan önce Çerkezce Hareketi olarak, yönetim kurulu ve meclisi olarak kendi aramızda o konuda konuşuruz ve son şeklini verdikten sonra yayınlarız. Ama burada böyle bir imkanımız yok spontane konuşmalarda. Dolayısıyla burada söyleyeceğim her şey beni bağlar. Yani dediğim gibi, çünkü hani önceden soruları bilip veya önceden bir hazırlık yapma imkanı olup arkadaşlarımızla konuşma ve son şeklini verme imkanımız olsaydı Çerkez Hareketi adına konuşuyorum derdim. Ama böyle bir imkanımız olmadığı için Çerkez Hareketi sözcüsü olmama rağmen arkadaşlarımın sorulacak sorulara verecek cevaplarda herhangi bir eleştirisi varsa veya önerisi varsa onları alamadığım için kendi adıma konuşuyorum burada. Evet. Şamış Bey de konuya temas etti. Değerli izleyenler, sorularımızı iki konumla da paylaşmadım, doğruyu söylemek gerekirse. Sorulardan şu anda bir haberdarlar. Umarım olacak gibi güzel sorular hazırlamışımdır diyorum ve startı başlatmak istiyorum. Efendim, yaşça büyüğümüz hangisi acaba? İlk cevap hakkını ona vermek amacıyla. Yalçın'ın sakalları beyaz, o konuşsun. Onun saçları da beyazlaşmış. O daha naci görünüyor. Evet, ben sakal farkıyla bu konuda öne geçiyorum. Aynen öyle. Diğer sorularda sıra değiştirerek cevaplanmaya devam edeceğiz. Sorum şu: Kafkasya neyi ifade ediyor sizce? Çerkezya isimlendirmesi nasıl oluştu? Bu coğrafyaya yaşayan sadece Çerkezler miydi acaba? Bu tanım bu şekilde mi oluştu? Sesim geldi çok mi? Bir soru bu. Uzun geldi tabii. Uzun anlatılabilecek bir konu ama olabildiğince evet, Şamis'in de hakkını yememek üzere, seyircilerin sabrını taşırmamak üzere, senin sinirlerini bozmamak üzere anlatayım. Ben kısaca şöyle kısa bir tarihsel şeyle gideyim. Şimdi tarihsel dönem olarak alırsanız, çünkü günün biraz sonraki turlarda günümüz, evet, yani ondan sonra ileriki dönemlerde şeklinde farklı yaklaşımlar sunacağınız cevaplar da olacak. Yaklaşık sürgün ve soykırımdan önceki Kafkasya ve Çerkesya tabirleri ve bölgesine dair kısaca bir. Şimdi antik dönemlere baktığımız zaman Kafkasya'ya, özellikle Karadeniz kıyıları, Kafkasya'nın dünyaya açılan kıyıları biliyorsunuz. Dünyaya da Kafkasya'nın ilişkisini kuran noktalar eski Batı Çerkesya, Karadeniz sahilleri, Abhazya, bu bölgeler. Şimdi Azak Denizi'ne kadar bizim Sarp sınırından yukarı baktığımız zaman antik dönemlerde yaşayan halklar aslında bugün de yaşıyorlar. Fakat antik dönemlerdeki isimler gezginlerin anladığı kadarıyla literatüre girmişti. O zamanlar örneğin biz Adiye, Abaza ve Ubukları daha fazla bu kıyılarda oldukları için söz konusu edersek, burada işte Sindler, Meotlar, Kerketler diye tarihin değişik dönemlerinde buradaki yapılara, buradaki kabilelere verilen isimler söz konusu. Tabii tarihsel süreç içinde en çok gördüğümüz isimler Kafkasya'da Sirkasya, eski haritalarda, Alanya, Lazika, Abaskya. Bakın, yani tarihsel çok eski antik haritalara baktığımız zaman bunların dışındaki isimlere çok sınırlı bakıyoruz.
belirli dönemlerde örneğin Sirkasya dışında Kabarta ya da Kasogi isimlerini görürsünüz. Yani birçok kabile, bütün dünya toplumları, bütün dünya halkları aslında pek çok kabilelerin birleşimiyle oluşmuştur. Bu işte şu haritada gördüğümüz gibi belli dönemlerde çok farklı isimlerle anılan birçok kabileyi görüyoruz. Kafkasya bu toplumların, bu saydığımız kavimlerin ana vatanı. Yani bu saydığım etnikler, etnisiteler veya halklar, bunları da tabii ayrı ayrı açmak lazım kavram kargaşasına düşürmek için. Kabaca söylüyorum. Yani bunların otokton halklar, yani dünyanın başka bir noktasından buraya gelmiş olan toplumlar değil, buranın otoktonları olduğu kabul edilir. Tabii Kafkasya'da bu Karadeniz kıyılarında yoğunlaşan halkların dışında doğuya doğru gittiğimiz zaman milattan sonraki yakın zamanlarda, milattan sonra 3. yüzyıllarda ve daha sonra Orta Asya'dan nomadik yağmacı kavimlerin göçleriyle birlikte pek çok etnik, kabilesel karışımlar söz konusu olabiliyor. Bunların bir takımları bizim bu otokton Kafkas halkları arasında yerleşiyorlar. Bir takımları bunların içinde eriyorlar, konsolide oluyorlar. Bir takım çatışmalar vesaireler de olsa, örneğin en fazla ilişki kurduğumuz nomadik ya da Hint-Avrupa kavimleri, göçebe kavimlerden 2 tanesi Türki dil konuşan kavimlerle İrani dil konuşan kavimler. Yani bugün enteresandır. Kavram kargaşaları içinde boğuluyor ya bizim yapılarımız. Örneğin Alan ismini Osetlerle Karaçay-Balkarlar paylaşamıyorlar. Karaçay-Balkarlar diyor ki Alan biziz, Alan milletiz diyor biz. Bunlar Kıpçak dili konuşan halklar, fakat enteresandır. Genetik olarak, antropolojik olarak ise tamamen Kafkasyalı görünen halklar. Aynı şekilde Osetler de İrani dil konuşmakla birlikte geldikleri zamanlar, yani İskit, Sarmat ve Alan kavimlerinin devamı olan, kalıntıları olan Osetlerde sadece o İskit, Sarmat, Alan kavimlerinin kalıntılarıyla değil, yerli bizim bu otokton İnguşlar, otokton Adigeler, otokton Abazalar, otokton Çeçenler, otokton Dağıstan kavimleriyle karışmış halde aslında yüzyıllarca, bin yıllarca Kafkas kültürü ve Kafkasya pek çok dışarıdan gelen halkın otokton halklarla kaynaşması ve karışması, birbirlerinden nüfus alıp vermeleri ve birbirlerinden kültürleşmeleriyle oluşmuş toplumlar. Aslında bugünkü Çerkez meselesinin sorununun çözülememesinin, üzerinde rahatlıkla konuşulamamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de işte tarihteki bu çok uzun, binlerce yılda ortaya çıkmış olan kaynaşım, karışım, etkileşimler, genetik alışverişlerin tam olarak anlaşılamaması, insanların maalesef Batı'nın 19. yüzyılda ortaya çıkarttığı, daha sonra faşizan ulus devlet ve faşist ulus tanımlamalarına neden olacak şekilde sanki herhangi bir ulus, herhangi bir milliyet, hatta bırakın onu ulus ve milliyet, herhangi bir halk, herhangi bir etnisitenin de sanki tek etnikliymiş de tek etnikli olmaması sorunmuş gibi yansıtmasıyla alakalı. Aslında dünyanın hiçbir halkı, hiçbir etnisitesi hatta tek bir durum, tek bir etnisiteden, tek bir mikroorganizmadan oluşmuyor. Bunlar karışım ve kaynağı. Kafkasya'yı böylece özetlemiş oldum. Ben Hatko Şamis'e sözü bırakayım. O devam edecektir herhalde. Buyurun Şamis Bey. Ya evet ama önce ben bir şey söyleyeyim. Yarın 8 Mart o konuya da değinmek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü. Kısaca Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Buradan tüm dünya kadınlarının da bu önemli gününü kutlamak isterim. Yani bizde elbette Çerkezler'de kadınların her zaman için özel bir yeri olmuştur. Ama hayat canlıdır, bilgi canlıdır. Bizim de özellikle kadınlarımızın ve kadınlarımızla ilişkilerimizin, erkekler olarak tabii söylüyorum bunu, belki de hayatın akışına uygun bazı reformlara girmesi gerekiyor. Bizim 200 yıl önce, 300 yıl önce elbette
dünyanın örnek aldığı, hatta gezginlerin geldiklerinde hayran kaldıkları bir ilişki ağımız vardı. Toplumsal yapımız vardı. Ama bugün dediğim gibi belki hayatın akışına uygun bazı reformlar yapmamız gerekebilir. Bu çerçevede belki de kadınların da kendi örgütlenmelerinin olması iyi olabilir. Çünkü kadın sorunu sadece bir sistem sorunu değil. Yani sistem değiştiğinde kadın sorunları otomatik olarak değişmiyor. Çünkü kendi örneğim de var benim. 1993 yılında Rusya'ya gitmiştim. Leningrad'da kaldım. Ev sahibim gemi mühendisiydi. Eşi gazeteci, kızı Alman dili edebiyatı okuyordu. Sohbetlerim oldu tabii. Olga idi ismi. Yani ne değişti dedim. Özellikle 91-92 yılları sosyalist sistemin çökmesinden kaynaklı çok tartışılıyordu. Yani kadınları hep o gösterilerin en önünde gördüğümüzden ya sizi rahatsız eden ne oldu deyince şunu söylemişti bana. Ya sosyalizmden önce biz evde çalışıyorduk ama sosyalizmden sonra hem evde hem işte çalışmaya başladık. Sanırım bu ciddi bir sorundu. Ben isterim ki sistemler üstü bir şekilde kadın sorunu gündeme gelebilsin, kendileri örgütlenebilsin, kendi sorunlarını dile getirebilsinler ve hayatın akışına uyabilelim diye düşünüyorum. Tekrar kadınlara yani Kadınlar Günü'nde mutluluklar, eşitlik ve özgürlük diliyorum. Şimdi şeyle ilgili, Kafkasya ile ilgili Yalçın'ın söylediklerinin hemen hepsi veya çoğuna katılıyorum. Toplumlar öyle tek bir etnik topluluğun binlerce yıl tek başına dünyadan izole bir şekilde yaşaması ve sonra uluslaşması şeklinde bugünlere gelmedi. Savaşlar, doğal afetler nedeniyle, göçler nedeniyle birçok etnik topluluk bir süre bir arada yaşadı veya ayrıldı. Başka bir toplulukla birleşti. İsimleri buna göre değişti. Tabii ki Kafkasya'da bunlar olmuştur. Ama söylediği bir doğru, çok büyük bir doğru var Yalçın'ın. Herhangi bir yerden gelmeyen, bir yere gitmeyen ve binlerce yıldır orada yaşayan, Kafkasya'da yaşayan bir halk var. Bunlar Çerkezlerdir, yani Adigelerdir. Daha 2200 yıl önce bile özellikle dünyaya açılan kapısı diyelim Doğu Karadeniz veya Batı Çerkezya, buraya Venedikler, Cenevizler gelmişlerdir. Burada yaşadıkları halklarla tanışmışlardır. Bunlara hatta isim vermişlerdir, Kerketler diye. Bu bizim Kafkasya'da yaşayan tüm halklardan çok daha önce ve belki de ezelden beridir orada yaşıyor diyebileceğimiz bir durum. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Dediğim gibi bu Çerkezlerin Çerkez kimliğinin oluşumunda bir aileden başladık. Ondan sonra büyüdük, sülale olduk. Sonra kabile olduk, klan olduk ve şimdi ulus olmak istiyoruz diye gibi bir anlama gelmemeli. Mutlaka Yalçın'ın da dediği gibi çok farklı topluluklarla bir araya geldik, birleştik, ayrıştık ve sonuçta bugüne geldik. Karaçay Balkarlar olsun, Osetler olsun, bunlar işte yani Karaçaylar, Kıpçak Türklerinin arta kalanları, Kafkasya'ya yerleşenler diyeyim. Arta kalanlar, kusura bakmayın, yani yanlış bir anlamda kullanılsın istemiyorum. Osetler aynı şekilde İrani bir halktır. Ama bunların hiçbir önemi olmadığını da düşünüyorum. Kafkasya'da bugün hangi halk yaşıyorsa, ne kadar zamandır orada yaşıyorsa, isterse 3 gündür orada yaşıyorsun, orada yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Bu anlamda otokton olmanın diğer halklara bir üstünlük olarak dile getirilmemesi gerektiğini, ben de hiç zaman bu anlamda kullanmadığımı, hatta tam tersine ben kendi adıma yani neredeyse Kıpçaklar ne zaman gelmişler? 1200 herhalde değil mi? 12. 13. yüzyıllarda gelmişler. Yani neredeyse 1000 yıldır bu topraklarda yaşayan halkın en az bizim kadar o topraklarda yaşama hakkı olduğunu düşünüyorum. Kafkasya soruna gelirsem, Kafkasya'da bugün biraz önce Yalçın'ın da söylediği gibi Çerkez, yani Adige halkı, Abhazlar, Osetler, Karaçay Balkarlar, Çeçen İnguşlar, Vaynaklar, Dağıstanlılar, Dağıstan halkları olmak üzere artı araya artık başka halklar da girmiştir. Kazaklar vardır, Ukraynalılar vardır, Ruslar vardır.
Ermeniler vardır. Tüm bu halkların yaşadığı bir coğrafyadır Kafkasya. Ve Kafkasya ismi ve Kafkas ismi bu anlamda bir etnik topluluğu veya ulusu, halkı değil, bir coğrafyayı tanımlamaktadır. Evet. Şimdi acaba Levent bir tarih programı değil, tarihi neden soruyorsunuz diyenler olabilir. Bu soru özellikle Çerkes sürgün ve soykırımından önceki 1700'lü 1600'lü yılları kapsayacak şekilde nasıl ele aldıklarını, nasıl değerlendiklerini öğrenmek amacıyla sormuştum. Tarık Bey, bu arada arkanızda bayrak vardı, biraz önce düşmüş. Evet, sandalyenin ayağı çarptı. Sorun değil. Değerli konuklarımıza soru sormak istiyorsanız canlı Messenger kısmında, canlı sohbet kısmında sorularınızı yazabilirsiniz. Bazı izleyenlerimiz kendi isimleri değil, takma isimlerle sanal alemde yer alıyorlar ki bu şekilde isim kullananlardan da istirhamım isimlerini belirtip ardına sorularını yazarlarsa sevinirim. Evet, sürgün tarihi dönemi kısaca olsa ele aldık. Sürgün ve soykırım ile farklı ülkelere, farklı coğrafyalara gitmek durumunda kalan halkımızın Anadolu yerleşimiyle Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde yani bu da 1850-2000 yıllar arasını kapsayacak şekilde değerlendirecek olursak bu isimlendirilme yani Çerkes kelimesi nasıl isimlendiriliyordu 2000 yılına kadar? Yaklaşık olarak 150 yıllık bir süreçte Anadolu'da özellikle Anadolu'da yaşayan Çerkesler bunu nasıl isimlendirdi? Mesela örnek verecek olursak muhakkak birçok basılı mecra ve hatta oluşumlarda farklı şekilde isimlendirmeler söz konusu olsa da zannedersem İzmir'de kurulan Şarkı Karip Çerkezleri Temini Hukuk Cemiyeti'nin katılımcılarına baktığımızda Marmara bölgesinden farklı etnik unsurlara, ögelere sahip insanların da olduğunu görüyoruz ve bunların yapmış oldukları bildiride Çerkes tanımını daha kapsayıcı ve diğer tüm etnik boylarda kapsayan şekilde ele aldıklarını görüyoruz. Bunu neden örnek vererek söze başlamış da belirtecek olursam, tabii ki bu Şarkı Garip Çerkezleri tartışılan bir konudur Türk tarihinde. O farklı bir konudur. Fakat nihayetinde Çerkesler toplanmış ve hatta Kafkasyalılar, bu programda hem Çerkes hem Kafkasyalılar tabirini de beraber kullanmak istiyorum. Her iki konumuzun görüşlerine saygı binayesinde. Bu şekilde bir tanımlamayı ortaya koymuşlar. Bu tanımlama acaba 2000 yıla kadar Anadolu coğrafyasında yaşayan kurumlarımız veyahut da halkımız arasında nasıl değerlendirildi? Bu şekilde bir tanımlama var mıydı acaba? Kime sorduğunuzu yaparsınız. Şamış Bey, sizden alalım. Her soruyu sıra değiştirerek cevap rica edersem evet, sevinirim. Tamam, güzel. Şimdi Çerkes etnik topluluğun, Çerkes kimliğinin yani binlerce yıl öncesinde o coğrafyaya gelen birlikte bizimle yaşayan halkların veya toplulukların da birleşmesiyle çıktığını söyleriz. Hani hayat canlıdır deriz ya, kimlik de canlıdır. Ama eğer ortaya yeni bir kimlik çıkmışsa, yani halkların veya etnik toplulukların bir araya gelip kaynaşmasıyla ortaya bir kimlik çıkmışsa ve diğerleri artık ölü kimlik haline gelmişse, bugün bizim farklı etnik toplulukların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir Çerkes kimliği tanımını yapmamız doğru olmaz. Çerkezler artık kendisi bir etnik ulusal kimlik. Hele bugün modern toplumsal örgütlenme olarak ulustan bahsedecek olursak kendisi bir etnik ulusal topluluktur. Yani onun yüzlerce veya binlerce yıl öncesinde başka etnik topluluklardan insanlarla kaynaşıp yeni bir kimliğin, yani
Kerketlerden, Sintlerden, Meotlardan, Sihlerden, Kasoklardan bugüne geldikten ve Çerkes kimliği ortaya çıktıktan sonra artık diğerleri ölü kimliktir. Yani bugün Çerkes etnik kimliğini oluşturan o dönemlerdeki insanlardan birileri artık çıkıp ben Sindim, ben Kasok'um, ben veya Sih'im demiyor. Bunlara onun için ölü kimlikler denir. Bunlar bizim bir etnik topluluk farklı etnik toplulukların birleşmesiyle veya kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Tanım yapmamızı haklı çıkartmaz. Biraz önce Yalçın'ın söylediği bir şey vardı. İşte ulus artık faşist ulus şeklinde tanımladı. Yani bu ulusun siyasi kimliğini tanımlamak oluyor. Buna biraz itiraz edeceğim. Neden? Çünkü ulus demokratik ulus da olabilir. Elbette siyasal olarak farklı daha diktatöryal bir sistemde uluslaşabilir. Ama ulus eğer tek bir etnik kimliğin uluslaşması olarak gündeme gelmişse buna faşist denmez. Eğer öyle olacak olsaydı Almanlara faşist demek gerekirdi. Çünkü dünyaya da bir modeldir. Yani bir etnik kimliğin uluslaşması dünyada Alman tipi uluslaşma olarak kabul edilir. Birden çok etnik kimliğin bir coğrafya ekseninde uluslaşmasına da Fransız tipi denir. Bugün tartışılan demokratik ulus ise farklı etnik veya ulusal toplulukların bir arada tek bir ulus şemsiyesi altında toplanması değil, farklı ulusların bir coğrafyada demokratik olarak birlikte yaşamasıdır. Yani özellikle bunu Kürt çevreleri dile getirirler, demokratik ulusu. Burada kastettikleri Türk ve Kürt uluslarının tek bir ulus kimliği altında toplanması değil, Türk ve Kürt uluslarının Türkiye coğrafyasında demokratik bir şekilde birbirlerinin haklarına saygı duyarak bir arada yaşamaları demektir. Buna demokratik ulus diyorlar. Yoksa ulusların sönümlenip bir başka kimlik altında toplanması değildir. Bunu söyledikten sonra Çerkes kimliğini Türkiye'de neden farklı şekillerde algıladılar veya algılayabiliyorlardı? Çünkü özellikle biraz önce Yalçın arkadaşımın da bahsettiği gibi dışarıdan gelenler, gezginler veya kimileri de ajandı tabii böyle askeri, siyasi olarak gelip coğrafyayı tanımaya çalışanlar oldu. Bunlar daha çok Batı Çerkezya bölgelerinde dolaştılar. Çerkes kimliği bu savaş boyunca hem daha kalabalık bir halk olmasından, Kafkasya'nın en kalabalık halkıydı Çerkezler. Artı savaşı dünyaya çok duyuldu. Gelenler Batı Çerkesya'ya geldiler ve bunu Avrupa'ya tanıttılar. Yani Urquhart'ın, Longworth'un hatta Karl Marx'ın bile Çerkezlerden bahsetmesi bir tesadüf değildir. Çünkü özellikle bu bölgede savaş ve yoğunluk vardı ve özellikle de bu bölgeye gelmişlerdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar, gezginler veya siyasi askeri uzmanlar veya ajanlar. Bunlar dünyaya tanıttılar ve Çerkes kimliği bu nedenle dünyada daha tanınır oldu. Bunun yanında tabii Çerkes kültürü kalabalık olmasından ve daha da erken diğer halklarla karşılaştırırsak gelişmesinden kaynaklı bir toplumsal yaşamı bütün Kuzey Kafkasya'da etkiledi. Yani Çerkes peyniridir, Çerkes kadır, Çerkes halk oyunlarıdır. Bunlar tüm Kafkasya'ya etkiledi. Diğer halkların kültürlerini de etkiledi. Yani Kıpçak Türklerinin bir Çerkes kültürünü benimsemeleri Çerkes kültürünün oradaki toplumsal yaşama damga vurmasındandı. Ama aynı şekilde gelen gezginler de Çerkezlerin o kültürleri, şabzeler altında toplanan yaşam tarzları, normları bu gezginleri de etkilemişti. Bunlar kendi ülkelerine döndüklerinde Çerkezlerden gerçekten çok olumlu bahsettiler ve Çerkez dünyada bir prestij olarak kabul edildi. Hatta Çerkez ve Çerkezya parfümleri, Çerkez ve Çerkezya güzelliği bütün Avrupa'da bir marka haline gelmişti. Biz savaşı da yani Rus Çarlık Rusyası'na karşı olan savaşın da ağır yükünü taşıdığımız ve sürgünde diğer halklarla karşılaştırdığımızda çok daha kalabalık olarak Osmanlı topraklarına veya Balkanlara sürgün edildiğimiz için gelenlerin
hele hele kıyafetleri, oturuş kalkışları, yani ortak bir kültür havzası da Yalçın Aktaş'ın dediği gibi oluştuğu için gelenleri insanlar bu Osettir, bu Çeçendir, bu Karaçay Balkar'dır diye tanımlamadılar. Zaten onun öncesinde gelenlere Çerkez demek için bir altyapı, hem duygusal hem düşünsel bir altyapı oluşmuştu. Bilgi o şekilde akmış çünkü. Ve kimisi de bilgisiz tabii. Şimdi o gelinen yılları bir düşünün. Daha eskisi var mı bilmiyorum ama 1912 yılında yapılan sayımda Osmanlı'nın sadece %3'ü okur yazardı. Yani bunların Kafkasya'da ne olduğu, hangi halkların yaşadığı, kültürleri nasıldı, bunları bilmeleri zaten mümkün değildi. Bunlar daha çok aydın çevrelerde tartışılan konulardı. Dolayısıyla halka inildiğinde sürgünle Kafkasya'dan gelen herkese çoğunluğun ve daha öncesi birikimin sonucu olarak Çerkez denmiştir. Bu doğrudur. Ama kaynaklarda böyle midir? Yani aydınlar arasında böyle midir? Bu böyle değil tabii. Osmanlı arşivleri açıldığında gelenlerin çok daha ayrıntılı bir şekilde kayda alındığını biz görüyoruz. Yani mesela Kabardey boyundan 200 kişilik bir grup geldi diye kayda alınmış. Veya Sakarya'ya Abaza boyundan işte 150 kişilik bir topluluk geldi denmiş. Bunlar çok daha ayrıntılı. Abzah, Çeçen bu şekilde kayda alınmış. Hatta biliyorsunuz son zamanlarda artık çok eskiye yönelik nüfus kayıt örneklerini çıkartabiliyorsunuz. Dedelerinizin, babalarının. Orada çok bazılarının kimliklerinde doğdukları yerler Çerkezistan diye yazılmıştır. Yani halk ve aydınlar veya bürokratlar arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Aydınlar ve bürokratlar, devlet kademeleri kimin ne olduğunu biliyorlardı. Yani şöyle bir tanım doğru değil. İşte gelenler Çerkez kimliği ile buraya geldiler, doğru değil, öyle gelmediler. Ama sonrasında peki bizim yani dışarıdan bunlar bakıldığında görülenler, peki biz kendimizi Çerkez Adige diyor muyduk veya biz işte Çeçen kendisine Çerkez mi diyordu, Abaza Çerkez mi diyordu? Hiçbir zaman da böyle bir şey olmadı. Çerkezler Adige olduklarını biliyorlardı. Yüzyıllardır biliyorlardı. Ben bir ay kadar önce hatta 45 veya 47 kaynaktan çeviri yaptım. Bunları göreceksiniz. Yüzlerce yıl öncesinden beri dahi hem Çerkezler hem de o bölgeye gelen işte gazeteciler, gezginler, Çerkezler kendilerine Adige diyen halk diye belirtmişlerdir. Yani Çerkezlerin Adige oldukları veya Adigelerin Çerkez oldukları, diğer halkların da Çerkezlere Adige dedikleri veya Adigelere Çerkez dedikleri yüzlerce yıldır bilinen bir gerçektir. Ama Osmanlı'ya geldiklerinde aydın ve halk arasında biraz farklılıklar var. Çünkü gelenler aynı kıyafetleri giymişler. Gelenler aynı birbirine benzer dansları oynuyorlar. Aynı yaşam tarzları var. Benzer bir kültür. Yani dışarıdan belki de çok ayrıntılı bakılmadıkça görülemeyecek farklar sadece söz konusu. Aynı kültür. Dolayısıyla bu gelenlerin hepsine bildikleri kavramı Çerkez'i uygun görmüşler. Ama biz yani ne bir Çeçen ne bir Abaza kendisini Çerkez diye tanımladı. İşte herkes kendisine Çerkez diyordu veya herkes Çerkez kimliği altında toplanmıştı dersek bu da mümkündür. Bunu da söyleyeyim. Yani elbette tarih başka bir şekilde aksaydı, belki de sürgün farklı bir şekilde olsaydı, belki de toplu olarak bir yerlere yerleşmiş olsaydık, belki de herkes Çerkezleşebilirdi. Şimdi burada spekülasyon yapmak istemiyorum ama olmadı. Bu anlamda ben ama geldiğimizde tabii aynı kaderi paylaşmışız, aynı savaşı yaşamışız. Tabii ki bu nedenle birbirimize sahip çıkmışız, ortak örgütlenmeler kurmuşuz. Ama herkes kendi kimliğini de biliyor. Uzattım biliyorum. Son bir örnek vereceğim. Annem benim Colanlı'dır. Colan'da Anziman köyündendir. Orada sanırım 13 tane köy vardı. Bir tanesi Momsai, Abaza köyüydü. Hepsi de Çerkezce konuşurdu. Ama kendilerine Abaza derlerdi. Bunun bilincindeydi herkes. Diyeceğim ve sözü burada Yalçın'a vereceğim. Kusura bakmayın, uzattım herhalde. Yalçın Bey, sözünüze başlamadan Şamış Bey bu sorumuza 11 dakika cevap verdi. Sürede hakkaniyet ve eşitlik anlamında ben bunu takip ediyorum. Eğer bu süreyi açacak olursanız uyarıda bulunacağım.
Ayrıca siz cevap verdikten sonra çok kısa da olsa kısa bir şekilde ekleme yapmak isterse Şamış Bey, o da ekleme yapabilir. Ondan sonra bir sonraki soruya geçeriz. Şamış Bey, sizden de bir istirham olacak. Seyircilerimiz de özellikle belirtiyorlar. Bayrağımızı asma imkanımız varsa asabilir miyiz? Fakat zor bir şeyse olabilecek. Koltuğa koydum. Aslında bayrak benim için önemli. Yani zaten koltukta. Ama asabilirim tabii. Konuşurken asabiliriz. Zannediliyor. Yerde olduğu şekilde algı var. O yüzden Yalçın Bey, siz buyurun efendim. Evet. Evet. Şimdi çok güzel. Ben işin en başından itibaren şunu söyleyeyim. Benim için Çerkez'in kim olduğu, kimlerden oluştuğu, etnisite midir, ulus mudur, tek etnikli midir, çok etnikli midir? Bunların hiçbirisinin önemi bugün ve yarın, özellikle 21. yüzyılda, 4. endüstri çağında biz kimlerle birlikte nasıl bir dünya hayal ediyoruz? Önemli olan bu benim için. Yani ben kendimi her yerde Çerkez olarak tanıtıyorum. Benim 7 göbek sülalem, anne tarafım dahil, her zaman kendilerini Çerkez olarak tanımlarlar. Annem abaza benim, Aşkarova, Kuşkalar'dan. Ama bizim Uzunyayla'da bir Karaçay, bir Oset de kendisinin Çerkez olduğunu söylüyor. Benim Gürcistan'da iş yaptığım zaman karşılaştığım bütün Osetler kendilerinin benim Çerkez olduğumu bilmedikleri için olabilir. Kendilerini Çerkez olarak tanıtıyorlar. Şimdi bunun en büyük nedeni nedir biliyor musunuz? Biraz evvel haritalar gösterdiniz ya, antik dönemlerden de bayağı eski haritalar da gösterdiniz yani. Şimdi o haritalarda dediğim gibi, ilk başladığımda söylediğim gibi, Kafkasya deyince ilk akla gelen Sirkasya ve Çerkez'dir. Çerkez kelimesi ve Çerkesya bütün dünyada çok yakın zamanlara kadar ve hatta bugün de devam etmek üzere çok itibarlı bir kimliktir ve itibarlı bir isimdir Çerkezlik. Çerkez kimliği. Ve bu Çerkez kimliği ve Çerkesya asla ve kata tarihi boyunca ortaya çıktığı günden beri asla tek etnikli bir yapı olmamıştır. Bunu Şamis de söyledi. Bunu Şamis de söyledi. Zaten okuyan, araştıran, aklını kullanan herkes bunu teslim edecektir. Şimdi bu kadar itibarlı bir kimliği üst kimlik olmaktan ve altında toparlanılacak bir şemsiye olmaktan çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yaptık tarih boyunca. Şimdi ben Çerkes kelimesinin ve Çerkesya'nın şöyle gerilerden giderek önce Kafkasya'da sonra diaspora ve dünyadaki durumunu anlatmak istiyorum. Şimdi antik çağlarda haritalarda gayet net olarak görüyoruz ki bütün Kafkasya'da demiyorlar aslında. Kafkasya dağlarının güneyi, yani Gürcistan ve Ermenistan'ı, Apazya hariç, Apazya her zaman kuzeydeki abazalar ve en yakın akrabalar Ubuk ve Adigeler yüzünden kuzeyde sayılmıştır. Coğrafi olarak güneyde olsa da yapıları. Şimdi antik çağlardan 18. yüzyıla kadar Çerkesya, Sirkasya ve Çerkes kelimesi Kafkasya'ya yerleşmiştir. İşte görüyoruz. Daha sonra şu Dağıstan görüyorsunuz ya, bu Dağıstan ve diğer kimlikler, diğer yazılar hep sonra gelmiştir. Ancak bu Sirkasya olmadan önce, biraz önce benim söylediğim Topçu kardeşimin de, Şamis kardeşimin de onayladığı gibi birçok kabile yer almıştır. Karadeniz kıyısında, gerek Karadeniz kıyısında, gerek Kafkas dağlarının eteklerinde, gerek ovalarında birçok halk, işte binlerce yıldır ortaya çıkmış olan bir yapıdır Kafkasya'da Çerkez yapısı. Şimdi Çerkez kimliğini eğer sadece Adigelere aittir diye ortaya çıktığımız zaman bir takım yanlışları yapıyoruz ve bir takım engellemeleri kendi kendimize yapıyoruz. Bakın, antik çağlardan 18. yüzyıla kadar her yerde bütün Kafkasyalılara Çerkez denmiştir. Bilinçli ya da bilinçsiz. Gerek ajanlar, gerek askerler, gerek gezginler bu ismi vermişlerdir. Çünkü bütün dünyadaki, örneğin Türk'te böyle bir kimliktir. Yani zannedilmesin ki Türk sadece tek etniklidir, iki etniklidir. Ya da Rus veya İngiliz veya Fransız veya Alman veya İsveç, dünyada modern anlamda hala ulus olmayı sürdüren, modern anlamda uluslaşmış olan
Tüm yapılar çok etniklidir. Hepsinin tarihsel olarak kaynaşmışlığı ve kültürel çoğulculukla bir araya gelmişliği vardır. Şimdi 18. yüzyılda ne oldu da diğer Dağıstan, Çeçenya, Osetya vesaire haritalarda yer almaya başladı? Çünkü Ruslar Kafkasya'yı istila etmek üzerelerdi. İstila etmek için büyük bir savaşın içine girdiler. 300 yıl kadar sürdüğünü bildiğimiz büyük bir mücadelenin içine girdiler. Ajanları içimize soktular. Onları bizim insanlarımız, temiz insanlarımız gerek Çeçenya'da, gerek Dağıstan'da, gerek Abhazya'da, gerek Karaçay, gerek Adigelerin arasında biz onları misafir ettik. Onlar bizdeki bütün küçük farklılıklar temelde dil dışında farklılık pek bulamazsınız. Din bile Kafkasyalılar arasında son zamanlardaki köktencilik modası dışında din bile Kafkasyalılar arasında asla problem olmamıştır. Ve olması da mümkün değildir belli bir şeyden sonra. Olmasını sağlamak için çalışmalarına rağmen dış güçler. Dolayısıyla 18. yüzyıldan itibaren diğer etnik yapıların ve diğer bölgelerin adları haritalara yerleşmeye başladı. Bakın çok enteresan. 1990 yılında ben eşimle Kafkasya'ya Unekoçlarıma gittiğim zaman Çerkes kimdi biliyor musunuz Şamis? Bak 1990'da yaşadığım şeyi söylüyorum. Çerkes dediğim zaman sen Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'ne mi gitmek istiyorsun dediler. Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'ndeki Besleney ve Kabardeyler ve bazı abazalardı Çerkez olanlar. Kabardeyler diyorduk biz Kabartayız, Kabardeyiz. Adige'dekiler diyorlardı ki biz Adigeyiz. Yani kavram kargaşası, kimlik kargaşası çok fena beyinlerine işlemeye Rus devletinin resmi ideolojisi gerek Çarlık döneminde gerek ne yazık ki Sovyet döneminde de çalışmaya başladı. Kabardeyler bir ulus oldu. Adigeler ulus olamadı. Bakın. Kabardeyler halbuki Adige'dir değil mi? Adige Dopsalte, Dede Adiges. Bakın Adigece konuştum. Biz Adigeyiz ama öyle bir şey yaptılar ki bir nasıl diyeyim mühendislik bizi şu anda neye çeviriyor? O zaman neye çevirmiş oldular? Kabartay diyorlar. Kabardino, Balkarya. Kabardinler ulus. Adigeliler Adigeysi. Yani Adigey topluluğu ön ulus. Anlatabiliyor muyum? Yani Narodnost vesaire. Narod biliyorsunuz bu kelimeler İngilizce terimlere bakarsanız teknik terimlere. Şimdi buna geldi. 90'lara kadar diasporaya geliyorum şimdi. 90'lara kadar ben askerde çok insanla tanıştım. Gerek Oset, gerek Çeçen, gerek Karaçay. Balkar pek karşılaşmadım. Gerek Dağıstanlı. Bana Çerkez dışında hiçbir şey söylemediler. Yani beni Çerkez olarak bildikleri zaman kim olduklarını söylüyorlar. Siz de yaşamışsınızdır. Şamis de yaşamıştır. Levent sen de yaşamışsındır. Bizi izleyenler gayet net yaşamıştır. Üçüncü kişilerle muhatap olduğunuz zaman Kafkasyalı üçüncü kişilerle o insanlar kendilerini birilerine tanıtırken önce Çerkeziz diyorlar. Sonra diyorlar ki ben Dağıstanlıyım, Lezgiyim. Ben Avarım. İşte ben Abazayım. Ben Karaçayım. Ben Osetim. Ben Adigeyim. Bu net. 90'dan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yaşanan kaos ortamı, ekonomik ve sosyal kaotik o durum Sovyetlerde milliyetçi ve etnik azınlıkların kendilerini ifade etmeleriyle ilgili bir takım ortamlar yarattı. Ve özellikle cumhuriyetlere parçalanmış olan Adigeler. Bizim en büyük diaspora, bizim dilini konuştuğumuz dünyanın en eski, en antik kültürlerinden olan bizlerin 3-4 parçaya ayrıldığını gördük. Nedir? Kabardino-Balkarya'da, Karaçay-Çerkesya'da, Adigey'de ve kıyı boyu Şapsı'da. Bütün Karadeniz kıyıları Abhazya'dan ta Anapa'ya kadar, Anapa'dan da hatta Azak Denizi'ne kadar Çerkesya kıyılarında 3-5 tane kendilerini kurtarabilmiş Şapsı köyü dışında kimse kalmadı. Şapsılar da kendilerine Çerkez demiyorlardı biliyor musun Şamis? Şapsılar da biz Şapsığız diyorlardı. Ve dikkat edersen Türkiye'de de bizim kendi arkadaşlarımız Şapsı milliyetçiliği yaptılar uzun süre. Neden yaptılar bunu? Şapsıların Kafkasya'daki en büyük halk olmalarına rağmen en büyük darbeyi yiyen halkların başında geldikleri için.
Kim en büyük darbeyi yedi Kafkasya'da? Karadeniz kıyısındaki Şapsılar en büyük darbeyi yedi. Ubuhlar ve Abzekler darbeyi yedi. Yani Hatko herkes sülale adı zanneder. Hatkolar koca bir boydu. Koca bir kabileydi. Sülaleye kadar indiler nüfusları. Janeler, Bülent Jane izliyorsa selamlayayım. Eski arkadaşım. Janeler bir boydu. Janeler küçücük bir aile haline dönüştü. Dolayısıyla o kadar büyük yıkımlar yaşadı ki bu Kafkasya'daki insanlar ve özellikle Karadeniz kıyısı. Dünyaya açılan penceremizi kapattılar Ruslar. Bu dünyaya açılan pencerede yaşayanların önemli bir kesimini, %90'ını başka ülkelere sürdüler ve bu başka ülkelerde 90'lara kadar bütün Orta Doğu'da, bütün Avrupa'da ve nerede? Ben Orta Doğu'da da çalıştım. Suudi Arabistan'da, Ürdün'de, Libya'da bile insanlar kendilerine Çerkez diyorlardı. 90'dan sonra başladı şey olmaya. Çünkü bu üç cumhuriyetin en azından birleşmesini, Şapsıların özelliğinin tanınmasını istedik ya. İsteyenler de oldu bizim gibi. Mücadele eden aktivistler, akademisyenler ve devlet adamları oldu. Bu üç cumhuriyet birleşmesin diye enteresan projeler, enteresan tezgahlar kuruldu. Nedir bu kurulan tezgah? Kafkasya'nın en dominant, en itibarlı kimliğinin aslında başat olarak oluşturan adiyeleri diğer Kafkasyalı halklarla yabancılaştırma, çakıştırma ve birbirlerini ötekileştirme projeleri devreye girdi. Dolayısıyla özetle söylüyorum. Bakın, bu elimdeki kitap bizi yerden yere vurmak için ulusalcıların ortaya çıkarttığı bir kitap. Bu kitapta ama bize çok faydalı olan belgeler de var. Ben ilk Tarık Zafer Tunaya'nın Türkiye'nin siyasi tarihinde görmüş ve dile getirmiştim. Şarkı Garip Çerkezleri Temini Hukuk Cemiyeti. Bakın, Şarkı Garip Çerkezleri Temini Hukuk Cemiyeti, şurayı okuyacağım size. 1921'de Çerkez tanımını yapıyor. Bakın, net olarak Türkçe tercümesini okuyorum. Yanında orijinali de var. Türkiye Çerkesleri, Adige, Abaza, Asetin, Lezgi, Çeçen, Kumuk vesaire anasırdan mürekkep olup el yer mevcut nüfusları istihsal edilen hususi istatistiklere nazaran 2 milyona kariptir. 2 milyona yakındır. Lisanlarının temellüne, yani çeşitliliğine rağmen bir emmüzec iraye eden, yani bir örnek oluşturan bir anasır aynı his ile mütehassıstırlar. Yani bunların dilleri farklıdır. Biz bunu biliyoruz. Bunların dilleri farklı olmasına rağmen bunlar aynı duygular içinde tek bir vücut olmuşlardır. Bizi bu noktaya getiren aslında tarihtir. Fakat biraz önce de söylediğim gibi şeye gittiğimde, Gürcistan'da iş yaparken ne kadar Osset'le tanıştıysam Gürcüler bize ayrımcılık yapıyor. Benim kendi şeyim geldi önce, tercümanım. Gürcüler bize ayrımcılık yapıyor dedi. Onu da anlatayım. Vaktim doluyor mu Levent? Vaktiniz doldu Yalçın Bey aslında. Şimdi tam sözünüzü kesmeye... O zaman bitireyim onu. Bana şikayete geldi tercümanım. Dedi ki, Yalçın Bey, bana ayrımcılık yapıyorlar. Niye yapıyorlar dedim. Dedi ki, ben çünkü Gürcü değilim dedi. Neden dedim peki? Nesin sen? Dedi ki, ben Çerkezim. Allah Allah dedim. Hangi Çerkezlerdensin sen? Bana dedi ki, ben Ossetliyim dedi. Ossetim dedi. Sonra proje müdürünü çağırdım. Ayrımcılık yaptığını söylediği proje müdürünü. Proje müdürü geldi. Çok da efendi bir adam. Ona dedim ki, arkadaşım sen niye böyle yapıyorsun? Böyle bir şey var aklımda. Bunun doğruluk derecesini bana söyler misin? Hayatta böyle bir şey yapmam Yalçın Bey dedi. Neden dedim? Çünkü ben de Çerkezim dedi. Sen nerelisin kardeşim dedim. Ossetim dedi. Şimdi bakın, Ossetler acaba 90'da soyadı Çerkezoğlu olan Ossetler, umarım bizi izliyorlardır. Çerkezi ile gurur duyan Karaçaylar, Çerkezi ile gurur duyan Abazalar. Şimdi bunlar bugünlere nasıl geldiğimizi acaba düşünüyorlar mı? Bu konulara tekrar gireriz. Şamiz kardeşimin hakkını yememek adına bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz açtım, özür dilerim. Rica ederim Yalçın Bey. Şimdi bu soru aslında bu ve bundan sonraki soru aslında bu akşamki konumuzun ana soruları diyebilirim değerli konuklarım. Bundan dolayı ben kısa bir yorum, hayatın içerisinden birebir yaşadığım, gördüğüm şeyleri de paylaşarak bu konuda Şamış Bey'den ve Yalçın Bey'in de tekrar eklemek istedikleri varsa
tekrar bu soru üzerinden kendilerine söz vermek istiyorum. Efendim şimdi burada biz bizeyiz. Abartmaya veyahut da farklı şekilde izah etmeye gerek yok şahsım adına. 93-94 yılına kadar, yani doğdum doğalı Kayseri'deydim, öyle diyeyim. Kayseri merkezde doğdum. Okullar tatil olur olmaz hemen köye giderdik, köyde ikamet ederdik. Okullar açılınca tekrar Kayseri'ye gelip bu şekilde bir hayatım vardı. Fazla kitap da okumuyordum, hatta hiç okumuyordum. Bu konulara yabancıydım. Sokakta Kayseri, yalnız Kayseriliydik, Uzunyaylalıydık. Kayseri'de Çerkez deyince bunu neden anlatıyorum? Biraz sonra onu bir şeye bağlayacağım. Sadece Hatkoy, Kabardey, Abaza ve Abzehlerin Panlı'dan dolayı Abzehlerden oluştuğunu zannediyordum. Yani o lokal bölgede oydu. Doğruyu söylemek gerekirse. Daha sonra dernek ortamına girdikten sonra bir şeyleri biraz daha görmeye başladım. Ama biraz önce Yalçın Bey'in dediği şeye de geliyor bu aslında. Nihayetinde toplumun içerisindeydik. Sokakta karşılaştığımız Osetler vardı, Çeçenler vardı. Özür dilerim, mesela Uzunyayla'da Çeçen köyü de vardı. Levent Uzunyayla'da biz de vardık diyeceklerdir. Kızacaklardır belki. Yani sokak hayatında, caddede, yolda gezerken hepsi Çerkez diyordu. Keza aynı şekilde İstanbul'a, sağa sola, diğer illere gittiğimde de bunların hepsi Çerkez diyordu. Bu hayatın içerisinde bu şekilde geçen bir şeydi. Doğruydu, yanlıştı, eksikti. Fakat askere gittiğimde, anımız aslında Yalçın Bey'le aynı. Askere gittiğimde birisi ben Abazayım dedi. Şaşırdım. Sen Çerkez değil misin? Bilmiyorum. Ama karşılaştım yani. Belki dünya tarih atla, bu benim cehaletim de olabilir ama herkes bu şekilde kitap okuyarak veyahut da tarihi haritalara bakarak hayatını geçirmediği gerçeği de söz konusu. Halkın içerisinden, tabandan kişilerden bahsediyorum. Bu şekilde durumlarda olabilir ki sokakta karşılaştığımız şey buydu. Belki lokal olarak değerlendirecek bu durum. Mesela Reyhanlı'da biraz farklı olabilir. Bu durum Kocaeli-Sakarya bölgesinde illaki daha farklıdır. Belki bundan dolayı bu şekilde bir şeyler oluşturmuş olabilir diye düşünüyorum. Ardından Osmanlı İmparatorluğu, lütfen tarihsel olarak bilgi varsa aydınlatırsanız sevinirim. Osmanlı İmparatorluğu bence bu şekilde gelen insanların hepsine Abaza, Çeçen, Abzeh, efendime söyleyeyim Oset, Abaza, Abazin, Kabardey, Adiye, Çerkes vesaire diğer tanımlarla Kumuk, Nogay. Bence Osmanlı İmparatorluğu'nun bir birikimi vardı yani. Bunlar durup dururken hepsine niye Çerkes dedi diye kendi kendime soruyorum mesela. Madem öyle bir durum söz konusu ise. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun okuma oranı düşük olsa da bir şekilde bunların yani nüfus kayıtlarını sayılan bir şekilde tutup bunlara hepsine Çerkez demeyip diğer isimleri de verebilecek altyapısı olduğuna inanıyorum ben yani bir şekilde. O kadar da güçsüz, o kadar da cahil olduğunu zannetmiyorum. Böyle bir durum varsa niye bunlar bunu dedi acaba? Yani 2000 yılın öncesinden Çerkez sürgün ve soykırımı ile 2000 yılı arasındaki dönemden bahsettiğimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Neden böyle bir tanımlanmış yapmış olabilirler diye. Şamış Bey, siz bu konuda ekleyecekleriniz varsa benim dediklerime de belki bir cevap niteliği ekleme şeklinde olabilirse. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Dediğim gibi sokaktan, hayatın içinden bahsettim. Bir altın çizerek dediğim gibi herkes kitap okumuyor. Herkes tarih atlaslarına bakıp yaşamıyor. Buyurun efendim. Levent, ben herhalde kendimi yanlış mı ifade ettim dedim senin o son sözlerinden sonra. Çünkü Osmanlı herkese Çerkez dedi demedim ben, tam tersine. Osmanlı genel, özür dilerim. Yani genel olarak denilen şeyden bahsettim. Özür dilerim. Osmanlı Devleti hatta Osmanlı Devleti'nin yerel valileri yani yetkilileri gelenlerin hepsini kendi kimlikleriyle kaydettiler. Yani hatta o kadar ayrıntılı ki mesela biz şimdi kabileler Kabardey, Şapsı, Hatukai falan diye konuşuyoruz ama onlar hatta gelenlerin
aile isimlerine Jane aile gelmiş diye bile yazmışlar. Yani Osmanlılar hiçbir zaman gelenlerin hepsini Çerkez diye kayda almadı. Bu konuda 2 ciltlik güzel bir kitap var. Yayın bittikten sonra isterseniz onun da yaparım, linkini gönderirim. Çok ayrıntılı belgeler. Sadece değil, hani böyle belgeleri yorumlayan, oradan kitap çıkartan insanların sözleri değil. Bizzat o dönemde o eski Osmanlı harfleriyle yazılmış belgeler ve onların altında onların tercümesi. Yani kayıtlar bizzat. Ve burada kesinlikle görüyoruz ki Abaza, Çeçen, Oset, Dağıstanlı, Adige, hatta Adige'yi çok daha ayrıntılı Kabardey, Hatukay, Şapsı diye ayırarak kayda almışlar. Osmanlı hiçbir zaman Kafkasya'dan gelen herkese Çerkez dememiş. Benim demek istediğim Çerkez'in özellikle savaşın son yıllarında hani gelen gezginler, gazeteciler nedeniyle dünyada Çerkez isminin daha çok duyulmuş olması, artı kalabalık bir nüfus olmamız, artı savaşı uzun bir süre sürdürmemiz, keza diğer halklara oranla kültürlenme veya kültürleşme sürecinde bizim daha baskın olmamız nedeniyle, bizim kıyafetlerimizin, halk oyunlarımızın daha çok tanınıyor olması nedeniyle halk, yani Osmanlı topraklarında yaşayan halk herkese, gelenlere aradaki farkı bilmediği için Çerkez diyebilmiştir. Ama Osmanlı kayıtlarında, resmi kayıtlarda kesinlikle böyle değildir. Eğer öyle olsaydı mesela doğum yeri olarak da Çerkezistan diye yazanlar olmazdı. Çerkez'in herkes için kullanılması, o ayrımı göremeyen, belki de hani okuma oranının veya okuma oranını benim bahsetmemin nedeni bu düzeyde aydınların, entelektüellerin yaptıkları tartışmaları halk bilmiyordu. Yani Osmanlı'yı biliyorsunuz şimdi daha yerel, kapalı köy toplumuydu. Yani feodal ve ilkel komünal yaşam tarzları hakimdi. Bunların öyle basında, yayında ne olup bittiği veya devlet ilişkileri nasıldı, bunları bilmeleri mümkün değildi. Bilmiyorlardı da zaten. Ama bugün eğer bakarsanız şimdi devletleşememiş, dünya sahnesinde etnik ulusal kimliğiyle yer alamamış hemen hemen bütün halkların yaşadığı bir sorundur bu. Şimdi ben sorsam mesela Süryaniler Kürt müdür, Arap mıdır? Bunu isterseniz Türkiye'de bir sorun bakalım. Kaçınacak? Süryanilere sormak lazım. Efendim? Süryaniler ne diyorsa odur Şamis. Aynen aslında şimdi Şimdi herkesin kendi söylediğidir. Uluslaşamamış, devletleşememiş toplulukların böyle dünya sahnesinde çok net olarak bilinmeme gibi bir talihsizlikleri var. Yani geç uluslaşan topluluklar. Ama bir noktada Yalçın, yani dediğin doğru, onlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa öylelerdir. Bir noktada şuna itiraz edeceğim. Biz genellikle özellikle o savaşı, yani kaderi, ortak kaderi bir dönem paylaşmış olmamızdan kaynaklı, artı kültürlerimizin birbirine yakınlaşması, belki de benzeşmesi nedeniyle ve Türkiye'deki tabii özellikle 1923 Türk uluslaşma sürecinde bizim herkesin Kafkas kimliği altında toplanmış olmasından kaynaklı bir birlikteliğimiz var. Artı daha sonra çoğunluğun da Çerkezler olduğu ortak kurumlar var. Ve bunun üzerinde herkesin, yani bize gelen insanların da, bize bakan insanların da, Çerkez kimliğini kabul etmiş insanların da olduğu da bir gerçek. Ama bugün geldiğimiz noktada biz kendisini Çerkez gören veya Çerkez diye tanımlayan insanlara bakarak bir ulus veya etnik ulus kimliği tanımı yapamayız. Eğer öyle bir şey yapacak olsaydık, bakın ben bir örnek vereyim. Türkiye'de herhalde biz bir nüfus sayımı yapsak Çerkezler arasında, Çerkezlerin abartmayayım ama en az %51'i, en az ben Türk'üm der. Peki biz onlara bakarak veya Türkiye onlara bakarak siz de Türksünüz derse bunu kabul edebilir miyiz? Yani kültürlenme, kültürleşme, asimilasyon süreçlerinde bir kimliği benimsemiş bir başka etnik kimlikten insanlar da olabilir. Bu çok doğal. Ama o kimliği
biz siyasi olarak tanımlarken böyle kültürleme sürecinde veya kültürlenme sürecinde olmuş insanlara bakarak yapamayız. O etnik toplulukların siyasi kurumlarıdır belirleyici olan. Devleti ise devleti. Devleti varsa. Yoksa siyasi örgütlenmesi. Yoksa onun derneği neyse. Yani o siyasi kimliği temsil eden organlardır karar verici olanlar. O hayatın içerisinde kendisini şu veya bu biçimde tanımlayan, hani herkese asimile olmuş demek istemiyorum. Ama başka bir kültürü, kimliği benimsemiş insanlar değildir belirleyici olan. Bugün Almanya'daki diyelim ki Türkler, ya biz Türk değiliz, Avrasyalıyız derse veya biz artık Almanyalıyız, Almanız derse, Türkler Alman olur mu? Türkler için Alman diyebilir misiniz? Ki biraz önce dediğim gibi en az 2 milyon, 3 milyon Çerkez de kendisine Türk diyor. Bundan kaynaklı Çerkezler artık Türktür dersek olur mu? Şimdi biz içimizde ki çok gerçekten Çerkez kimliğini benimsemek için gerçekten çok önemli süreçlerden, uzun süreçlerden geçmiş, birlikte yaşamış bir Oset arkadaşımız, bir Çeçen arkadaşımız veya bir Abaza arkadaşımız nedeniyle Abazalar Çerkezdir dersek olur mu? Abazanın veya Oset'in veya Çeçen'in etnik ulusal kimliğinin ne olacağına karar verecek olan onların siyasi organlarıdır. Bizim içimizde yaşamış olmaları onların Çerkez olmaları anlamına gelmez ki zaten olmadı. Tarih başka bir şekilde aksaydı mümkündü. Hatta biraz önce söylediğin doğru Yalçın. Tarih başka bir şekilde aksaydı belki de şu anda Şapsu Devleti veya Şapsu Cumhuriyeti belki de Abzak Özel Cumhuriyeti veya işte Jane Hatukay Özel Cumhuriyeti de olabilirdi. Bunlar mümkündür. Çünkü dedim ya, yani etnik kimliğin gelişmesi ve hayat canlıdır. Ama tarih öyle akmadı. Ve biz bugüne geldiğimizde belki de uluslaşma sürecinin bir sancısı olarak görüyorum ben bunu. Çünkü uluslaşma belli kriterleri getiriyor. Her uluslaşma sürecine giren en azından çok önemli bir faktör olan dili kendisine baz alıyor. Artı bir gelecek vizyonu koyuyor ortaya. Sonra bir vatan tanımı yapıyor. Yapmak zorunda. Çünkü uluslaşmanın, ulus olmanın kriterleri bunlar. Bunların hepsi bir araya gelecek, ulus olacak. Ve bu bizim o belki de 100 yıllık süre içerisinde daha çok halk tabanında, yani siyasi olarak da demeyeceğim. Çünkü siyasi olarak şu bir gerçek. Ben dedim ya bir ay kadar önce belki de tesadüfen 40 veya 50 tane kadar kaynaktan bunları çevirdim. Çerkez hiçbir zaman Abazalar kendilerine biz Adiye'yiz demediler. Çerkeziz demediler. Osetler orada hiçbir zaman Çerkeziz demediler. Öyle bir şey yok. Çerkeziz diyenler Adiyelerdi. Ve başkaları da geldiğinde mesela şu gezginler var ya, Çelebi mi nedir, onun kaynaklarına bakın. Farklı bir dil konuşanlar var diyordu. Abazalar diyorlar kendilerine diyordu. Kayıtlar hep böyle almıştır. Hele hele zaten kültür konusu da biraz tabii biraz ayrışacağım ben senden Yalçın. Mesela Kıpçak Türklerinden arta kalanlar dersek eğer veya o bizim Kafkasya'ya yerleşen dersek bunlar eğer ortak bir kültürün mirasçısı iseler o zaman Kıpçak Türkleri de mi bizim gibi yani Çerkes kültüründen etkilenmişlerdi? Çünkü onlar oraya yerleştikten sonra daha hakim, daha egemen ve biraz daha ileri bir toplum olan Çerkes kültüründen etkilendiler. Yani Çerkes kültürü Kafkasya'yı etkisi altına aldı. Böyle demek daha doğru. Ama dediğim gibi bugün de uluslaşma sürecine girmiş olduğumuz için hem Oset halkı, hem Abhaz halkı, hem Çeçen, hem Çerkes halkları, tamam mı? Çerkes halkları derken yani Çerkes halkı uluslaşma sürecine girdiği için uluslaşmanın da kriterleri bellidir. Yani dil ortaklığı arar, vatan ortaklığı arar, bir vizyon ortaklığı arar. Bundan dolayı artık kimlikler olması gereken yere ayrılıyorlar. Olması gereken gibi kendilerini tanımlıyorlar. Dediğim gibi o halk içerisindeki kendilerini nasıl tanımlayanları lütfen dikkate almayın. Çünkü siyaset öyle yapılmaz. Yani siyaset işte ben şeye geldim ya ben Filistinliyim ama kendimi Çerkez hissediyorum. Öyleyse Filistinler de Çerkez olsun diyerek yapılır. Bu böyle bunlar çok basit. Yani biz siyaset yapıyoruz. Siyaset yapan insanlar
daha bilimsel gerçeklerle konuşmak zorundalar. Benim annem de Çerkez'di. İşte bizim derneğimizde çok iyi bir abaza arkadaş vardı. Ben Çerkez'im diyor. Bu şekilde konuşamayız. Bilimsel gerçekler ve dediğim gibi siyasi gerçekler önemlidir. Buna baktığımızda tarihin hiçbir döneminde herkesin Çerkez olduğu, yani bütün Kafkas halklarının Çerkez olduğu veya bütün Osetlerin Çerkez olduğu bir dönem yaşanmamıştır. Hele hele bundan sonra hiçbir zamanda yaşanmayacaktır. Çerkez, Adige, Oset, İron, Digor, İnguş, Çeçen, Vaynak, Oset, Abaza, Abhaz, Apsua, bunların hepsi tek bir kimlik altında konsolide olacaklardır. Çünkü uluslaşma dediğimiz olay budur zaten. Teşekkür ederim. Yalçın Bey, size de bir söz vereceğim. Aslında günümüz, yani 2000 yılına kadarki süreçten bahsetmek üzere bu soruyu sormuştum. 2000-2010, yani günümüzden de ilgili bir sorumuz devam edecekti ama aslında şu anda yine güncel durumlarında bahsediyoruz ama ben yine bunu tekrar soracağım. Tekrar dediğim gibi 2000 öncekindeki süre içerisindeki bağlamda Şamış Bey'in dediklerine kısa bir ekleme, çıkartma yapacaksanız, yorum bildirecekseniz, Yalçın Bey sizden de kısa bir yorum alayım bu konuda. Kaç dakika konuşacağım? Ben bunu kaçırdım. Niye yalan söyleyeyim? Şamış Bey'i kaçırdım. Şimdi yaklaşık 5-6 dakika süreniz var Yalçın Bey. Şimdi bir kere şunu anlaması lazım. Burada altta yorumları da okuyorum. Şimdi mesela Murat Topçu kardeşim de yorum yapmış. Bazı arkadaşlar çok ısrarlı bir şekilde aynı şeyleri yazıyorlar. Evet, antik çağlardan beri hayır, antik çağlarda önce şeyleri saydım Murat. Neyse. Önce orada Sind, Mehot, Kerket, onları saydım. Belli bir çağdan sonra, belli bir zamandan sonra Çerkes kelimesi geçiyor. 12. 13. yüzyıldan sonra 18'e kadar devam ediyor. Şimdi bizim talihsizliğimiz şu. Birazdan sorulara tek tek cevaplarız. Biz bir şeyleri gerçekten çok fena kaçırdık. Bir kere uluslaşma, devletleşme vesaire, o trenleri kaçırdık. Müthiş bir sürgün soykırım yaşadık. Sonra bu zamana geldiğimizde de bir etnik olmayan bir teritoryal bir kimlik altında toplanma şansını kaçıracağız. Yani ne demeye çalışıyorum? Şimdi sürekli bakışlar hep etnik temelli. Etnik temelli baktığınız zaman iş çok eskilere gidiyor. Yani bu kapitalizmin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan ulus devlet, o tanımların içine girmek durumunda kalıyoruz. O zamanları kaçırdık. Şimdi geç milliyetçileşme, geç şövenleşme noktasına doğru gidiyoruz. Kafkasya öyle bir bölge ki, Kafkasya'dan bahsediyoruz biz. Çerkezler Kafkasyalı halklar. Çerkesya halkları da diyebiliriz. Kafkasya halkları da diyebiliriz. Şimdi bu insanların, burada yaşayan halkların tek başlarına ne Hatko Şamis'in, ne başka bir arkadaşın, ne senin, ne benim arzu ettiğimiz özgür, demokratik bir yaşam sağlama şansları yok. Ne zaman bu şansları var? Cepheyi genişletip dayanışma halinde, diğer halklarla diyalog halinde ortak bir noktaya hareket edersek var. Şimdi görüyorum, mesela insanlar diyorlar ki bilimsel bir tanım değil. Herkesin Çerkez olduğu. Kimse herkesin Çerkez olduğunu söylemiyor. Ben herkes Çerkez demedim aslında. Çerkez olduğunu kendi öz düşüncesiyle, öz hisleriyle, hiçbir baskı altında kalmadan kabul eden ve bu kimlik için, bu kültür için duruş sergileyen, emek veren insanlara sen Çerkez değilsin diyemezsiniz. Aynı şekilde kendisini başka bir milliyetten ifade eden, örneğin demin Şamis dedi ya, Çerkezleri sorsan %51'i Türk'üm der. Türk'üm diyorsa Türk'tür kardeşim. Güle güle gitsin. Bizim için hiç fark etmez. Önemli olan nedir? Biz Çerkeziz. Biz Kafkasyalı bir toplumuz ve bizim çevremizde Çerkez sadece Adige ise bile, diyelim ki size öyle kabul edelim, yapmamız gerekenlerle yapmamamız gerekenler var. Mesela ben izliyorum, korkunç bir şekilde diğer halklara ötekileştirme söz konusu oluyor. Bu bütün halklar için geçerli. Sadece Adige milliyetçileri yapmıyor bunu. Karaçay milliyetçileri de yapıyor. Oset milliyetçileri de yapıyor. Abhaz milliyetçileri de yapıyor.
Dağıstanlı, Çeçen, İnguş milliyetçileri de yapıyor. Temel bir hata yapıyorlar. Yani tek başlarına bağımsız olamayacaklarını, tek başlarına ayakta kalamayacaklarını bir türlü anlamıyor. Biz birlikte hareket etmek zorundayız. Birlikte hareket ederken dilimizin, kültürümüzün, yapımızın tüm farklılıklarını da saygıyla ve zenginlik olarak kabul etmek durumundayız. Yani Şamiz kardeşimin söylediği tek dilli, tek işte dili aynı, dil paylaşan, aynı kökten gelen, işte aynı toprağı paylaşan, bunlar çok eskide kalmış ulus tanımları. Bu ulus tanımlarının dünyaya getirdiği nokta milyonlarca insanın ölümü, on binlerce halkın kendini ifade edememesi. Öyle değil mi? Kendini ifade edebiliyor mu Süryaniler? Edemiyor. Neden? Çünkü Türk milliyetçiliğinin, Türk ulus devletinin baskısı altında. Çeçenler 1992'de biz bağımsız olacağız dediler. Bu büyük bir şey. Bu bir arzu ama ne kadar akılcı. Dünyayla senin sınırın yok. Dünyanın demokratik güçleriyle bir ilişki kuramıyorsun çünkü dağlarda yaşıyorsun. Çevrende hep farklı haklar var. Dünyaya bir deniz yoluyla açılamıyorsun. Şimdi dünyaya bir deniz yoluyla açılmak, dünyaya özellikle Avrupa medeniyetlerinin içinde kendini hissettirmek gerekiyor. Yani Çerkes kelimesini ve Çerkesya'nın sadece Adigelere ait olduğunu kabul etmek mümkün değil. Bunun tersinin bilimsel olmadığını söylüyorsunuz mesela. Çok kişi söylüyor. Şimdi bir doktora tezi var elimde. Ve çok kitap getirdim ben aslında göstermek istiyordum. Yani bu bir doktora tezi. Neredesin, kimlerdensin? Bu doktora tezinde bakın farklı diller konuşmasına rağmen Çorum örneğinde Abazaların, Adigelerin ve diğer Kafkasyalıların dil farklılıklarına rağmen bir halk, bir etnik kimlik örneği gösterdiğini, Kürtlerin bile bu kadar örnek gösteremediğini, bırak Kürtleri, Türklerin bile etnik bir kimlik olarak Çerkezler kadar, bu üst kimlik olarak kabul ediliyor burada. Çerkezler kadar baskın olmadığını ifade eden bir kitap. Bu kitabı alın okuyun, tavsiye ederim. Sonra başka bir kitap göstereceğim ben. Meotlar, Adigelerin ataları. Bakın bu Meotlar, Adigelerin ataları söylediklerimizin çoğunun ispatı. Mesela Çerkez kelimesi bile kelime olarak bugüne kadar açıklama yapılıyor. Birçok insan açıklama yapmış. Çoğunun hiçbir mantığı ve tarihsel gerekçeleri olmadığını düşünüyorum. Bakın burada ne diyor? Bu kitabın giriş yazısını lütfen okuyun. Tabi buradan hemen vakit olmadığı için anlatamıyorum. Birazdan sorular gelirse anlatırım. Burada Çerkezlerin Adige dediğimiz insanların da, Oset dediğimiz insanların da, Abaza dediğimiz insanların da binlerce yılda nasıl kültürel etkileşim ve etnik genetik karışımla ortaya çıktığını, Çerkez kelimesinin bile Siraklar ve Kasların yani Alanların, Sarmat kabilesi olan Sarmatların Sirak boylarıyla yerli Kafkasyalı, otohton Kafkasyalı, Çeçen, İnguş, Adige ve Abazalarla karıştığını ve bunun sonucunda batıdakilerin Adigeleştiğini, batıdaki Sirakların ve Oset, bugün Oset dediğimiz insanların, Orta Kafkasya'da ise Kafkas unsurunun Osetler tarafından içselleştirilerek Osetlerin çıktığını. Ayrıca başka bir ispat daha var. Yani şeye baktığınız zaman sülale isimlerine, Kafkasyalıların, bu Osetlerden başlamak üzere oradan batıya giden bütün halklarda sülale isimleri hala yaşamaktadır. Ne yazık ki Çeçen, İnguş ve Dağıstanlılarda çoğunda yaşamamakla birlikte. Bu isimlere, o sülale isimlerine baktığınız zaman da bu etnik karışımları görebilirsiniz. Yani bir etnisitenin üstünlüğü üzerinden Çerkezka bizden gelmiştir de onun için biz daha üstün bir kimlikliyiz de onun için Çerkez denmiştir falan. Bunlar bilimsel teamüllere uygun şeyler değil. Kadir Natko rahmetlinin kitabını okuyun. Çerkezlerle ilgili. Bu kitaplar çok çok önemli kitaplar. Sonra ben Kırım'da çalışırken bana dediler ki seni şeye götüreceğiz. Sana bir sürpriz. Bizim milli kahramanımızı götüreceğiz. Milli kahramanı kim biliyor musunuz arkadaşlar? Dediler ki bizim milli kahramanımız bir Çerkez pilot. Şaşırdım, Allah Allah dedim, nasıl yani? Bir gittik müzeye, Dağıstanlı bir pilot ama Kırımlılar diyor ki bizim için Dağıstanlı, Çeçen hepsini de biliyorlar. İnguş, Abaza bunların tamamı bizim gözümüzde
Çerkezdir kardeşim. Türk de böyle bir şeydir. Kırım Tatarı da böyle bir şeydir. Yani biz Kırım Tatarı da böyle bir halkız, karışığız. Tiplerine baktığınız zaman gerçekten Kırım Tatarların içlerinde yoğun şekilde Kafkasyalı genetik olduğunu görebilirsiniz. Artı diasporada, özellikle diasporada oraya gelip Kafkasya'da da binlerce yıl önce olan diasporada hala devam ediyor. Kimse saf Adige, kimse saf Çeçen, kimse saf Abaza olamaz. Hepimiz birbirimizle karıştık, birbirimizle evlendik. Sonuçta Kafkasyalıların ortak bir duruş sergilemesi, aralarındaki diyaloğu geliştirmesi gerekiyor. Bugün milliyetçi arkadaşlarımızın, tüm etniklerin milliyetçilerini suçluyorum. Yaptığı gibi kendileri dışındaki insanları itekleyerek hiçbir yere varamayacağımızı düşünüyorum. Şimdilik bitireyim, uzatmadan soruları cevaplamaya çalışırım. Evet. Tarık Bey, biraz önce vermiş olduğunuz cevapta siyasi oluşumlarını oluşturduklarından dolayı dediniz. Bu siyasi oluşumları dediğiniz Alan Vakfı, Apaz Federasyonu gibi kurumsal yapılar mı yoksa başka mıydı? Sadece buna kısa bir cevap verir misiniz? Hayır, vatanlarıdır. Anladım. Yani Anadolu'daki anlaşılma, yani Anadolu'daki Türkiye'deki daha doğrusu. Diasporanın görevi vatanındaki gelişmeyi takip etmek, kendini ona göre yenilemek, geliştirmektir. Siyasi oluşum dediğim, yani burada bir dernek değil, o dernek daha üst bir örgütlenme olarak ana vatanında yaşayan ve orada siyasal bir kurum örgütleyen insanlardır. Cumhuriyet. Evet. Ben de bir şey katabilir miyim şu an size? Apazya devleti varsa belirleyici olan kimlik konusunda, özellikle kimlik konusunda Apazya devlettir. Eğer bir cumhuriyet varsa özel cumhuriyet, o özel cumhuriyettir. Yani bu dediğim gibi herhangi bir dernek veya herhangi bir vakıf değil. Çünkü çok farklı insan, yani bugün çok farklı bir şey düşünen insanlar da, yani o kökenli. Hani göçmenler falan bazen dernekler kuruyorlar ya, onlardan bahsediyorum. Evet. Daha anlaşılması açısından ben uzun. Yalçın Bey, aslında diyeceğiniz çok kısa alayım efendim. Zaten bir sonraki soru da bu bağlamda aynı bağlamda devam ediyor. Yorumları okuyorum aşağıdan da, bazen en çok karşılaştığım şeyle ilgili hemen kısacık söyleyeyim. Diyorlar ki herkes kendi yapılarını oluşturdu, kurumlarını oluşturdu. Yani önce işte Karaçaylar çekildi, Dağıstan çekildi, Abaza çekildi. Şimdi sorumuz gelecek. Şimdi bakın, bunların hiçbirisi kendi ayaklarının üstünde duramıyor ve duramayacak bu şekilde. Bu kadar söyleyeyim, birazdan açarım. Evet. Ama sen sormadan önce ben Yalçın'ın söylediği bir noktaya, çünkü sanki benim söylediğim bir şeyi yanlış ifade etti diye düşünüyorum. Ona ekleme yapmak istiyorum. Yani ben özellikle şu nokta, 2 dakika müsaade edersen lütfen. Ben Çerkezim diyen hiç kimseye sen Çerkez değilsin demem ben. Diyorlar maalesef. Diyenler, Yalçın, şimdi şöyle bir talihsizlik de var. Yani sanki böyle Çerkez Adige'dir veya vatanımız Çerkezya diyen herkes aynı şeyleri söylüyormuş veya sanki çok birlikte hareket ediyormuş gibi düşünüyor. Ben nasıl ki Kuzey Kafkasya veya Kafkasya diyen insanlar veya Kafkasya'z diyen insanları aynı kefeye koymuyorsam, onların hepsini aynılaştırmıyorsam, lütfen ben söylerken de başkalarının yapmış oldukları yanlışlar bir konuda aynı şeyleri düşündüğümüz için bize mal edilmezse sevinirim derim. Çünkü asla ben bir insan eğer ben Çerkezim diyorsa, nasıl ki bir Çerkez ben Türk'üm dedikten sonra ve Türk tabii bir noktayı burada söylemem gerekiyor. Eğer Türkçeyi de ana dili olarak benimsemişse, yani Türk ulus perspektifini, vizyonunu kabul etmiş, yaşam tarzını benimsemişse, evet, o artık Türktür. Etnik kökeni Çerkez olan ama Türkleşmiş bir Çerkez'dir. Dolayısıyla güzel bir açıklama oldu. Tabii. Teşekkür ederim. Yani onun için kesinlikle, yani ben Çerkezim diyen bir insana Çerkez dilini, vizyonunu benimsemiş, hayat tarzını benimsemiş bir insan, kanı, geni ne olursa olsun benim için de Çerkez'dir. Teşekkür ederim. Bakın, akademisyen bir arkadaşımız Çerkez olduğunu söyleyerek yorum yapıyor. Ona diyorlar ki sen Çerkez yeğenisin kardeşim, sen bizim hakkımızda konuşamazsın, Çerkezler hakkında yorum yapamazsın. Bunları eleştirdiğin için teşekkür ederim sana. Şu an için. Bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum ama eğer duymamızda biraz duymamızda sıkıntı arz etmiyorsa, telefon, laptop veyahut da tablet, birinizin sesi biraz arkadan yankı yapıyor da
mikrofon sesini çok az bir şekilde kısarsa zannedersem bu sorunu da gidermiş oluruz. Şöyle, Ama duymada sıkıntı varsa tabii ki aynen durabilir. ben de şimdi nasıl yapıyorum? Benden olabilir çünkü ben çok açmıştım sesini. Şu an evet, herhangi bir şey. Yalçın Bey, sizden de bir ses denemesi. Benimki zaten herhangi bir sorun Tamam. görünmüyor. Tamam. Bayağı Tamam. İyi mi? Şu an Benimki düzeldi. zaten çok açık değil. Düzeldi, evet, teşekkür ederim. Peki gelelim günümüze. Günümüz derken 2000'li yıllar, 2010 yıllardan sonra ki ve şu anda içerisinde bulunduğunuz dönemi kapsayacak şekilde cevap verirseniz sevinirim. Peki daha önce, yani lütfen beni mazur görün. Ben kendi izleyenler ve değerli konuklarım yaşadığım ortamdan bahsediyorum. Yani bu tip konular ve hatta katıldığım dernek toplantılarından da bahsedeyim hatta. Böyle konular aslında gündemde değildi. Yani o Abazaydı, bu Çerkez'di veyahut da Çerkez Adige'ydi veyahut da Birleşik Kafkas söylemi vardı, kurumları vardı. O da o zamanlar gündemdeydi, doğruyu söylemek gerekirse. Peki 2000 yıllarda ne oldu da acaba bu gündeme gelmeye başladı? Yani 2005 olabilir, 2000'li yıllar olabilir. Biraz daha tartışılmaya başlandı benim gördüğüm kadarıyla. Eksiğim de olabilir, evet, bu konuda, yanlışım da olabilir. Düzeltirseniz severim. Peki bunu da sorduktan sonra bu bağlamda sorumu da sormak istiyorum. Günümüzde Çerkez kelimesini nasıl tanımlamamız gerekmektedir? Sizce Çerkez kimdir? Çerkez eşittir Adige midir? Yoksa diasporada yaşayan tüm Kuzey Kafkasyalılar için bu tanımı kullanabilir miyiz? Çerkez'i sadece Adige olarak kullandığımızda diğer halkları dışlamış olur muyuz? Ve cevabımızı da verdikten sonra da ekleyeyim, Vubuh ve Abazinleri bunun neresine koyarız diyerek Yalçın Bey, ilk sözü size vermek istiyorum. Bunların aslında cevabının bir kısmını verdiniz ama biraz önceki, dediğim gibi 2000 yılından önceki dönemi kapsamasını rica etmiştim. Eklemek istediğiniz hususlar olabilir veyahut da devam etmek istediğiniz, bahsetmeye devam ettiğiniz hususlar olabilir. Yalçın Bey, buyurun. Evet, ben birkaç kez tekrar ediyorum. Benim için Çerkez çok prestijli bir dünya halkı kimliğidir. Çok önemli bir dünya kimliğidir ve bunun bir üst kimlik olma şansını hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Bu da hiçbir Kafkasya halkına yarar sağlamayacak, açık söyleyeyim. Bu ülkeyi sömürgeleştirenlerin, diasporadakileri asimile edenlerin dışında hiç kimseyi mutlu etmeyecek. Çünkü benim için isimler önemli değil. Çerkez olmasın da başka bir şey olsun. Yani siz istediğiniz ismi söyleyin. X, Y, Z, Kafkas, Kafkasyalı. Bunlar da hep tartışılır. Her şey gibi. Ancak bu bizim dayanışmamızı, kardeşliğimizi, birbirimize destek olmamızı engelleyecek noktalara geliyor artık. Yani benim için önemli olan şey Kuzey Kafkasya halklarının yarın nasıl bir dünya düşledikleri. Benim düşlediğim dünyayı söylüyorum. Adı Çerkez olabilir, başka bir şey olabilir. Benim düşlediğim dünyada diasporadakiler asimile olmuyor. Kafkasya'daki güçlü yapılar sayesinde Kafkasya'daki yapılar özgürleşiyor ve haklarını arttırıyorlar güçlü diaspora sayesinde. Yani ben diasporada da, Kafkasya'da da bütün Kafkasya halklarının, hatta size daha da ötesini söyleyeyim, Kafkasyalı olan, Güney Kafkasyalı ve hakları çatır çatır çiğnenen Megrel Lazların, Sıvanların hiç bizimle alakası yok diye düşündükleri pek çok insanın, Kırım Tatarlarının bile bizimle işbirliği içinde, dayanışma içinde, kardeşlik içinde geçmişte yaşanmış olumsuzlukların üzerine bir perde çekerek geleceğe bakmaları lazım. Bu halkların, Kafkasya halklarının, bu isterseniz Birleşik Kafkasya deyin, isterseniz Demokratik Çerkesya deyin, isterseniz Demokratik Kantonal Kafkas Federasyonu deyin, isterseniz Kantonal Çerkesya Federasyonu deyin. Fakat benim için burada yaşayan bütün halklar değerlidir. Kafkasya'nın geleceği diaspora ile birebir bağımlıdır. Diasporanın geleceği de Kafkasya ile bağımlıdır. Yani bir takım insanlar da örneğin diasporadan Kafkasya'ya müdahale etmeyin der ya, böyle bir şey hiçbir diasporada, dünyadaki hiçbir diasporada görülmüş şey değil. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Bize karışmayın. Bırakın bizi istedikleri gibi yönetsinler. Bizi 300 yıl daha sömürsünler demektir. Diaspora ve
Anavatan birbirlerine gerektiği zamanlarda gerektiği kadar destek vererek yaşamak durumundadır, birbirlerini desteklemek durumundadırlar. Bakın bir şey okuyacağım kısaca. Kafkasyalılar anlamalıdırlar ki kendi aralarında savaştıkları sürece bu savaşı gereksiz yere bizim Fatko Şamis'le güzel güzel konuştuğumuz gibi değil de çatışmacı dil kullanarak da olabilir. Bu şekilde çatıştıkları sürece hiçbir zaman özgür ve bağımsız olamayacaklar. Dış dünyanın gözünde böyle bir bölge özgürlüğü hak etmez. Tersine güçlü bir devletin ve silahlı güçlerin devamlı işgali altında olmalıdır. Kafkasya'daki tüm bölgelere önerim, Dağlı Cumhuriyeti adı altında zaten var olmuş olan tek bir cumhuriyette birleşmeleridir. Çok dilli özelliğimize rağmen ortak tarihsel, sosyal, kültürel ve jeopolitik mirasımızın bakış açısıyla dış dünya bize genel bir ulusal isim vermiştir. Ruslar Kafkasya Dağlıları derler. Batı'da ve Orta Doğu'da ise bize Çerkesler demişlerdir. Hiçbir zaman ırksal farklılıklar veya dinsel veya dilsel sürtüşmeler ile anılmamalıyız. Bunu kim söylemiştir diye tahmin edebilir mi acaba seyircilerimiz? Yani bu kimliğin içinde en uzak, bu son 1996'dan sonra en uzak duran ama her zaman bizim kardeşimiz olan Çeçenlerin ünlü bir akademisyeni Aftarkhanov söylemiş bunu. Yani dolayısıyla biz aklımızı kullanmak zorundayız. Yani etnik narsistlikler yaparak, etnisitemizi çok fazla abartarak, tarihi geri çevirmeye çalışarak, ulus tanımını yine tek dilli, tek etnikli gibi yaparak, ki bunlar bence artık dünyanın geldiği noktada artık tükenmiştir. Artık insanlar, toplumlar demokratik, federatif yapıların içinde yaşıyorlar. Çünkü aksi takdirde bırakın ulusal etnik haklarını, kişilik haklarını bile eziyorlar. Biraz önce başlarken güzel kardeşim Fatko Şamis dedi ki, Dünya Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlara çatır çatır haksızlık yapıyoruz. Bütün dünyada haksızlık yapılıyor. Bu haksızlıkların da, halklara yapılan haksızlıkların da, emekçilere yapılan haksızlıkların da karşı çıkılmasının yolu cepheyi genişletmek, cepheyi güçlendirmektir. Gruplaşmak, küçük parçalara ayrılmak, kendi etnik aidiyetimizi abartarak diğer etniklerle diyaloğu kesmek değildir. Bu vesileyle bunun üzerine yapılmış onlarca, yüzlerce kitap okudum ben. Çok kitap koydum buraya ama şimdi gösteremeyeceğim. Sonuçta ben Çerkes tanımının kimi kavradığıyla ilgili değil benim derdim. Tekrar söylüyorum. 21. yüzyılda, 4. endüstri çağında özgür, bağımsız, insanca ayakları üzerinde durarak kadın, çocuk hakları, demokratik haklar, dil hakları, eğitim hakları, çalışma eşitlik hakları olarak Kafkasyalı halklar kimlerle işbirliği yaparak, nasıl örgütlenmelere giderek, nasıl bir yeni dünya düşüyorlar. Benim için önemli olan bu. Teşekkür ederim. Biraz uzak. 3, 6, 7 dakika konuştu Yalçın Bey. Buyurun Samis Bey. Ben o zaman 9 dakika istiyorum. 2 dakika çünkü bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yalçın bazı sıfatları kullanıyor veya bazı politik terimleri kullanıyor. Onlar aslında tam da yerine oturmuyor. Yani ben yanlış kullandığını düşünüyorum bazı şeyleri. Mesela ben asla bir Çerkez'in Oseti veya Karaçay'ı kültürleme sürecini ona bir üstünlük olarak yorumlamıyorum asla. Bu çok doğaldır. Yani hangi birlikte yaşayan halklar arasında birlikte bir kültürleşme de olabilir, kültürlenme de olabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Yani bir halk bir diğerinin herhangi bir kültürel ögesini, yaşam tarzının veya yaşam tarzının bir parçasını üstüne alabilir. Bu doğal yaşanan bir süreçtir. Herhangi birinin üstün olmasından kaynaklanmıyor. Yani üstün olmuyor. İkincisi de şövenlik ve milliyetçilik kavramlarını biraz yani en azından siyasi literatürün, siyaset biliminin kullandığı gibi kullanmadığını düşünüyorum. Yani milliyetçilik şövenlik değildir. Tamam, bu çok net. Şövenizm bir ulusun bir başka ulustan kendisini veya etnik topluluktan üstün görmesi artı veya başka bir şekilde eğer söyleyecek olursak egemen ulusun diğer ulusları veya etnik toplulukları asimile etmesi, onları yok etmesidir. Şövenizm böyle tanımlanır siyasi literatürde. Öyle her süreci şövenizm olarak tanımlayamazsınız. Bir son söyleyeceğim yine aynı o konuda.
Ben asla şey demem derken yani eğer bir Çerkez ya daha doğrusu bir Çerkez olmayan işte Oset veya Türk veya Kürt ben Çerkezim dediğinde onun asla Kürt'ün de Oset'in de Çerkez olduğu şeklinde tanımlanması gerektiği anlamına gelmediğini söylüyorum ben. Elbette ki bir Kürt, bir Türk, bir Oset, bir Çeçen Çerkez olabilir. Bir kayıtla tabii ki Çerkez'in dilini, geçmişini, vizyonunu, hayat tarzını paylaştığı, onu benimsediği süreci olabilir. Ama o Kürt'ün veya Türk'ün veya Arap'ın, Alman'ın Çerkezleşmesi, o halkların da Çerkezleştiği, o kimliği benimsedikleri anlamına gelmez. Bu ayrımı da yapmak istiyorum. Kafkasya ve Çerkezya konusu sanırım bu tartışmalar sürecinde biraz da bizim Çerkez milliyetçiliğini, Çerkezlerin uluslaşması gerektiğini anlattığımız için veya şu şekilde sanırım İstanbul'daki İKK'daki toplantıda Ümit arkadaşımız, Dinç arkadaşımız sormuştu bana. O zaman da şunu söylemiştim. Ben Çerkezim, Adigeyim, federasyon içerisinde veya Reyhanlı Derneği içerisinde çalışıyorum. Ben Çerkez halkının yani kendi yaşamımı Çerkez halkının yani Adige halkının uluslaşmasına adayan bir insanım. Bu ama şu anlama gelmiyor. Diğer halklar beni ilgilendirmiyor. Diğer halklara ne olursa olsun demek anlamına gelmiyor. Çerkezya Kafkasya içerisinde bir coğrafyadır. Kafkasya'nın kendisi de bir coğrafyadır. Bu coğrafyada eğer büyük çapta alırsak Kafkasya'da Çerkezler, Osetler, Karaçay-Balkarlar, Çeçenler, Osetler, Abazalar yaşıyorlar. Çerkezya'da da aynı şekilde yani sanırım 16. yüzyılın sonunda veya 17. yüzyılın başında yavaş yavaş özellikle o Bızıp Nehri'nin üstünde olan Abazalar yavaş yavaş Karaçay-Çerkez tarafına gelmiştir. Veya Kıpçak Türkleri 12. 13. yüzyılda yavaş yavaş bugünkü Güney Osetya'nın Rusya ile olan sınırının üst tarafına yerleşmişlerdir. Sonra Osetler. Bütün bu halkların Kafkasya üzerinde yaşama hakları vardır tabii. Bütün bu halkların Çerkezya'da da yaşama hakları olabilir. Vardır da. Dediğim gibi ben hatta çok eskiye de gitmek istemiyorum. Yani bugün ben Çerkezya'ya geldim, burada yaşamak istiyorum diyen her insana ben hoş geldin derim. Kesinlikle öyle bir ırkçılık, sen işte biz sadece Çerkezler olarak bu topraklarda yaşayacağız, yaşamak istiyoruz gibi bir şey yapmam, söylemem de. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani benim Çerkezya'da veya Kafkasya'da farklı halklar yaşıyordu. Bundan sonra da gelecekte de yaşayacaklar demem bu Kafkas halklarının veya Çerkezya'daki yaşayan halkların birbirine düşman olması, birinin diğerine üstün olması, birinin diğerini ezmesi anlamına gelmiyor. Bu halklar kendi kimliklerine sahip çıkarak, Çerkez olan ben Çerkezim diyerek, Oset olan ben Osetim diyerek, Çeçen olan ben Çeçenim diyerek bir örgütlenme, yardımlaşma, dayanışma sürecinde tabii ki olabilirler. Hatta olmalılar. Ama bakın birlik konusu sanırım böyle biraz da duygusal yaklaşılıyor. Bunun bir örneği Latin Amerika'da vardı. Bolivar. Latin Amerika'nın birliğini kurmaya çalıştı. Ama yerli kabilelerin gelişmişlikleri, yaşam tarzları birbirinden o kadar farklıydı ki başaramadı. Avrupa Birliği'ne bakın. Avrupa Birliği'ne herhangi bir devletin veya bir topluluğun girmesi için Avrupa Birliği neredeyse 2000 sayfalık bir ev ödevi verir. Yani birlik olmak için hayat tarzlarında, vizyonlarında, siyasal ekonomik örgütlenmelerinde en azından bir ihtiyaç haline gelmesi gerekiyor birliğin. Bizde şu anda böyle bir ihtiyaç yok. Bunun yerine yani birlik hele tek bir kimlik anlamında kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Ama bunun yanında bir birlik bu şartlara uygun bir tarzda belki de bilmiyorum biraz sonra soracak mısın o soruyu? Aslında diasporada nasıl bir örgütlenme olabilir? Bugünkü örgütlenmeler yeterli mi? Konusu benim için önemli. Hele zaten KAFFED'in yani federasyonumuzun tüzüğünün tartışıldığı bugünlerde. Eğer onu soracaksan bırakıyorum bu soruyu ama şöyle anlaşılmasını istemem. Kesinlikle Kafkasya'da ve Çerkezya'da yaşayan her halk, her etnik topluluk, her insan, tek insan çok değerlidir, onurludur.
Bu insanların kesinlikle kimliklerini korumalarını istiyorum. Her kimlik değerlidir. Abaza kimliği de değerlidir. Oset kimliği de değerlidir. Bunların bir Çerkez kimliği altında toplanmalarına gerek yoktur. Kendi kimlikleriyle uluslaşabilirler ve bu uluslar bir arada yaşayabilirler, yardımlaşabilirler, dayanışabilirler. İnşallah, yani olur mu, ne zaman olur bilemem. Bu sorular cevaplanamaz. İnşallah ileride belki de Kafkasya ekonomik, siyasi topluluğu haline dönüşürüz. Birliği yani, belki de Avrupa Birliği gibi bir Kafkasya Birliği olabiliriz. Hatta ben bunu Trans Kafkasya'ya da yayabilirim. Niye? Bunların içerisine Azeriler, Gürcüler, yani kendilerini Kafkas halkı olarak tanımlayan halklar da niye girmesin? Ben büyük birliklerden yanayım. Kesinlikle Kafkas halklarının böylesi ekonomik siyasi birliğinin mümkünse bizim yararımıza olduğuna da inanıyorum. Ama dediğim gibi buradan bir halk çıkmaz. Nasıl ki Almanya Avrupalı bir halk ise, Almanya'dan kaynaklı bir Alman Avrupa Birliği'nde olmasına kadar kendisini Avrupalı diye tanımlamıyorsa, Alman Almandır, Fransız Fransızdır. Kafkasya Birliği'nde de Çerkez olarak, Oset olarak kalırsa bence çok daha sağlıklı olur. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Peki Anadolu'dan, diasporadan geçmiş dönemlerdeki süreçlerden bahsettik. Peki Anavatan, Kafkasya veyahut da Çerkesya, iki tabirle beraber kullanmak istiyorum burada. Kafkasya ve Çerkesya'nın geleceği etnik birliktelikler ile mi, yoksa geneli kapsayan ortak tabir, mesela Kafkasya, Kuzey Kafkasya şeklinde fiziki ve coğrafi tanımları kullanarak oluşacak yapılarla mı devam etmeli acaba? Anavatanımızda etnik birliktelik mi, yoksa coğrafi birliktelik mi önde tutularak bundan sonraki süreçte hangisini daha dikkate almalıyız? Ben istersen başlayalım. Ya şimdi Levent, aslında etnik deyince sanki biraz böyle mikroculuk falan filan gibi algılanıyor. Etnik derken orada yani Kafkasya coğrafyasındaki yani Kafkasya coğrafyasındaki halklar diyelim. Halkların evet, halklar diyelim. Yani Çerkez, çünkü dediğim gibi etnik biraz mikro falan filan bunlarla karıştırılabiliyor. Ya Kafkasya'da halklar yaşıyor arkadaşlar. Kafkasya'da Çerkez halkı yaşıyor. Kafkasya'da Çeçen halkı yaşıyor. Oset halkı yaşıyor. Karaçay-Malkar halkı yaşıyor. Bunlar halklardır. Bunlar uluslaşma sürecine girmiş, belki de tarihin biraz da acımasız davrandığı veya tarihin trenine geç binen halklardır bunlar. Uluslaşıyorlar. Uluslaşmanın dünyada başka bir modeli yoktur. Uluslaşmak dil birliği, geçmiş tarih birliği, vatan birliği, vizyon, yani gelecek vizyonu birliği ve ekonomik birlik de olur. Kafkasya'da yaşayan halklar uluslaşmak zorunda olduklarını bildikleri için bu kimlikler, bu değerler, bu parametreler üzerinde örgütleniyorlar. Bunu sadece Çerkezler, Adiyeler örgütlemiyor. Eğer biz bunu 2010'da ne oldu diye sormuştun. Eğer tabii bu diasporaya belki 2010'da geldi ama ben mesela ta 1991 yılında bu konunun, mesela örnek vereceğim, 1 Aralık 1990'da toplanan Karadeniz Çerkezleri 1. Kongresinde bu konu tartışıldı. Hatta öteye geleyim, 30 Kasım 1 Aralık 1991 yılındaki Karadeniz Çerkezleri 2. Kongresinde Çerkezya'nın restorasyonu konusu konuşuldu. Şimdi internet bu kadar gelişmemiş olduğu için belki de kapıları bu konuların diasporaya yansıtılmasını istemeyen insanlar tuttukları için diasporaya biraz geç yansıdı bunlar. Ama bunlar vatanda tartışılıyordu. Dediğim gibi ta 1991 yılında 2. Karadeniz Çerkezleri Kongresi'nde Krasnodar'ın, Stavropol'un güney bölgelerini de içeren tarzda hatta. Yani 2008 yılında Karaçay Çerkez'de toplanan Çerkez Halk Kongresi'nin, orada tabii herkes de kabul etmedi bunu, ama 3 cumhuriyetin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak bir subjektten bahsedilmiyor. Ta 1991 yılında Çerkezya'nın restorasyonu konusu tartışıldı kongrede. Dediğim gibi diasporaya biraz geç yansıdı. Bunun nedeni nedir? Dediğim gibi dünya ulus devletler çağında uluslaşamamış halklara ne yazık ki fazla imkan tanımıyor.
Uluslaşamamış halklar, işte şövenizm, biraz önce Yalçın'ın güzel bir şekilde dile getirdiği şövenizm burada gündeme geliyor. Yani ulus devletler kurulduktan sonra eğer bu ulus devletlerin sınırları içerisinde yaşayan başka etnik ulusal topluluklar varsa, şövenist olan ulus devletler, her devlet şövenist değildir. Ya içerisinde mesela başka bir ulusal topluluk yaşamıyorsa, ona nereden yani kimseyi asimile etmiyorsa, kimsenin hakkını yemiyor. Sadece kendi etnik topluluğundan, mesela Almanya gibi insanlar yaşıyorsa ona nasıl şövenist diyeceksiniz? Şövenizm yani ulus devletler kurulduktan sonra bir ulus devletin sınırları içerisinde kalmış etnik ulusal topluluklar o ulus devletin ulus devlet tarafından asimile edilme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bakın UNICEF'in yayınladığı, işte her sene yayınlıyor, kaybolan dillere bakın. Bunlar uluslaşamamış kendi yani mutlaka devlet demeyeyim ama devlet işlevi görebilecek yapılar da olabilir. Örnek Bask. Bask kendisi bir devlet değildir ama devlet fonksiyonu gören bir statüsü vardır. İspanya onu tanımıştır. Yani böylesi yapılara kavuşamamış etnik ulusal topluluklar veya etnik topluluklar yok olmakla karşı karşıyalar. Bunlardan kurtulabilmenin, yani bu tehlikeden kurtulabilmenin yolu ulusal bir topluluğa dönüşmeleri ve bunun siyasi statüsünü kazanmalarıyla mümkün. Siyasi statüsünü kazanamamış, yani kendisini koruyabilecek, bu bağımsızlık değil, lütfen tekrar yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani kendi ulusal kurumlarını örgütleyememiş ve bunu da ister federal ister üniter bir devlet ona kabul ettirememiş etnik topluluklar ne yazık ki asimilasyon tehlikesi karşı karşıyadır. Bizim trene geç binmiş olmamız bu bilimsel gerçeği, bu siyasi gerçeği değiştirmez. Biz geç bindik ama şu anda bu uluslaşma sürecinin içerisinde olan bir topluluğuz. Ve bunun parametreleri bizim için de geçerli. Nedir bu parametreler? Dil birliği. Yani siz dil birliği olmayan bir topluluğu aynı çatı altında, aynı kimlik altında uluslaştıramazsınız. Vatan birliği olmayan, vizyonun aynı olmayan toplulukları bir kimlik altında toplayamazsınız, uluslaştıramazsınız. Bugün olmaz. Bunun bir özel şartı vardır. Zaten Birleşik Kafkasya veya işte, Kafkasya Federasyonu bu tarihlerde gündeme gelmiştir. Eğer bir devlet çöküyorsa, sınırlar değişiyorsa, işte bu dönemde kurulabilecek, yani tabandan veya alttan uluslaşma şeklinde değil, önce devletleşme ve bu devletin eliyle uluslaşma sürecine giriyorsanız, önce bir coğrafyayı kurtarıyor veya o coğrafyanın sınırlarını çiziyor, devletleşiyorsanız, işte bu böylesi bir devlet içerisinde farklı etnik veya ulusal topluluklar tek bir kimlik altında toplanabilirler. Bu da tabii çok uzun yüzyıllar alacak bir süreçti belki. Yani Türkiye'nin işte Ermenilerden, Kürtlerden, Balkanlardan, Kafkaslardan veya Orta Doğu'dan aldığı nüfusu tek bir Türk kimliği altında toplaması gibi. Tabii bunu derken yine bir ihtiyatla söylüyorum. Bu Balkanların da Türkleştiği anlamına gelmez. Arkadaşlar yani bir ulusun kimliği içinde toplanmak, kendisini o ulusa ait hissetmek, tek tek bireylerle anlatılacak bir süreç, o bireylerin geçmişte ait oldukları ulusun da o kimliği benimsediği veya o kimlik altında toplanması gerektiği anlamına gelmez. Yani tekrar edeceğim belki ama işte çok önemli olduğu için vurgulamak istiyorum. Çerkezleşmiş bir Türk Abaza, bir Çeçen veya Oset'ten kaynaklı Oset halkı veya diğer halklar Çerkez kimliğini benimsemiş anlamına gelmez. Nasıl ki Çerkez olması için mutlaka o kandan, o genden gelmiş olması gerekmiyorsa, ama Çerkez dilini, kimliğini, ulusal vizyonunu benimsemiş olması, hayat tarzını benimsemiş olması gerekiyorsa, aynı şekilde onların Çerkezleşmesi veya Çerkez olduklarını kabul etmeleri veya Çerkez olduklarını söylemeleri, onların daha önce ait oldukları kökenlerinin de Çerkezleştiği anlamına gelmez. Söyleyeceğim özetle bu. Evet. Yalçın Bey, 8 dakika zamanınız var. Buyurun efendim. Evet. Tamam. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gayet
eminim ki Hatko Şamis halkının geleceği için kaygılanan bir insan ve bunun kaygısı içinde. Ayrıca burada yorum yapan insanların hemen hemen hepsi görüyorum, okuyorum zaman zaman. Gayet iyi niyetliler. Fakat bir şeyleri sürekli tekrarlamak durumunda kalıyorum. Aslında rahatsız da oluyorum. Bir kere bir iki yorum defalarca tekrar geldi de aynı arkadaş aynı şeyleri yazıp duruyor. Şimdi ben bir şeyleri tekrar edeyim. Bir, kimse kimseye kimlik ve milliyet biçemez. Yani benim milliyetimi, benim kimliğimi ben karar veririm. Benim siyasi yapılarım karar verir Hatko Şamis dediği göre. Bu da bir mücadele gerektirir. Biz treni kaçırmak üzere olan toplumlarız. Burada çok hassas olmamız lazım. Söylediğimiz sözlerin altında başka şey aramaya hiç gerek yok. Kimse kimseye kimlik milliyet biçemez. Ben şuyum, ben bu milliyettenim, ben bu kimliktenim diyen insanlara da o milliyetten ve kimlikten olan ya da insanların hayır kardeşim sen bizden değilsin demesi küstahlıktan başka bir şey değildir. Bunu buradaki arkadaşlar yapıyor diye söylemiyorum. Çok karşılaşıyorum sanal alemde. Yani insanların anaanneleri Çerkez olsa veya bir Çerkez akrabaları olsa bile o hissiyatla dil bile öğrenen insanlar tanıyorum ben daha sonradan. Şimdi bu insanların bu kimliği benimsemiş olmaları, o kimlik için mücadele etmeleri, saygı duymalarına saygı duymak zorundayız. Sen bizden değilsin kardeşim, bizim Çerkez meselesi hakkında konuşamazsın diyen arkadaşları ayıplıyorum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir de bu mücadelenin içinde suçlamalar, iftiralar, kabalaşmalar, tahrikler hiç kimseye yakışmıyor. Şimdi yorum yapıyoruz örneğin. Yorum yaparken sürekli ötekileştirme. Tenzih ederim burada izleyen insanları. Veya gayet düzgün bir cümle kurmuş Hatko Şamis. Ben ona diyorum ki bu cümlen çok saygısızca. Bu çok aptalca bile. Hiçbir saygısızlığı yok ki insan. Bir şey anlatıyor. Ben o kadar anlayamayabilirim. Ama Hatko Şamis bir şey anlatıyor. Siz onun yorumuna saygısızca bir yorum diyemezsiniz. Şimdi görüyorum aşağıdan geliyor böyle bazı şeyler. Yorumlarımıza saygısızca. Ya kimse kimseye saygısızlık ve küstahlık yapma hakkı da yok, hukuku da yok. Ayıptır bir kere. Adiyagar sıkugas. Yekun mukadar. Mukadar jümle diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle ayıp şeyleri, uydurma şeyleri, yakışmayan şeyleri söyleyemeyin. Adigelik insanlıktır diyorsa lütfen burada tartışıyorken de adigeler gibi, soru sorarken de adigeler gibi insanlıkça, insan diliyle konuşalım. Adige bize sıkubzes. Yani insan dilidir. Şimdi ötekileştirerek yola çıkanlarla beraber değilim dedi Hatko Şamis. Benim için en değerli şey bu. Ötekileştirerek, Çerkesya'daki diğer halkları yok sayarak, küçümseyerek, onların tarihlerini saptırarak ortaya çıkanları reddettiğini sevgili kardeşim Hatko Şamis net bir şekilde söyledi. Teşekkür ederim Şamis'ciğim. Çünkü sizin adınızı kullanarak, sizin kimliğinizi kullanarak sanal alemde dolaşıp da iftira atanlar, diğer halklara sataşanlar, düşmanlık besleyenler o kadar fazla ki bunları kontrol altına almanın da çaresi yok ama siz buradan açık ve net bir şekilde biz onlardan değiliz Yalçın dediniz. İzleyenlerin hepsi de gördü. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ulus meselesi de ulus tanımı, milliyet, etnisite bu tanımların hepsi siyasi tanımlar. İdeolojik tanımlar ve çağlara göre değişen tanımlar. Devlet tanımı aslında en önemlisi. Devlet tanımı da böyle. Örneğin bana göre nüfusu olmayan, ekonomisi olmayan, dünyayla sınırı olmayan bir devlet olamaz. Doğru mu Şamis'ciğim? Ekonomisi olmayan bir devlet olabilir mi? Nüfusu olmayan bir devlet olabilir mi? Tam Dünyayla burada sınırı olmayan. Yani devletle olabilir mi? Olamaz. Ama biz ne yapıyoruz? Dönüşe bir katkı sağlayamıyoruz. Eğer biz Kafkasya'da adı her ne olursa olsun demokratik, senin deyiminle demokratik Çerkesya kurulacaksa, benim deyimimle de federatif bir devlet orada kurulacaksa ki kurulması gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Çünkü bize yaşam hakkı tanımıyorlar diasporada da. Kendi ana vatanımızda da. Kurulacaksa bunun yolu nedir? Nüfustur. O yüzden bu ana vatana dönüş meselesini çok çok ciddiye almamız lazım. Ana vatana dönüş ağızlarda sakız ama hiçbir zaman gereken yapılmıyor. Ana vatana dönüş bizim ideolojimizin ta köküdür. Yani halklarla dayanışma, halklarla diyalog ve demokrasi nasıl bizim için yaşamsalsa
halkımızın bir kesiminin tekrar eski ana vatanına demokratik bir şekilde eşit haklarla önüne engeller çıkartılmadan göç etmesi, tekrar geriye dönüşü değerlidir ve kutsaldır. Bu neden kutsaldır? Nüfus gidiyor Kafkasya'dan. Bakın, istatistiklere bakın. En kalabalık Adige halkı Kabardeyler. Sürekli bütün Kabardeylerin ciddi bir kesimi, Kabardey ülkesindeki Adigelerin, Abazaların, Karaçay, Balkarların, Osetlerin önemli bir kesimi Rusya'nın değişik bölgelerine, dünyanın değişik yerlerine geçinmek için gidiyor. Ekonomi yok. Nüfusumuz zaten az. Yani eskiden 18. yüzyılda, 19. yüzyılda bütün Kafkasya'nın, Kuzey ve Güney Kafkasya'nın en kalabalık halkı olan Adigeler ve Abazalar çok küçük bir ve diğerlerine indirgenmiş durumda ve hala nüfusumuz başka ülkelere taşınıyor. Bakın, bir arkadaşımın verdiği bilgi, buradan selamlamak istiyorum Recep Yurdakul kardeşimi. Umarım o da bir takım katkılar sunar, sorular sorar. Ermenistan, Gürcistan nüfusu azalıyor arkadaşlar. Neden azalıyor biliyor musunuz? Ekonomisi yok. Bizim tartıştığımız şeyler, vay efendim Yalçın herkese Çerkes diyormuş diye bana hakaret ediyorlar. Şimdi görüyorum. Ya da iftira atıyorlar, söylemediğim şeyleri söylemişim gibi. Her söylediğimin arkasındayım. Her söylediğim ya kayıtlıdır internet üzerinde, ya kitaplarımda vardır, ya yazdığım yazılarda, köşe yazılarında vardır. Yani ben hiçbir halkı zorla Çerkezleştirilmesinin taraftarı olmadığım gibi, Çerkez değilim, Çeçenim, Çerkez değilim, Karaçay'ım diyene bir Çerkez'e duyduğum saygıdan daha fazla saygı duyarım. Herkesin kimliği var. Kimseye bir kimlik dayatmıyoruz. Onu baştan söyledim ve tekrar devam ediyorum. Yani bu ötekileştirme bizi büyük sorunlara, büyük problemlere götürecek. İnsanlar oluştu sizin adınızı kullanarak. Şamit'ciğim, sana ihbar ediyorum. Bütün izleyicilere ihbar ediyorum. Adını soyadını vermek istemiyorum. İnsanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgililerine Kafkas Abhaz derneklerini, Abhaz Federasyonu'nu kapatın, bunlar bölücüdür, bunlar Gürcistan'la aramızı bozuyorlar diye ihbar edenler var. Çerkez milliyetçisiyim diye ortaya çıkıp. Artı bugüne kadar yazılmış, bende yüzlercesi var. Hemen hemen her şeyi edinmeye ve okumaya çalışıyorum. Bütün çevirileri saptırarak en yakın komşularına, en yakın akrabalarına yalan bilgi aktararak onları dışlayan insanlar var. Ve bu insanlarla ciddi uğraşmak durumunda kalıyor birileri. Yani almış bir yabancı kitabı, İngilizce kitabı birileri, kendisinin yapmadığından eminim. Yapma kapasitesi yok. Birileri ona saptırılmış ve bozulmuş bir tercüme veriyor. Tercümenin amacı Kafkasyalı halklar, özellikle Adige halkını, ki en büyük problemleri o birilerinin, yani Adigelerin toparlanması, Abazalarla, o Ubukların, Çeçenlerin, Karaçaylarla hepimizin yani bir arada dayanışma içinde olmasından korkan insanların oyunlarının piyonu olmuş insanlar var. Tercümeleri saptırıyorlar. Tercümeleri yanlış olarak aksettiriyorlar. Siteler açmışlar. Bu sitelerde artık insanlar, yeni insanlar kitap yazarken bu siteleri kaynak olarak gösteriyor. Yani okuduğunuz zaman ana fikir şu. Biz şu değiliz, biz bu değiliz. Onlar o toprakların da sahibi değildi. Onlar asıl sahipleri Gürcülerdir. Şunların asıl sahibi biziz. Haritalar yayınlıyorlar, saptırılmış haritalar. Bunlar güzel şeyler değil arkadaşlar. Yani mücadeleler toplumsal cephelerle, halkların dayanışmasıyla olur. Bizim yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızın geleceğini hazırlamak. Çocuklarımızı biz çatışmayla mı gelecek hazırlayacağız? Yoksa diyalog, dayanışma ve akılla mı hazırlayacağız? Yani biz diyalog, dayanışma ve akılla olması taraftayız. Ben kimse sen Çerkez değilsin demiyorum. Kimseye ben Çerkez değilim diyene Çerkez demiyorum. Yani tutmuş Kulleteyn romanında Turan Dursun Kars'taki bir Çerkez köyünde Çerkezce öğrendiğini anlatıyor. Kulleteyn'i okuyanlar vardır. Okumadıysanız okuyun, bulabilirsiniz. Kulleteyn romanındaki öve bitiremediği, ben de öğrendim dediği Çerkezceyi konuşan insanlar bizim Oset kardeşlerimiz arkadaşlar. Yaşar Kemal'in romanlarında adı geçen insanların önemli bir kesimi yok. Oset, Çeçen, Dağıstanlı insanlar. Biz hiçbir kimliğin bizden olması tarafından yana değiliz. Yani herkes Çerkez olsun demiyorum ben. Bakın bunu bir kere daha artık söylüyorum. Bıktım bunu söylemekten. Biz kendisine, hiç kimseye ve hiçbir yapıya kimlik biçemeyiz. Biçmiyoruz. Ben diyorum ki bir üst kimlik yaratalım, bir üst yapı yaratalım.
kantonal bir federasyon olalım, bir ekonomimiz olsun, Karadeniz kıyılarından dünyaya açılan bir sınırımız olsun. Bunun için gelin el birliği yapalım, gelin diyalog kuralım. Atko Şamiş'le ben bir araya gelmeyi neden istedim? Akıllı insan olduğu için istedim. Aklı başında olduğu için. İyi niyetli olduğunu düşündüğüm için istedim. Diyalog kurarsak, ki kurduk diyaloğu, neymiş ortaya çıkan sonuç? %90 aynı şeyleri düşünüyormuş. Öyle değil mi? Detayları konuşabiliriz. Ayrıldığımız noktaları konuşabiliriz. İsimlendirmeler, kavramlar, milliyetçiliğin tanımını konuşabiliriz. Şovenizmin tanımını konuşabiliriz. Ama niyet nedir burada? Bir kimliği ayağa kaldırmak, bir kimliği yaşatmak, yarına taşımak ve içinde bulunduğumuz ülkelerde demokratik kimlik haklarımızı elde edebilmek. Ana vatanımıza nüfus götürmek, ana vatanımızda bir güç olmak, ana vatanımızda sıkıntı olduğunda diasporada örgütlenme güçleriyle onlara yardım etmek. Umarım bundan sonra, bu sorudan sonra örgütlenmelerimizi konuşuruz. Çok teşekkür ederim tekrar. Eğer bir ihtiyacınız varsa, su içmek istiyorsanız birer bardak şöyle 30 saniyelik, yarım dakikalık bir mola vereyim. Ben de bu arada bir duyuru yapacağım efendim. Efendim, Mole videodan bir dipnot paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar başıma gelmemiş bir olay. Zannedersem yorum ve soruların fazlalığından dolayı bu şekilde tüm yorumlar YouTube sayfasında görüyordum. Fakat yorumlar fazla olduğu için zannedersem ilk yayınlanan yorumları maalesef göstermiyor YouTube. Üst kısımda kaldı. Şöyle tekrar kontrol ediyorum. Bundan dolayı siz değerli izleyicilerimizden ricam, istirhamım, lütfen mazur görün. Yayınımızın ilk kısımlarında soru soran kişiler, izleyiciler var ise lütfen sorularını tekrar bir yazarlarsa sevinirim. Dediğim gibi bu programı, yayın formatını 3-4 aydır kullanıyorum. Bu şekilde bir yorum ve soru trafiği daha önce yaşanmadığından dolayı zannedersem bu deneyimi de burada yaşamış oldum. Bundan dolayı siz değerli izleyicilerimizden özür dilemek istiyorum efendim. Eski sorularda YouTube'da görmeye şu anda hemen arka planda da tekrar çalışacağım. İnşallah yakalarım yorumlarım. Molevi diye rating yaptırdık Şamis. Evet Yalçın. Manzor Keres Şamis olarak rating yaptırdık artık. Bize ne yapacak bilmiyorum. Molevi diyor magazinsel değil, üretimsel yayıncılık anlayışıyla söz gider video kalır diye bir sözüm var. O şekilde bir yayın perspektifiyle yayınlarını nacizane amatör bir şekilde, profesyonel değilim, belki ilk defa izleyenler olabilir. Bundan dolayı da böyle ilkler bilgi şeyleri olabiliyor efendim. Grupları konuşmak istemiştik. Diye sorumuza geçmek istiyorum. Değerli konuklarım, şu anda 2 saati de doldurduk aslında. Bu Çerkez eşittir adliye veyahut da kimlere Çerkez dememiz gerektiği hususlarında görüşlerimizi genel olarak bildirdik. Bundan sonraki kısımda biraz daha kısa cevapların olabileceğini düşünüyorum. Ardından hemen izleyicilerimizin sorularında hemen onlara geçeceğiz. Peki birer kelimeyle, cümleyle Anavatan'ın, yani Kuzey Kafkasya'nın, Çerkesya'nın, ikisini de gideyim. Anavatanımızın şu andaki en büyük problem olarak ne görüyorsunuz efendim? Samis Bey, sizden alayım. Ben Çerkezler özelinde konuşacağım. En önemli sorun Anavatan'ın, yani vatanımızın 6 parçaya bölünmüş olması, 6 siyasi birime bölünmüş olması. Çerkez halkının önceliği, Çerkez Adige halkının önceliği tek bir coğrafya üzerinde veya tek bir siyasi birimde yaşamaktır. Bütün Çerkezlerin önceliği vatanımızdaki bu bölünmüşlüğe son vermek, en azından tek bir kimlik altında toplanmak olmalı. Bu anlamda da önümüzde çok kısa bir süre sonra Rusya'da nüfus sayımı olacaktır. Tüm Çerkezler diasporada yaşasın, ana vatanda yaşasın, vatanda yaşasın fark etmez. Tüm Çerkezler
tek bir kimlik altında toplanabilmemiz için Çerkez kimliğini daha çok öne çıkartmalı, daha güçlü vurgulamalı, daha içten, daha duygusal şarkılarıyla, türküleriyle sahiplenmelidir. Önceliğimiz bizim vatanda tek bir cumhuriyet veya tek bir siyasi birim. Bunun ismini tartışmıyorum. Bakın devletler, şunlar, bayraklar, bunların hepsi tarihsel süreçlerde değişirler. Ama önemli olan Çerkezlerin tek bir siyasi birimde yaşıyor olması. Bunu söylerken de sadece vatandaki Çerkezlerden bahsetmiyorum. Yalçın çok güzel bir noktaya değindi. Önceliğimiz tek bir cumhuriyette yaşamak derken veya tek bir siyasi birimde, bunun da lütfen yanlış anlaşılması istemiyorum. Çünkü geçen birkaç gün önce bir federasyondan bir yönetici arkadaşımızla konuştuğumuzda sanki bunu bağımsız bir siyasi birim gibi anladı. Hayır, öyle değil. Önemli olan Çerkez halkının öncelikle diasporasıyla, vatanında yaşayanıyla tek bir kimlik ve siyasi birimde yaşamasıdır. Önceliğimiz bizim budur. Bundan sonra da veya buna paralel güç yettiği oranda Kafkasya coğrafyasında yaşayan tüm halkların ekonomik, siyasi birliğine yönelik adımlar atabilmektir. Önceliğimiz budur. Evet, teşekkürler. Şimdi ben hemen hemen aynı şeyler benim için de Şamis'in söylediği. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bütün Kafkasya'nın sorun olarak gördüğüm şeylerini söyleyeyim. Bir kere demokrasi sorunu, bütün Rusya Federasyonu ve bütün Rusya federasyona bağlı bütün şeyler için, bölgeler için ciddi bir sıkıntı. Ekonomik güç çok küçük bir kesimin elinde ve halk hala sıkıntı yaşıyor. Biraz evvel söyledim. Yani Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, Kabardeylerden, Osetlerden, Abazalardan, Karaçaylardan herkes iş bulmak için dünyanın çeşitli yerlerine, Rusya'nın çeşitli yerlerine gidiyor. İç göçmen haline geldiler. Sonra 3'e ve 4'e bölünmüş Adiye, Abaza ve Karaçaylar. Yani Karaçay Balkarlar 2 ayrı devlette, Adigeler 3-4 ayrı devletle ya da yapının içinde, Abazalar da aynı şekilde. Bunun bitmesi lazım. Bu çok büyük bir sorun. Ve çözülmemesi çok geliyor bana. Kasıtlı ve bilinçli geliyor çözülmemesi. Ve bunun üzerinden halkları birbirleriyle çatıştırıyorlar. Arazi mafyasının, arazi ve yeraltı zenginlikleriyle zenginleşenlerin halkların arasına bir takım çatışma çomakları sokması. Bence çok büyük bir sorun. Kökten dincilik. Kökten dincilik bence ciddi bir sorun. Yani çok önemsemiyoruz ama neyse ki şöyle bir şey var içini umutlandıran. Özellikle sporda çok iyi olduğu için bizim insanlar. O özellikle sakal tipleriyle vesaireleriyle dini yapılarını belli ediyorlar ama aklı selim anlamında gayet iyi insanlarımız var. Örneğin bir Kafkasyalı bir halkın çocuğu Rusyalı ya da başka Amerikalıyla mücadele ederken bütün diğer Kafkasyalı halklar, Çerkesya halkları, Dağıstan halklarının sporcularına destek sağlıyorlar. Bu ümit verici ama kökten dinciliği oraya yaymaya çalışan ciddi bir yapı da var dünyada. Bizi kullanmaya çalışıyorlar dünyanın pek çok yerinde. Bu bence büyük bir sıkıntı. Bir de dilin unutulması var. Çünkü eğitim düzeyi çok düştü. Tabii ekonomi kötü olduğu zaman nüfus azalıyor. Nüfus azaldığı zaman birçok şey sekteye uğruyor. Dolayısıyla dil konuşma, dilin akademik dünyadaki yaygınlaşması da azalıyor. Bu anlamda Türkiye'de, diasporada ve Kafkasya'da Kafkas dilleri, Adiye dili, Abaza dili ve diğer Çeçen dili vesaire bunların gelişmesinde emeği olanları da saygıyla selamlamak lazım ama işimiz cidden çok zor. Bizim sıkıntımız bunlar bence Leventciğim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mole video olarak, Mole Levent olarak da ben de ekonomi ve nüfus diyorum efendim. Tek iki kelimeyle. Gene bu kavram üzerinden kısa bir cevap rica edeceğim efendim. Süremiz biraz daha oluyor çünkü. Zeynel Abidin Besne'nin yazdığı kitap tanıtımda Çerkez ve Çerkezya sorunu çözülmeden Kafkasya'da bir birlikten söz etmek mümkün değildir demişti. Bu konudaki düşünceleriniz nedir acaba? Yalçın Bey, ilk sizden başlayalım efendim. Kesinlikle doğru. Zeynel Besne kardeşim izliyorsa selamlıyorum. Kesinlikle doğru.
Zaten arkadaşlar yaşadığımız diyalogsuzlukların araya bir takım aramızdaki diyaloğu bozmaya çalışan provokatörlerin özellikle sanal alemde vesaire girmesinin en büyük nedeni zaten Çerkez meselesinin çözülmesinden korkanların tezgahları bunlar. Yani Çerkez meselesi çok çok önemli bir, hayati bir meseledir. Çerkez meselesinin çözümü demek bütün Kuzey Kafkasya'nın meselelerinin çözülmeye başlaması demek. Yani Çerkez'i ister dar anlamda kullanın, ister geniş anlamda kullanın. Anlatabiliyor muyum? Yani Çerkezler toparlandığı zaman dünyaya açık penceresidir Kafkasya'nın Çerkezler. Türkiye'nin demokratikleşmesinde de, Rusya'nın demokratikleşmesinde de, Kafkasya halklarının insanca yaşaması ve demokratikleşmesinde de Çerkez meselesinin çözümü hayati önemlidir. Katılıyorum Zeynel Abidin'e. Doğru söylüyor. Teşekkürler. Sami Bey? Ben de Zeynel'e buradan çok çok selam gönderiyorum. Eğer duyuyorsa veya izliyorsa. Zeynel değerli bir akademisyendir. Düşüncelerini dikkate aldığım bir insandır. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Çerkez ve Çerkezya sorunu netleşmeden, çözülmeden Kafkasya'da bir birlik olmak veya Kafkasya'yı yaşatabilmek mümkün değildir. Şimdi böylesi ulusal siyasi birimleri yaşatabilmenin birkaç parametresi vardır. En önemlisi 3 tanesini söyleyeyim. Eğer bir yapıdan, siyasi bir yapıdan bahsediyoruz. Bir, onu koruyabilecek gücünüzün olması gerekir. Yani askeri gücünüzün olması gerekir. İki, oradaki insanları, yani o birim içerisinde yaşayan insanları doyurabilecek durumda olmanız gerekir. Biraz önce Yalçın'ın da özellikle birkaç kere vurguladı. Yani dünyaya açılan kapısının olması gerekir. Ekonomik gücün olması gerekir. Üç, o bölgede istikrarı getiriyor olması gerekir. İşte bu üçü bir araya geldiğinde, başlıca bu üçü, birkaç parametre daha var ama bu başlıca üçü bir araya geldiğinde o bölge birlik içerisinde ve herhangi bir tehdit altında kalmadan yaşayabilir. Bunun sağlanabilmesinin yolu günümüzde, yani diğer yapılar, Çeçenler, işte o Dağıstanlılar, Abhazlar bunu büyük ölçüde başardılar. Henüz tamamlanmadı tabii süreç ama bugün en önemli ve öncelikli sorun olarak Çerkezlerin birliği ve Çerkezya'nın bir entite olarak ortaya çıkmasını gerekli kılıyor. Bu olursa Kafkasya'da da daha ciddi birliklerin, ekonomik siyasi birliklerin önü açılır. Bu anlamda Zeynel haklıdır. Teşekkür ederim. Peki kurumlarımız derken şu an Türkiye'deki kurumlardan bahsediyorum. Etnik ad ile mi yola devam etmeli, yoksa Kuzey Kafkas, Birleşik Kafkas veyahut da Kafkasya gibi isimleme ve tanımlamalarla devam etmesi daha uygundur sizce? Yalçın Bey, sizden alayım ilk cevabı. Bence Şamis bu konuda daha hassas. O önce cevaplasın. Çünkü ben bunu ikinci bir sorun olarak görüyorum. Ama evet. Şamis bence bu konuda epey şey söyleyecek. Tabii ben de söyleyeceklerim var ama benim asıl derdimi birkaç defa tekrarladım. Benim derdim yarın ne olacak? Buyur Şamis. Yani teşekkürler Yalçın. Ya şimdi hani biraz önce etnik, ulusal kimlikleri tanımlamalıyız. Sonra bütün halkları tek bir kimlik altında toplamaya çalışmamalıyız. Herkes kendi kimliği etrafında örgütlenmeli, vizyonunu örgütleyebilmeli derken zaten bizim hangi yapı veya nasıl bir organizasyon içerisinde olmamız gerektiği çıkıyor ortaya. Bugün artık bütün Kuzey Kafkasya halkları kendi etnik ulusal kimlikleriyle örgütlenmeli. Önce kendi gelecek vizyonlarını çıkarmalı ve bunun için çalışmalılar. Bu anlamda sanki tek bir ulusmuşuz gibi veya Kafkas ulusuymuşuz gibi, yani Kafkasya halkları demeden, Kafkas halkları demeden bir örgütlenme içerisinde olmak tutmaz. Tutmuyor da tutmayacak da. Belki 20 yıl önce, 30 yıl önce henüz işte bu vatanla bağların güçlenmediği, ilişkilerin artmadığı dönemde belki biraz daha ve Türkiye'nin de tabii izin vermemesi göz önüne alınmalı. Belki tutmuştur ama artık bu mümkün değildir. Dolayısıyla bütün kurumlarımızın etnik, ulusal kimlik ve vizyonları etrafında kendi örgütlenmelerini yaratmaları gerekiyor. Bunun üzerinde biraz önce Yalçın'ın da birkaç kere vurguladığı gibi, eğer biz Kafkas halkları arasında
yardımlaşmayı, dayanışmayı büyütmek, yani sadece korumak değil, büyütmek ve hatta bunu ileride ekonomik, siyasi bir birliğe dönüştürmek istiyorsak bu kimliklerin oluşturdukları organizasyonları da bir çatı altında toplamamız gerekiyor tabii. Ama öncelik her ulusal veya her etnik ulusal kimliğin kendi örgütlenmesini kendi ulusal çıkarları etrafında yapması gerekiyor. Öncelik bu. Bunun üzerinde şimdi eğer isimlerini koymak gerekirse Çerkez dernekleri olmalı, Apaz dernekleri olmalı. Mümkünse nüfuslarının da yettiği yerlerde Oset dernekleri, Çeçen dernekleri olmalı. Karaçay Malkar dernekleri olmalı. Sonra eğer bu dernekler federasyonlaşabiliyorlarsa Çerkez Dernekleri Federasyonu olmalı. Veya Birleşik Çerkezya Dernekleri Federasyonu olmalı. Veya Apaz Dernekleri Federasyonu olmalı. Varsa, imkanı varsa Çeçen Dernekleri veya Vaynak Dernekleri Federasyonu olmalı. Ve bunlar Kuzey Kafkasya halklarındaki uluslaşma sürecinin ötekileştirme veya birbirinden ayrışma süreçlerini durdurabilmek veya onun önüne barikat da olmak, sadece o anlamda değil tabii ama buna da yarayacaktır. Barikat olabilmek için bir üst örgütlenmeye gidebilmelidir. Yani bunun adına Kafkas Halkları Federasyonu veya Konfederasyon da diyebilirsiniz. Aslında bu noktada bir noktaya da değinmek istiyorum ben. Yani bir yere de değinmek istiyorum. Birleşik Kafkasya düşüncesine sahip arkadaşlar tarihin çok önemli bir noktasını veya Birleşik Kafkasya Devleti'nin örgütlendiği yıllardaki çok önemli bir yeri kaçırıyorlar. Sanırım Abin'deki 1918 Kasım olabilir toplantıya katılan 1500 delege Birleşik Kafkasya'nın kurulması kararını alırken ama bu devlette her halk kendi özerk yapılanmasına sahip olacaktır kararını almıştır. Yani orada da zaten bir Kafkas halkı söylemi yoktur. Yani Birleşik Kafkasya deyince sanki bir Kafkasya halkı, bir Kafkas halkı yani tek bir ulus olma gibi bir düşünce sanki insanlara şey yapıyor, geliyor ama öyle değil. Geçmişte de öyle değildi. Sonra 1990-91 yani Sovyetler yıkılırken kurulan da Dağlı Halkları Konfederasyonu'ydu. Yani hiçbir zaman aslında Kafkasya coğrafyasında kurulan veya kurulmaya çalışılan birlik ve örgütlenmeler hiçbir zaman o halkları tek bir kimlik altında toplamaya çalışmamıştır. Yani bunu da şundan söylüyorum. Çerkez dernekleri veya Apaz dernekleri veya Oset dernekleri kurulduğunda biz sanki birlik olamayız otomatik olarak. Elbette bu tehlike vardır. Yani milliyetçiliğin içerisinde nasıl bir ırkçılık tehlikesi varsa her milliyetçinin ırkçılığa dönüşmeme veya ırkçılıktan uzaklaşma anlamında bilinçli tavırlar geliştirmesi gerekiyorsa Kafkas halklarının da kendi örgütlenmelerini kurduklarında bunun bir ayrışmaya, bir başkasını ötekileştirmeye neden olmaması için bilinçli tavırlar almaları gerekiyor. Bu tabii ki de doğru. Ama öncelikle Birleşik Kafkasya dediğimizde veya Kafkasya'nın birliği dediğimizde bunun tek bir kimlik altında ve tek bir ulus olma anlamına gelmeyeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Bu ileride tabii bunun süresini bilemeyiz. Tarihin karşımıza neler söylüyor. Belki ileride bütün bu Kuzey Kafkasya halklarının veya Kafkas halklarının tek bir ulusal kimlik altında toplanması mümkün olabilir. Bunu bilemeyiz. Yani o birlik öylesine gelişir. Yani şimdi hatta bir ara özellikle biz Kanada'da yazdığımız 2008-2009 yıllarında bir Avrupa'da devletlerin artık sönümlendiği, ulusların artık ortadan kalktığı, hatta Avrupalılık kimliğinin diğer ulusal kimlikleri yok edeceği gibi bir düşünce vardı. Ama ne yazık ki bu tezler veya bu öngörüler doğru çıkmadı. Onun için bugünden bir Kafkas ulusu olabilir mi ileride? Olamaz mı bilemeyiz. Ben bugünkü şartlarda neler yapılmasından eğer söz edecek olursak şunu söylüyorum. Bütün Kuzey Kafkasya halkı veya her Kuzey Kafkasya halkı kendi etnik ulusal kimliğini güçlendirmeye, dilini, gelenek göreneklerini, sosyal yaşamını örgütlemeye ve bunun için kendi etnik ulusal kimliği altında dernekse dernek, federasyonsa federasyon kurmaya ağırlık vermeli. Ve bununla paralel, bunun üstünde veya bunun artık dediğim gibi bunun tüzüğü, ilişkileri nasıl olur bilemem. Veya hemen bugün mü yoksa belli bir süre geçtikten sonra mı ihtiyaç haline gelecek mi? Bunları bilemeyiz.
Ama yardımlaşmayı ve dayanışmayı da canlı tutabilmek için bir belki de konfederasyon olabilir diye düşünüyorum. Artık buna ek olarak da başka bir şeyin daha yapılması gerekiyor. Bunu da aslında önemli buluyorum. Herhangi bir federasyonumuz veya herhangi bir örgütlenmemiz tek olacağını, o halkın veya o ulusun tek örgütlenmesi olacağı hayalini kurmasın. Böyle bir şey dünyada mümkün değildir. Bizde de mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bizde de eğer bir Çerkez dernekleri veya Birleşik Çerkez dernekleri veya Demokratik Çerkez dernekleri, adını şu anda bilemiyorum, veya Çerkez parantez içerisinde Adliye Dernekleri Federasyonu olduğunda bunun dışında kalan başka yapılar da olabilir, başka federasyonlar da olabilir. Bu mümkündür. Artık dünyada ilgi alanları gittikçe küçülüyor. Yani alt toplumsal gruplar çıkıyor ortaya. Kadınlar da örgütlenebilir. Kadınlar federasyonumuzun dışında bir Çerkez Kadınları, Çerkez Adliye Kadınları Derneği kurabilir. Veya ileride şu çıkabilir. Çerkez Eğitimciler Derneği. Neden olmasın? Yani Çerkez öğretmenler belki de eğitim sorununa çok daha güzel, yani bir dernek çatısı altında toplananlardan hani uzman oldukları için eğitim alanında belki de eğitim bilimci oldukları için daha güzel çözümler de bulabilirler. Neden bir Çerkez Eğitimciler Derneği çıkmasın ortaya? Veya ileride neden Çerkez Yazarlar Birliği çıkmasın? Bunlar mümkündür. Yani böyle toplumsal alt grupların örgütlenmeleri de çıkabilir ortaya. Tüm bunların arasındaki o diyaloğu, biraz önce Yalçın'ın da dile getirdiği gibi, karşılıklı konuşabilecek ortamı koruyabilmek için belki de senede bir işte Türkiye diasporası Çerkez Halk Kongresi gibi veya konferans gibi, bilemiyorum şu anda, sadece bir şey yapıyorum, yani bir örnek veriyorum. Ama tüm bu birimlerimizin de mutlaka federasyonun veya oluşacak herhangi bir yapının birimi olmaları gerekmiyor. Ama bunlar arasındaki diyaloğu da arttırabilecek böylesi kongre gibi, konferans gibi yapıları da, hani bunları yapı diyorum. Çünkü şimdiye kadar tabii bazı toplantılar oldu ama toplantıyı yapan istediğini seçiyor, istediğini davet ediyor. Yani uygun gördüğü insanları seçiyor. Hayır, öyle değil. Bir Çerkez Halk Kongresi'nden bahsediyorsanız o kongreye katılmak isteyen herkesin katılma hakkı olmalı. Onlar düşüncesini orada dile getirmeli ve bunun sürekliliğinin olması gerekiyor. Öyle bugün ihtiyaç, 3 sene sonra bir daha olmaz öyle şey. Bu sürekli olmalı ve burada artık kararlar ne anlamda alınır? Tavsiye kararı mı, yoksa herkesin uyması gerektiği mi? Bunlar süreç içerisinde belirlenecektir. Bugün söylemek mümkün değil ama böyle Çerkez kongresi gibi veya bir Çerkez Halk Kongresi gibi diasporada bir mekanizmanın olmasında özellikle şuradan yola çıktığım için, gelecekte artık toplumsal alt gruplarında kendi örgütlerini kurması gerektiğine inanıyorum. Hatta federasyonumuzun bile, şu anda federasyonumuz bir örgüt gibi çalışıyor ama bir örgütler toplamı gibi çalışmalı. Tüzüğünü de buna göre değiştirmeli diye düşünüyorum. İşte bu tüm örgütler toplamını en azından ruhsal, düşünsel olarak bir arada tutabilecek öyle bir mekanizmaya da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunun üstünde diğer bütün Kuzey Kafkasya halklarıyla da nasıl dayanışma, yardımlaşma içinde olabiliriz? Geleceğe nasıl çakıştığımız oranda birlikte yürüyebiliriz? Bunun da düşünülmesi ve bunun da bir mekanizmasının kurulması gerektiğini inanıyorum. Bu kadar. Yalçın abi. Geliyor mu abi sesi? İzleyiciler artık bıkacak bizden. Geliyor. Şimdi tamam. Ben tabii zarfa değil de mazrufa bakmaktan geliyorum. Yeni gençlerin anlayacağı şekilde. Benim için isimler önemli değil. Benim için amaçlar önemli. Yani neyi hedeflemiş bu yapılar? Şimdi biz kültür dernekleriyle örgütlenmiş bir toplumuz. Halklarız. Kültür dernekleriyle ulusal sorunun çözüldüğünü dünyada hiçbir yerde göremezsiniz. Ben bunu 20 senedir değil 30 senedir söylüyorum. Kültür derneği ulusal sorun çözmez kardeşim. Yapılması gereken şey şu: dernekler ister isimlerini Çerkez yapsın, ister Kafkasya yapsın, ister Birleşik Kafkasya yapsın. Bunlar değil benim için önemli olan. Benim için önemli olan niyettir. Yani bu insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bir kere konularında uzmanlaşan yapılar gerekiyor bize. Örneğin kültür derneklerinden o kadar çok şey bekliyoruz ki, misyon ve vizyon
Hani moda terim var ya, son yıllarda çok söylenmiyor ama öyle misyonlar, öyle vizyonlar yazılıyor ki kültür dernekleri için. Yani devlet zannedersiniz. Böyle bir şey yok. Bunlar hep illüzyon. Bunlar hayal haline geliyor. Bence kültür derneklerinin işlevini azaltmalı. E, Uzmanlaşmış alanlarda yoğunlaşmalıyız. İnsanlar artık uzmanlaşmalı. Yani bir enstitümüz yok. Kürt Enstitüsü var, Laz Enstitüsü var, Ermeni Enstitüsü var, Çerkez Enstitüsü var mı? Veya Kafkas Enstitüsü var mı? Adı her neyse. Bizimle ilgili bir enstitü yok. Bizim dilimiz çok büyük bir tehlike altındaki dillerin içinde, bütün dillerimiz. Bu dillerle ilgili bir enstitümüz, bir çalışmamız yok. İki yer çalışma yapıyor, birbirleriyle diyalog kurmamayı kararlaştırmışlar sanki. Yani daha alfabe Latin mi olsun, Kiril mi olsun noktasında bir araya gelip konuşamayan bir toplumuz biz. Dolayısıyla biz önce niyetimizi belli edeceğiz. Niyetimiz ne? Şamis'in ve Yalçın'ın niyeti şu kardeşim. Yalçın Bey, sesiniz gitti. Kimliğiyle yaşaması. Tüm farklı dillerin ve farklı yapıların desteklenmesi. Bizim amacımız bu. Dolayısıyla şu andaki kurumlarımız hangi yollardan geçti biliyoruz. Eskiden Kafkas adı bile kullanılmıyordu. Soğuk Savaş döneminde dostluk eli, dost eli, yardımlaşma cemiyeti, Türk Kafkas, Kafkas Türkleri. O noktalardan bugünlere geldik. Artık isteyen Çerkez Derneği de kurabiliyor. İsteyen de kurabiliyor. Çeçen Derneği, Osset Derneği de. Alan Vakfı da var. Şamil Vakfı da var. Vakıf da kurabiliyorsunuz. Fakat bunların arasında bir koordinasyon yok. Benim rahatsız olduğum konu bu. Bunlar birbirleriyle çekişmesinler artık. Yani bir gün, yılda bir gün bir araya gelip de dünyaya sesimizi duyuramıyorsak biz çok boşuna konuşuyoruz. 21 Mayıs'larda hala bütün yapılar kendi tarafına çekiyor ya. Yani 80 öncesi bizim Şatko Şamis'le benim öğrencilik, üniversite zamanlarımızda kafamıza yerleşmiş olan ideolojik saplantılarla derneklerimizin, yapılarımızın başında bulunan insanlar bizi bir araya getirmiyorlar. Neden yani Hatko Şamis Kaffed'in bir toplantısında oturup bu konuları konuşmuyor? Veya Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu konseyde Hatko Şamis niye dinlenmiyor? Veya beni niye böyle sürekli suçlayan ve rahatsız eden yorumlarıyla ve yazdıkları mesajlarla insanlar neden karşılarına oturtup dinlemiyorlar? Dinledikleri zaman zaten birçok şey çözülecek değil mi? Yani biz diyalogtan yanayız, dayanışmadan yanayız. Şimdi Çeçen Derneği kuruldu. Kimse gitmiyor kardeşim İstanbul'da. Çeçen kardeşlerimizin her zaman yanındayız biz. Her zaman beraberiz. Benim kankalarım hep. Bağlar başında, ekipte. Çeçen Vakfı biraz daha faal görünüyor. Fakat onlar da Hint-Avrupa ideolojisiyle işleniyorlar. Abhazya'nın durumu belli. Abhazya kendi ayakları üzerinde duramıyor. Nüfusu yok, ekonomisi yok. Abhazya'nın tarihsel Yalçın Bey, aynı linkten tekrar girebilirsin. Bizimle birlikte yaşıyor. Pardon? Tamam. Görüntünüz gitmişti. Düştünüz de zannettim. Evet. 21 Mayıs'ta ne yapalım? Söylediklerim anlaşılmıştır. Yani ben sonuçta diyalog kuracaksa 1000 tane dernek olsun. Önemli değil. Ama gücümüzü bir araya getirmemiz gereken zamanlarda da kapris yapmasın kimse. Teşekkür ederim. Evet. Yalçın Bey, aslında 21 Mayıs'ta bütün kurumların veyahut da grupların bir araya gelip ortak bir eylemde veyahut da söylevde birleşmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Doğru mu anladım? Eksik mi anladım acaba Yalçın Bey? 21 Mayıs'larda bu derneklerimiz, kurumlarımız, gruplarımız ne yapmalıdır acaba? Çok kısa bir şekilde bundan da bir cevap verirseniz sevinirim. Samis Bey, sizden alayım. Yalçın Bey. Konuştu zaten Şamis bu konuda. Yani ben yani hiç ana vatana bakarlarsa Nalçık'ta ne yapıyor bakarlarsa görürler. Orada herhangi bir kurum imzası görüyor musunuz? Taşınan herhangi bir pankartta herhangi bir derneğin herhangi bir kurumun imzasını görüyor musunuz? Herhangi biri bir bayrak yarışına giriyor mu? Pankart yarışına giriyor mu? İzin de vermiyorlar zaten. Hatta açmaya kalkarsanız indirirler.
geçergelik verirler. Dolayısıyla burada 21 Mayıs Çerkes ulusunun bir ulusal günüdür. Bir acı günüdür. Burada aslında sorunu çözmek o kadar zor değil. Herkese Çerkes kimliğiyle oraya gelmenin yeterli olduğunu söyleyip o günü herkesin sahiplenebileceği bir çerçevede örgütlersek sanırım sorun kalmaz. Evet, tamamen ben de katılıyorum aslında. Peki şimdi Türkiye'de farklı etnik unsurların APAZ Federasyonu, APAZ dernekleri, bazı bölgelerde Çeçen dernekleri, Alan Kültür Vakfı gibi açılan dernekler, federasyonlar da söz konusu. Acaba bunların açılmış olması tabanda yaşayan tüm Osetleri alanları veyahut da Çeçenleri veyahut da Apazları veyahut da Adigeleri bu anlamda Adige dernekleri de var tabii ki. Bu anlamda da hepsinin temsil edebiliyor mu? Yani halk taban olarak halkta bu şekilde bir ayrılık şeyi gibi söz konusu oldu mu acaba bu yapıların oluşması? Ya ben mi konuşayım? Yani tabandaki insanların hepsini kapsıyor mu? Osetlerin hepsi Alan Vakfı kapsar diyebiliyor muyuz acaba sizce? Veyahut da Adigelerin Adige dernekleri veyahut da Apazların Apaz Federasyonu bu şekilde bir şey kapsar mı sizce acaba? Ama kısa alayım lütfen soruları ve ardından izleyiciden gelen soruları da geçeceğim. Bu sorudan sonra kişilere özel sorularım olacak bir iki tane. Ondan sonra hemen toplu sorulara geçiyorum efendim. Yayında izleyicilerden gelen sorular. Ben mi cevap vereyim Levent? Pardon. Evet, lütfen. Ya taşların yerine oturması süreci yaşıyoruz. Uzun zamandır biz Kafkasyalı olarak kendimizi tanıttık veya ona öyle örgütlendik. Şimdi tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra her Kafkas halkı kendi siyasi kurumlaşmasını yarattı. Vizyonunu örgütlüyor. Bu doğal olarak diasporaya da yansıyor. Bunu bir ayrışma olarak görmemek gerekiyor. Uluslaşma süreçleri böyledir. Taşlar yerine oturuyor. Yani tabii ki bu uzun bir süreç alacaktır. Bu nedenle ortaya çıkan dernekler veya vakıflar belki de sahip oldukları potansiyelin tamamını örgütleyemiyor olabilirler. Bu gayet normaldir. Ama süreç içerisinde taşlar yerine oturacak ve her kurum veya her dernek artık nasıl örgütleniyorsa veya vakıf kendi tabanını temsil edecek ve kucaklayacak duruma gelecektir. Bu daha yeni bir süreç. Yani toplumsal süreçler öyle hemen bugün karar alındı, yarın çözümlensin diye mümkün değil. Olmaz öyle. Bu zaman alacak ama oturacaktır. Onlar kendi vatanlarıyla bağlarını daha arttıracaklar, geliştirecekler. Belki de Kafkasya'da siyasi yapı biraz daha değişecek. Yani ben kesinlikle onu da akılda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Koca Çarlık yıkıldı, Sovyetler Birliği yıkıldı. Kim bilirdi bunların yıkılacağını. Bugün de Rusya Federasyonu siyasal olarak bir değişim sürecine girebilir. Bu beraberinde pozitif kazanımlar da bize getirebilir. Bunun sonucunda bu vatanla kurulan ilişkilerin niteliği de değişebilir. Ve bu aynı şekilde diasporada yansıdığında o kurumlar, yani Kafkas halklarının kurumları bütün potansiyelini kucaklayabilecek duruma gelebilirler, güçlenebilirler. Ama bu zaman alacaktır. Yalçın Bey, eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Yok, genellikle katılıyorum. Doğru söylüyor. Özellikle son kısım. Biz her an her şeye hazır olmalıyız. Muhakkak. O yüzden bu diyalog ve dayanışma diyorum. Daha önceki anlatımımda tekrar etmek istemiyorum. Söyledim derneklerle vesaireyle ilgili. Bize çok büyük hizmeti geçiyor. İnsanlarımızı bir araya getiriyor ama kritik zamanlarda bir araya gelip tek yumruk olmayı becerebilmemiz lazım. Ve farklı örgütlenmelerimiz gerekiyor. Söyledi biraz evvel Şahimiz. Kadınlar da örgütlensin. Akademisyenler de örgütlensin. Mimarlar da örgütlensin. Herkes elinden geleni yapsın ama bir araya gelmek gerektiği zaman kimse kapris yapmasın. Şimdilik bu kadar. İzleyenlerin sabrını taşırmayalım. Bir de sorulara cevap veremeyeceğiz.
Evet, evet. Yalçın Bey, size 2 tane soru iletip ardından Şamış Bey'e de 2 tane soru iletip ama lütfen kısa olarak cevaplayalım ki seyircilerin, konu derin bir konu, geniş bir konu olunca aslında birkaç program yapılması gerekiyor. Yani reytingi düşünerek aslında bunun soruları gelecek yayına bırakalım isterseniz diyeceğim ama bence devam edelim. İzleyicilere soralım. Bıktılar yani bizi izlemekten. Yoruldular. Yarın işe gidecek insanlar var. Ben rahatım, emekliyim yani. Evet. Kitap okuyup yazıp duruyorum. Hızlı bir şekilde zaten soruların bir kısmı maalesef bir saatlik soruları maalesef belki de cevapladık. Biraz hızlı da ulaşamıyorum. Şamış Bey, size ilk baş soruyorum. Kısa bir süre önce Kabardey-Balkar'da öğrenciyken deport edildiniz zannedersem. Bunda herhangi bir gelişme söz konusu mu? Bunu Rusya'nın bir üst makamlarına adli olarak ilettiniz mi? Öyle bir makam var mı? Veyahut da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bunu iletme gibi bir düşünceniz var mı acaba? Rusya'da zaten gerekli makamları açtık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Bekliyoruz sonucu. Anladım. Ve karar çıkarsa, olumlu çıkarsa sınırdan geçmeyi de tabii yani tekrar oraya yerleşmeye çalışacağım. Evet, inşallah diyorum efendim, bir birey olarak. Kaç yılında kuruldu? Tam ben birebir takip etmediğimden bu tip şeyleri bilemeyeceğim ama Çerkezya Yurtseverleri diye bir oluşum kurulmuştu. Evet. Zannedersem bir 10 yıl kadar oluyor herhalde. Daha sonra bunda ayrılmalar söz konusu oldu. Evet. Yurtsever ibaresinin altından mesela siz Çerkezya Hareketi şeklinde bir isimle, grupla devam ettiniz. Orada da başka ayrılıklar var mı? Onu da tam olarak bilmiyorum doğruyu söylemek gerekirse ama ilk çıkış kaynağından sonra ayrılıklar söz konusu oldu. Bunun sebepleri nelerdi acaba? Kısaca alabilir miyiz? Ya şimdi uzun mu yoksa? yani kısaca nasıl anlatırım? Sadece şöyle söyleyeyim. Yani başladığı gibi devam eden veya aynı insanlarla devam eden bir siyasi örgüt yoktur dünyada. Bu mümkün değil. Kimileri gelir, kimileri gider. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben örgütsel ilişkiyi bir aile ilişkisine benzetirim. Yani ailenin sırları vardır. Aile içerisinde güven vardır. 20 yıl birlikte yaşadığın bir insandan ayrıldıktan sonra o birlikte ne yaşadığını veya ne konuştuğunu, ne bileyim yatak odanı anlatmak çok ayıptır bence. Örgütsel ilişki de biraz buna benzer. Biz bir şeyler yaşadık tabii. Geleceğe birlikte yürümek istedik. Ve birlikte olduğumuz süre boyunca elbette birçok şey konuştuk, birçok şey yaşadık. Benim bunları anlatmam mümkün değil burada. Muhakkak. Benim bunları anlatmam mümkün değil. Bu soruyu soran arkadaşa şunu söylemek istiyorum. Kimse siyasi Yok, olarak... Ben sordum. Bu konu oldukça merak edilen bir konu. Yok, şimdi ben ne yazık ki... Şimdi bakın, diyelim ki yoldaşsınız. Diyelim ki ben Yalçın'la şimdi aynı birim içerisindeyim. İşte diyelim ki bir şahıs bir yerde bir şey yazdı, bir şey söyledi. Şimdi Yalçın bana sorsun, desin ki ya böyle bir şey yazmış şu isimde bir tanesi. Tanıyor musun? Ben onu tanıyorsam ya tanıyorum. Ya boş ver. Çok da sağlıklı düşünen bir arkadaş değildir diyebilirim. Şimdi ben diyelim ki Yalçın'la daha sonra yollarımız ayrıştıktan sonra sen bugün bu adam hakkında böyle demiştin dersem ayıp olmaz mı? Şöyle diyeyim, toz parçacıkları içerisinde belki kayalar da vardı. Toz bulutuna dönüştü ve birlikte yürümemiz mümkün olmadı. Evet. Ama diğer konularda konuşmam. Siyasi olarak bu arkadaş bizim ne yazdığımıza, ne anlattığımıza, neyi nasıl yaptığımıza bakar. Şu an bunu artık bir arada olmadığımız arkadaşların ne yaptıklarına, ne yazdıklarına, nasıl yazdıklarına bakar ve kendisi karar verir. Zaten buna ciddi bir şekilde bakan insan neden artık birlikte olmadığımızı, yani aralarında çok değerli arkadaşlar da var. Kesinlikle herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Bir suçlama olarak söylemiyorum bunları. Ama birlikte yürümek mümkün değildi. Bunlar da hiçbir yerde, ben şimdiye kadar aramızdan ayrılan veya artık birlikte yürümediğim hiçbir arkadaş hakkında
bir sır olabilecek bir şey anlatmadım. Kötü de konuşmadım, konuşmayacağım. Bu benim için bir ilkedir. Yok, Sami Bey zaten burada şu oldu bu oldu o onu bunu dedi mahalle kavgası şeklinde mahalle dedikodusu şeklinde bir sual kesinlikle zaten değil. Türkiye'nin siyasi hayatında da görüyoruz. Bir partide aynı partide olanlar bir bakıyoruz 3 gün sonra farklı görüşlerinden ayrılıp farklı partilere açıyorlar vesaire. Bunlar hayatın içinde doğal şeyler. Fakat bunu neden özellikle sormak istedim? Mesela 3-4 hafta önce İskenderun Başkanımızla yaptığımız mülakatta da bu serzenişle karşılandım. Videolarım da zaten arşivlerde mevcut. Ve bunu birçok yerde dile getirildiğini, soru sorulduğunu gördüğüm için bunu sormak istedim. Yoksa Ahmet'le Mehmet'le şu yaşandı, şu onu bunu dedi mi falan gibi öyle bir şey anlatmak isteseniz dahi ben şahsen yayıncı olarak anlattırmam. Çünkü o onu dedi, bunu dedikleriyle ilgili yakışık kimseye almaz. O zaman şöyle diyeyim, yani özellikle Şaban arkadaşların da bahsettiği için tabii o iyi niyetliydi. Yani neden ben böyle bir şeyler olmasa elbette birlik bütünlük içerisinde yürümeye devam edebilseydik iyi olurdu diyerek bir iyi niyetini belli etti. Bu güzel bir şey. Bunu bir kenara yazıyorum. Ama tabii hani dışı beni içi seni yakar hesabı. Biz örgütlü yürüyen insanlar birçok konuyu tartışırlar. Sadece bir ideolojinin temel köşe taşlarında anlaşıyor olmak yetmez. Onların bir de nasıl hayata geçirileceği, artı bir arada nasıl örgütleneceği vesaire birçok konu vardır. Bunlar zaman zaman birlikte olmamaya kadar, artık olunamayacağına kadar gidebilir. Öyle diyeyim, yani toz parçacıkları toz bulutu haline geldi ve artık önümüzü göremez olduk. Peki Çerkezi Hareketi bundan sonra derneksel, kurumsal anlamda veyahut da kurumların içerisinde ne gibi faaliyetlerde bulunacak veyahut da kurumsal yapıya ulaşacak mı? Aslında uzun bir konu, bir program çıkar bundan aslında ama Çerkezi Hareketi'nin planları ne ileriki günlerde? Levent, Çerkezi Hareketi informal bir gruptu. Çerkezi yurtseverleri de informal bir gruptu. İnformal bir grubun bir kurumdan, yani bir meslek örgütünden farkı daha homojen olmasıdır. Ama bizlerin hepsi zaten şu veya bu dernekte çalışan insanlarız. Ben Reyhanlı Derneği Yönetim Kurulu'ndayım. Yani Uğur arkadaşımız başkanımız veya ne bileyim bildiğiniz isimler olduğu için söyleyeceğim. Haydar Antalya Dernek Başkanımız. Bizim arkadaşlarımızın hepsi zaten derneklerimizde ve derneklerimizin üst kurumu olan federasyonumuzda çalışan insanlar. Asla bu daha önce birileri tarafından dile getirilmiş olabilir. Bir yerlerde bizim gibi düşünen insanlar tarafından yazılmış, çizilmiş olabilir. Biz asla ayrı bir örgütlenmeye gitmeyeceğiz. Biz bu federasyonun bir bileşeniyiz. Federasyon içerisinde kalacağız. Federasyon içerisinde düşüncelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Ve asla ayrı bir örgütlenmeye gitmeyeceğiz. Artı bunun bir nedeni de biz ilk ortaya çıktığımızda da şunu söylemiştik. Misyonumuz bugünkü süreçte, misyonumuz federasyonumuzun çerkezleşmesi ve demokratikleşmesidir. Bizim federasyon içerisinde varlığımız her ne kadar bizimle ilgili bir sürü şey söyleniyor veya işte bazen yani siyasi içeriğin dışında yorumlar yapılıyorsa da bizim varlığımız federasyonumuzun demokratikleşmesini de zorluyor. Bu anlamda içinde kalacağız. Demokratik bir örgütlenme haline dönüşmesi için demokratik değil şu anda. Onu da söyleyeyim. Zaten tüzüğüne de bakarsanız da görürsünüz. Çalışma tarzı da demokratik değil. Ama bizim varlığımız kurumumuzun demokratikleşmesi için de bir şans. Direniyoruz. İnşallah ölmeyiz veya yılmayız. Asla ayrı bir örgütlenmeye gitmeyeceğiz. İnformal grup olarak federasyonumuzun içerisinde çalışmaya, doğru bulduğumuz her şeyi desteklemeye, doğru bulmadıklarımızı eleştirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Yalçın Bey, aslında iki konumuza da özel 6 tane soru sordum ama bunu sorayım. Sadece ondan sonra izleyicilerin sorularına geçmek istiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Yalçın Bey, İstanbul'da yerel seçimler miydi? Milletvekili seçimlikler, özür dilerim. Milletvekili seçiminin döneminde adaylığınızı açıklamıştınız efendim. Aynı seçim bölgesinde de Şurdum Avcı Hanım da vardı. Bu neden böyle bir girişimde bulundunuz? Bir hemşerimizin olduğu bölgede
tekrar bu şekilde aday olmanız nasıl karşılandı? Bunun altındaki gerekçeler neydi? Çünkü ben bunu birçok yerde duydum yani bilen bilmeyen. Ya İstanbul'da bölge mi kaldıydı? Niye ikisi aynı bölgede girdi gibi. Gerek sizin üzerinizde gerekse Sayın Avcı, Şurdum Avcı nezdinde bu şekilde şeyler de kulağımıza gelmişti. Buradaki kısa bir şekilde anlatmak mümkün müdür acaba gelişen olayları? Kısa bir şekilde anlatmak mümkün değil. Bu ciddi bir programda anlatmak istediğim bir şey. Belgeleriyle. Belgelerin hepsi de şu anda köydeki evimde. Bakın ben 1850 oya yakın oy aldım. Diğer arkadaşlar ikisinin toplamı 1000 oy olmadı. Bu kadar cevap yeterlidir şimdi. Yani öbür detaylara girersin. Sabaha kadar konuşuruz. Bakın 1850 oya yakın oy aldım. İki kişinin toplamı birinci bölgedeki benimle aynı bölgede giren hanımefendinin oyuyla parti başkanının oyu 1000 oyu bulmadı. Teşekkür ediyorum. Yalçın Bey o zaman madem böyle bir konuşulacak konu var hemen bir yayıncı olarak bu şöyle düşünüyorum. Gerek bu konu gerekse Türkiye'deki Çerkezlerin siyasi yapıları gelişmeleriyle ilgili bu şekilde bir program yapabilir miyiz? Böyle bir seyircilerin önünde mobbing uygulayarak. Bakın bu konuyu o partideki en yetkili arkadaşlarla kaç kişi olursa olsun ben tek başına olmak üzere konuşabiliriz. Her ortamda konuşabiliriz. Ben bunu kendilerine yazılı olarak da ifade ettim defalarca. Sözlü olarak da ifade ettim. Toplantılarına da geldim. Konuyu ben Jinev gazetesinin röportajında o seçim sırasında benimle yapılan röportajda 2 sayfa konuyu ve neden ortaya çıktığımı anlattım. 2 gazete benimle internet üzerinden bu konuyla ilgili yayın yaptı. Ve burada ben her şeyi gayet net ve gayet açık anlattım. O yüzden diyorum ki bunları ben yıllardır konuşmak istiyorum. Şimdi ben bununla ilgili ortaya çıkıp yaşadıklarımı yazsam ortalık cidden rahatsız olur. Ama bunu yüz yüze konuşmak, diyalog kurmak her zaman iyidir. Söylüyorum bakın, ortaya çıkışımı gayet net şekilde anlatıyorum. Ve ben sadece Çerkezler için de çıkmadım yola. Onu da farklı olarak söyleyeyim. Artı benim önce ikinci bölgede gençler, o partinin içindeki gençler beni ikinci bölgede benim haberim olmadan ankete soktular. Ankette birinci oldum. Ve biliyor musunuz ben orada da o partinin bir adayı olduğunu da bilmiyordum ki varmış. Bana hiç itiraz etmediler o zaman. Ne zaman ki ben birinci bölgeden talep alıp benimki eski mahallemden, takım arkadaşlarımdan, dernek çevremden aman ne yapıyorsun ikinci bölgede ne işin var deyip de ne zaman birinci bölgeye geçtim kıyamet o zaman koptu. İkinci bölgedeki Laz Ali İhsan arkadaşıma destek oldum ben. Rekor oy aldı biliyor musunuz? Hiç kimse o Laz arkadaşın partinin adayı olduğunu söylemiyor. Bakın siz de belki de bilmiyorsunuz değil mi? Ben yerimi ona bıraktım. Laz arkadaşıma bıraktım. Ben orada Laz arkadaşımı rakipken hiç rahatsız olmadılar. Ama bu tarafa gelince insanlar rahatsız oldular. Şimdilik böyle bitireyim ama bu konuyu mutlaka konuşalım. Tekrar buradan ilan ediyorum. Nerede ve ne zaman istenirse belgelerle konuşmak istiyorum. Evet. Sorulara geçiyoruz. Geç oldu ama sorulara geçiyoruz. Yakalayabildiğimiz kadar değerli seyircilerimizin sorularını yakalayabildiğimiz kadar Nalçik'ten Karden Mehmet Ali Çerkez halkını seven, onun geleceği için elinden geleni yapan 2 değerli kardeşimiz. Biriniz halkımızın kurtuluşu için bağımsız Birleşik Kafkasya diyorsunuz. Diğeri de Çerkezya'nın yeniden inşa edilmesi diyorsunuz. Sorum şu. Çerkez halkı, Çerkez vatanı diasporada olan kardeşlerimizden burada Birleşik Kafkasya veyahut da Çerkezya kurmanızı değil, sadece buraya gelip burada yaşamanızı istiyor desem ne dersiniz? Ana vatandakiler sadece buraya gelip burada yaşamanızı istiyoruz desem ne dersiniz diye. Lütfen cevapları... Çok teşekkür ederim. Ben önce cevap vereyim beyaz sakallı olarak.
Teşekkür ediyorum soruya. Arkadaşımızı da selamlıyorum. Bütün ana vatandakileri selamlıyorum. Ben tamam kardeşim, saygı duyuyorum bu fikre derim. Ama benim düşüncem de bu derim. Teşekkür ederim. Samis Bey? Sanırım Anlaşıldı mı acaba? Sesim geldi mi? Tekrar etmeme gerek var mı? Arkadaşımızın sorusunu geçiştirmiş olmuyor. Yok, sesiniz geldi ama tekrarlayabilirsiniz. Biraz ben sorulara da odaklandığım için kaçırmış olabilirim. Bir cümleyle özetlediniz aslında. Samis Bey? Söyleyeyim, pardon. Ben Yalçın bir şey ekleyecek mi diye bekliyordum. Mehmet Ali'ye çok çok selam. Çok değerli bir insan. Aslında Çerkezya'nın yeniden inşası ne demektir? Onu tekrar yayınlamam gerekiyor. Zaten Çerkezya'nın yeniden inşası demek, Çerkez kimliğini, vatan bilincini ve dönüşü güçlendirmek demektir. Bu anlamda hem vatana imkanı olan vatana dönmeli, onu anlatıyoruz zaten, hem de vatana dönüş için gerekli bilinci yaratmaya, örgütlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda Çerkezya'nın yeniden inşası oraya gelip bir siyasi olarak bir şeyleri değiştirmek değil. Öncelik zaten oraya dönüşü sağlamak. Yoksa buradan Çerkezya'yı inşa etmemiz zaten mümkün değil. Bu anlamda evet, oradaki insanların bizim diasporadan mümkün olduğunca hızlı vatana dönmemizi istediklerini biliyorum. Onlarla sohbetim çok oldu. Şahsen kendim o adımı atmaya çalıştım, olmadı ama dedikleri doğru. Öncelikle oraya gitmek gerekiyor, gitmeye çalışmak gerekiyor. Gidemeyen, şartları olmayan, oraya dönmek isteyenlere destek vermesi gerekiyor. Vatanı maddi, manevi, demografik, ekonomik desteklemesi gerekiyor. Bunların hepsi doğrudur. Çerkezya'nın ama şöyle şunu diyeyim, Çerkezya'nın yeniden inşası düşüncesi zaten aslında budur. Şimdi bu sorudan sonra aklıma geldi. O zaman ben yarın bunu yayınlayayım tekrar. Facebook sayfamızda yayınlayacağım. Çerkezya'nın inşası ne demektir? Çerkezya'nın yeniden inşasının çoğu zaman, yani biraz önce Levent sen de anlattın. Çoğu zaman Çerkezya diyen herkes sanki aynı şeyleri söylüyormuş sanki veya hatta aynı örgütlenme içerisinde yer alıyormuş gibi zannediliyor ve herkesin aynı şeyi düşündüğü veya aynı şeyi söylediği sonuçlara ulaşılıyor. Öyle değil. Bizim Çerkezya'mız biraz daha farklı bir Çerkezya. Veya her Çerkezya diyen aynı şeyleri söylemiyor. Ben bizim ne dediğimizi yarın yayınlayacağım. Tamam. Rahşan Erdoğan Yılmaz, Çerkez soykırımını tanıdığını deklare eden Gürcistan ile Çerkez yaklaşmasını Çerkezlerin anavatan ve diasporadaki gelecekler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Gürcistan'ın soykırım tanıması ve bu şekilde Çerkez yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye Rahşan sorar. Yalçın Bey, size soralım ilk önce. Ben tabii şimdi güzel bir soru. Ben samimi bulmamakla birlikte bizim için faydalı olduğunu düşünüyorum. Gayet oportunist bir yaklaşımları var ama biz de oportunist olmalıyız ve bunu kullanmalıyız diyorum. Fakat Gürcistan halkları bizim kardeşlerimiz olmasına rağmen bize, özellikle Ossetli Abaza kardeşlerimize asla kardeşçe davranmadılar çok yakın zamanda. Bunun için bir özür dilemeleri durumunda. Gürcistan bizim için düşman bir toplum değil, düşman bir devlet olmamalı. Temiz bir sayfa açabiliriz. Onlar bunu kendi siyasi çıkarları için istiyorlar. Bunu siyasi çıkarları için yaptılar. Biz de kendi siyasi çıkarlarımız için Çerkez soykırımını tanıyan bir ülke olarak teşekkür ediyoruz. Ama gerçekleri de biliyoruz. Teşekkürler. Samis Bey? Ya aslında Yalçın'ın söylediklerine büyük ölçüde katılıyorum. Sadece bir söz söyleyeceğim. Yani devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır. Ben Gürcistan'a giden birisi olarak, birkaç kere giden ve o soykırım tanıma sürecinde yer alan birisi olarak da söyleyeyim. Bu niyetle gittik. Yani ileride şartlar daha uygun olursa belki Gürcistan'la Abhazya, Çerkezya arasında çok daha güçlü bağlar da olabilir. Ama bugün için devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır prensibini hiç aklımızdan çıkartmadan kurduk o ilişkiyi. Sadece
bu çerçevede kalmıştır. Eğer şunu söylüyorsa sanırım onun altında şu da gizli veya bilinmiyor. Gürcistan'a giden Çerkez soykırımının tanınması sürecinde ilişki kuran hiç kimse orada Apaza'yı tartışmadı. Öyle bir şey yok. Orada zannediliyor ki Çerkezler, Gürcüler bir araya geldiler. İşte Apazlara karşı dostlu. Hiç öyle bir şey olmadı. İçerisinde olan birisi olarak bunu %100 kesinlikle söylüyorum. Hiç böyle bir konu gündeme gelmedi ve Çerkezler orada Çerkez soykırımının tanınması konusu dışında hiçbir konuyu konuşmadılar. Evet. Kayseri'den Erkan Öztürk böyle bir programda kesinlikle Apaz, Osset, Çeçen ve Dağıstan halklarının olması ve onları da dinlememiz gerekiyordu diyor. Doğrudur, fakat yayına iki konuğumuzda bu kadar sürede bu kadar kısıtlı konular konuşmuşken birden fazla kurumu, grubu da alırsak sabaha kadar sürecekti bu yayın. Fakat Mole Video'da yayınlarımız bu yayında tamamlanmıyor. Üretimsel yayınlarımızın içerisinde bu tip yayınlarımız da devam edeceğini belirtmek isterim. Albek Hızlıok, bütün Kafkas halkları kendi dilleri yerine Çerkezce konuşmaya başlasınlar. Çeçence, Osetçe vesaire dillerini bir kenara bırakalım, kabul ederler mi diye bir soru sormuş ama sanki biraz yorum gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey söyleyen var mı? Yani bu yorum da her şey, bu çok şey değil yani. Böyle bir şey söyleyen yok ki. Herkes kendi dilini, kültürünü idame ettirecek, koruyacak ve biz destek vereceğiz. Herkes dedi. Şamis de dedi, ben de dedim. Böyle bir sonucun çıkması bana biraz enteresan geliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz saygılıyız tüm kimliklere. Evet. Tevune Cumali, siyasi ve ekonomik güçten bahsedelim. İnsanlarımızın, özellikle gençlerimizin sorularını ne kadar duyarlıyız? Sorunlarını çözebiliyor muyuz? İyi günde ve kötü günde insanlarımızın ne kadar yanındayız diye bu da bir yorum gibi aslında İşte ama. bu. Yani şimdi çok, hayır yorum değil, güzel bir şey. Çok dil, çok örgütlenmek demek çok iş yapmak demek değildir. Bakın yapılabilecek bir sürü şey var. Bak, genç arkadaşımız çok güzel bir soru sormuş. Gerçekten bu soruyu ciddiye almamız gerekiyor. Teşekkür ederim soru soran arkadaşım. Tevne arkadaşımıza teşekkür ederim. Evet. Haklı. Hemen telefondan takip edin biraz. Nart Yenem Atalay. Yalçın Bey'e sorum. Sözlü olarak söyleyeyim. Yalçın Bey'e sorum. Kalıcı değil, dönüşçü olduğunu belirtti. Kafkasya'da hükümet bazında ve halk tabanında bu söylemlerinin bir karşılığı olduğunu söyleyebilir ve örnekleyebilir mi? Teşekkürler. Ben teşekkürler Nart Atalay'a. Ben dönüşçü kalıcı muhabbetlerini bitireli. Ben Kafkasya'daki bütün halkların özgür demokratik yaşamından yanayım. Hangi söylem, halk tabanında bu söylemlerin karşılık bulup bulmamasını zaman gösterecek. Çalışırsak, anlatırsak, gösterirsek, ezberleri bozarsak ben karşılık bulacağına eminim. Çünkü halkların birbiriyle dayanışma ve kardeşlik halinde olmasını herkes ister. Yani dışarıdan bize dayatılan karşılıklı çatışmacı dili reddedersek çözebiliriz diye düşünüyorum sevgili kardeşim. Selamlıyorum seni. Samit Bey, bir ekleme yapmak istiyor musunuz? Yani Yenem'in sorduğu soru, hükümetler bazında ve halk tabanında bu söylemlerin bir karşılığı olduğu söylenebilir mi? Yani eskiden daha güçlüydü tabii dönüş beklentisi ama ben oradayken de belli gruplarla veya insanlarla sohbetlerim oldu. Halkta böyle bir istek büyük gerçekten. Yani insanlar orada hakikaten bizim vatana dönmemizi istiyorlar, bekliyorlar. Ama hükümet bazında öyle mi derseniz çok da öyle değil gibime geliyor. Çünkü orada zaten biraz, yani programın başında Yalçın'ın söylediği bir konu var. Bende rakamlar da var aslında. 2000 yani şu son 25 yıl içerisinde 2018'e kadar Kabardey-Balkarya'dan yaklaşık 150 bin Kabardey aş derdiyle Kabardey'i terk etmiş, çıkmış yani. Yani Kabardey'in ekonomik yapısı ki aynı sorun diğer cumhuriyetlerimiz için de geçerli diye düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde bir dönüşü karşılayabilecek durumda değil. Kendilerine yetmiyorlar daha.
Ama bunu da şey şeklinde anlamamak lazım. Kimileri de hani işte siz şöyle bir yorum yapıyor ya bazen insanlar. İşte biz sanki vatanı terk edip kaçtık. İşte siz kaçtınız, sizin gelmenizi istemiyoruz şeklinde böyle bir yorum çok saçma, çok çocukça. Öyle bir şey değil. Hem tabanda hem hükümette de en azından Çerkes kimliğine bakıldığında gerçekten diasporanın vatana dönmesi isteniyor. Ama hükümette kaygılar var. Çok doğal. Sorumluluklar onda. Siyasi, ekonomik sorumluluklar onda. O gelecek insanları orada barındırabilecek, onlara iş bulabilecek gücü de yok. Yani şu anda onu da söyleyebilirim. Yani tek tek insanlardan bahsetmiyorum. Hani biraz daha grup veya kitle şeklinde dönüşleri yani Suriye'den Çerkezler döndüğünde gördük ne olduğunu yani. Uzun süre gerçekten birçok ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandı Cumhuriyetler. Onun için istek var ama şartlar henüz daha kitlesel dönüşleri karşılayabilecek durumda değil diye düşünüyorum. Evet. Program ilk başında Yalçın Bey bahsederken Murat Papşu yorumlarında şu an o kısımları maalesef göremiyorum. Murat Bey yayındaysa eklerse sevinirim. Yalçın Bey'e bu hızlı bir şekilde okudum ama yanlış şey yaparsam o da olmayacak şimdi. Bu bahsettiğiniz konuları isim tabiri üzerinden belirten yayınlar var mıydı? Bu yayınlar hangileriydi diye sordu ama hangi dönemden bahsetti okudum ama hızlı bir şekilde şu an aklımda değil. Murat Bey izliyorsa tekrar yazarsa sevinirim. Aslan Tuğba, her halk kendi kimlik vurgusunu ön plana alarak geleceğini tayin ederken neden Çerkez Adigeler mikrocu olarak ifade ediliyor? Zannedersem Yalçın Bey buna biraz daha siz cevap verirsiniz. Zaten aslında buna bir cevap verdiniz ama eklemek ister misiniz? Tabii. Tuğba Hanım, hiç kimse eğer diğer halkları ötekileştirerek kendine kimlik biçmiyorsa, diğer halkları suçlayarak kendine kimlik biçmiyorsa, diğer halkları yok saymıyorsa, onların varlığına, kimliğine, farklılığına saygı gösteriyorsa hiç kimseyi mikrocu olarak suçlamaz. Bu sırf Çerkez Adigeler için söylenmiyor ki. Sadece kendi etnik kimliğini ön plana çıkartan etnosantrik dediğimiz insanların söylemleri için kullanıyorlar bu mikrocu demeyi. Yani kendi küçük dünyası dışındaki dünyayı tanımıyor anlamında. Ben şahsen herkes için kullanırım. Eğer yanındaki en yakın komşusu olan halkı ötekileştirip onun ifadelerini yok sayıp onu o ülkenin toprağın insanı değilmiş gibi davranan herkes mikro milliyetçilik yapıyordur. Bu da toplumlara çatışma getirir. Başka bir şey getirmez. Umarım anlatabilmişimdir. Yani ortada bir somut sadece Adigeler için söyleniyor diyor bir şey yok. Evet. Süha Baytekin Bey sormuş. Bazı kavramlar aynı kelimeleriyle adlandırılırlar ama hayata geçtikleri toplumların gerçeklerine göre anlamlandırılırlar. Biz böyle bir kavram mıdır? Yanıtınız evet ise ana vatandaki biz ile diasporadaki biz algısı size göre nasıldır, nasıl olmalıdır? Kime acaba soru? Süha Bey'in sorusu. Yok, kime sormuş acaba? Bana mı, Şamis'e mi sormuş? Direkt isim telaffuz etmemiş efendim. Yalçın Bey'e olduğu uyarısı var. Tamam. Şimdi diaspora ve ana vatanda aynı kelimeler aynı şeyleri ifade etmiyor gerçekten. Ben 1990 yılında Süha kardeşim Kafkasya'ya eşimle gittiğim zaman biraz önce de sözünü etmiştim ya. Orada mesela bizim biz kavramımızla onların biz kavramı arasında uçurum olduğunu gördüm. Biz Anadolu diasporada yaşayan hemen hemen bütün kendisine Çerkez diyen etnik kimliği ne olursa olsun herkesi biz olarak kabul ederken orada hiç öyle bir şey yoktu. Orada komşu bile ancak komşu diyorlar. Yani en yakın akrabalarını neredeyse Aşuvalar Aşkaruvalara komşu diyecek. Adige'dekiler Kaberdeylere komşu diyecek. Biz demiyorlar. Yani biz algısı ama bence nasıl olmalı? Bence biz algısı karşı tarafı anlayarak, farklılıklarına saygı göstererek, ortaklaştıkları ortak çıkarlar üzerinde ortak mücadele ederek olur. Bu da her zaman yaratılabilir. Geçmişte bu yaratıldı. Birleşik Kafkasya
devletini kuranlar 1918 yılında her kimliğin kendi farklılığını, her dilin kendi farklılığını saygıyla karşılayarak ve onun gelişimiyle kendi yapılarını koruyarak o devletin içinde federatif veya konfederatif bir şekilde yer almak üzere biz algısının içine girdiler. Yani biz olmak için ille aynı olmamız gerekmiyor. Biz olmamız için omuz omuza olmamız yeterli oluyor. Umarım soruya yanıt verebilmişimdir Süha'cığım. Teşekkürler. Evet. Gözleri de bozuluyor galiba. Çeta Umar. Umar Çeta yazmış. Yalçın Bey'in dediği birleşmeyi aynı dili konuşan fakat 4 farklı yönetim bölgesine sahip olan Çerkes Adige halkından neden başlamıyoruz? Harika. Teşekkürler Umar Çetal. Benim 1992 yılında Kafkasya Gerçeği dergisinde hatırlıyorum bakın. Kafkasya Gerçeği dergisi Samsun'da Sefer Berzek abimizin çıkardığı dergide yazdığım bir yazı vardı. Orada tam bu sizin dediğinizi planlamıştım ben. Ütopya ve Gerçektir yazının adı. Orada Ütopya ve Gerçek yazısında diğer halkları ötekileştirmeden, onlarla aralarında sorun ve diyalogsuzluk yaratmadan bütün halkların kendi aralarında birleşmeleri, öncelikle Çerkez halkının, Adige halkının diyelim burada, Adige halkının bu 4 farklı yönetim bölgesinin bir araya gelmesinin hayalini kurmuştum. Abhazya'nın da bir süre sonra buna katılması, Osetya'nın da katılması. Yani her kimlik kendi yapısını belli bir düzende, belli bir sistematiğin içine oturduktan sonra çeşitliliğini koruyarak bir araya gelebileceğinin hayalini kurmuştum. Aynı şeyi söylüyorsunuz siz de. Haklısınız. Neden olmasın ki? Ben Adige'yim yani. Sesa Adiges. Adiyar Zekos ve Skoyas. Yani ben Adige olduğuma göre böyle bir şey hayır demem. Evet. Sıradaki sorumuz Samis Bey'e. Yonca Doğbaydin sormuş. Adige eşittir Çerkez söylemi Adigeleri yalnızlaştırmaktan başka şimdiye kadar ne işe yaradı mı? Biraz düşük yazmış. Ne işe yaradı diye sormuş kendisi. Adige eşittir Çerkez söylemi Adigeleri yalnızlaştırmaktan başka şimdiye kadar ne işe yaradı? Samis Bey bunu size sorar. Ya önce teşekkürler soru için Yonca Hanım. Şimdi taşlar yerine oturuncaya kadar elbette bazı eksiler artılar olacak tabii. Yani şimdi şöyle diyeyim, bir proje vardı. Bütün Kafkas halklarının tek bir çatı altında toplandığı, hatta Kafkas ulusunun yaratılabileceği belki de düşüncesi. Ve biz hayır, bunun mümkün olmadığını, bir dünyanın konjonktürün buna uygun olmadığını, çünkü sosyalist sistemde çöktükten sonra milliyetçilikler, işte ulusların varlıklarını koruma çabaları arttı. Bunlar daha çok yasal demokratik yöntemlerle oluyordu. Doğal olarak her ulusal topluluk kendisine uluslaşma ve geleceğini garanti altına alma çabası içerisine girdi. Ama öncesindeki yapı bu değildi. Doğal olarak o önceki yapı bu değişime direniyor. Bu her zaman böyle olur. Eski yeniye direnir. Bence yeni geleceği temsil ediyor. Şimdi biz ayrılmayı savunmuyoruz aslında. Yani biraz önce Yalçın'ın da birkaç kere vurguladığı gibi insanların kendi ulusal kimlikleriyle örgütlenmeleri ayrılık gibi, bölünme gibi yorumlanıyor. Hayır, biz sadece şu anki kurumun, örgütlenmenin reorganizasyonunu savunuyoruz. Yani ayrılmak, bölünmek, ötekileştirmek, onları düşmanlaştırmak kesinlikle kabul etmediğim şey. Şimdi şunların tabii ben farkındayım. Yani sosyal medyada her ayrışım biraz sancılı olur. Hatta biliyorsunuz bazı ülkelerde ayrışmalar, yani Yugoslavya'da falan savaşa dönüştü. Yani elbette bizde de bazen olumsuz olabilecek şeyler oldu. Belki küsmeler oldu veya aynı şekilde Çerkez veya ulusal toplulukların kendi kimlikleriyle örgütlenmesini bir başkasını ötekileştirme, düşmanlaştırma veya aşağılama şeklinde yapanlar da oldu. Tabii ben de bunları görüyorum.
Yani ama bunları ben tabii belki de bilemiyorum tabii, Yalçın şimdi nasıl bakıyor şey yapmak, onun hakkında da yorum yapmak istiyorum. Ama ben bunları milliyetçi olarak görmüyorum. Bunlar lumpendir. Yani insan bir başka halka nasıl şey yapar, yani hakaret eder? Bir başka halka düşmanlık yaparak nasıl kendisini tanımlamaya çalışır? Mümkün mü? Bunun milliyetçilikle alakası yok. Lumpenlik, ırkçılık bunlar. Ama o ayrışma, daha doğrusu reorganizasyon süreci. Bakın, biz bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir masayı, sandalyeyi bir kenara koymaktan bahsetmiyoruz. Belki de 3 kuşaktır, 4 kuşaktır birlikte yaşamış, birlikte örgütlenmiş insanların bugünün şartlarına uygun yeniden örgütlenmesinden bahsediyoruz. Bunları birileri tabii ki kabullenmekte zorlanacak. Bu süreç tabii ki biraz daha uzun sürecek. Ama dediğim gibi şu kelime doğru değil. Yani ayrılmak kelimesi doğru değil. Ayrılmayı değil, birliği yeniden tanımlamayı anlatıyoruz biz. Yeniden başka bir platformda, başka bir zeminde, belki de başka bir karakterde örgütlenmekten bahsediyoruz. Yani bir Çeçen onurlu bir halktır, bir Apaz onurlu bir halktır. Ben onlarla sonsuza kadar birlikte yürümek isterim. Ve gelecekte mümkünse tabii ki ekonomik siyasi birlik kurmak da istiyorum. Evet. Sadece bu yeniden örgütlenme süreci olarak ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilecek bir yapı olduğuna inandığım için bunları anlatıyorum. Bu ayrılmak şeklinde yorumlanmalı. Ayrılık değil bu. Yani hatta bu insanların derneklerden, yani şu anda hani bazı derneklerde Osset, Çeçen, Abaza birlikte, bu birliktelik de bozulmayacak. Öyle bir şey yok. Ama işte belki de işte bu politik düşüncelerimizi yayılmasını veya işte benim başkaları tarafından benimsenmesini istenmeyen insanların kafalarında negatif olarak algılanabilecek kelimelerle, sözcüklerle anlatıyorlar sorunları. Öyle değil, negatif değil, tam tersine. Biz çok daha güçlü olacağız ve çok daha güçlü birlikler kuracağız. Eğer kendi etnik, ulusal kimliklerimizle örgütlenirsek geleceğe çok daha güzel yürüyeceğiz. Buna inanıyorum. Ayrılık olarak görmüyorum bunu. Evet. Bu algıda durup dururken oluşmadı. Bu algıyı oluşturan insanlar da bir aynada kendisini değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim. Taner Özbağ. Nick'inin yanında ismini de belirtmiş. Saygılı bir şekilde bu davranışlarından tanımıyorum zannedersem kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış bence. Çünkü yayınımızın altında isimlerin yayınlanmasını özellikle istirham ettik. Yayınımızda bol miktarda sahte insanların Vatan Millet Sakarya edebiyatlarının olduğunu da görüyorum ama mümkün olduğunca o kişileri birkaç kişiyle engelledim. Yayınlamamaya çalıştım. Çerkez eşittir Adige dayatması ne kadar doğrudur? General İsmail Berkuk'un her Adige Çerkes'tir. Ancak her Çerkes Adige değildir sözünü nasıl anlıyorsunuz? Taner Özbağ, teşekkür ederim. Bana mı soru? Kısa şekilde her ikinize de. Ya burada da aynı sorun var. Dayatma şeklinde. Yani dayatma var mı ya? Yani insanlar kendilerini ifade ederken sanırım kendi politik inançları çerçevesinde kelimeler veya sözcükler kullanıyorlar. Çerkez Adige bir gerçekliktir zaten. Gerçeklik olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde vatanda da böyledir. Bakın daha 2 gün önce Adige diktatla ilgili bir açıklama yaptılar. Adige ve Çerkez yine parantez yazın. Hatta DSB'nin aslında bütün bileşenlerine de çağrısı vardı yıllar önce, 20 yıl önce. Bu çerçevede yeniden örgütlenme çağrısı. Bizim temsilcilerimiz diasporanın böyle bir örgütlenmeye hazır olmadığı veya uygun olmadığını söylediler. Onun için bir değişikliğe gitmediler ama Çerkez Adige 1000 yıllık bir gerçektir. Bunu dile getirmek, dayatma. Hani mutlaka sen de böyle düşün diye bir dayatma kimseye yapılmıyor. Onun için dayatma kelimesi yanlış. Ama Çerkez'in Adige mi olduğunu soruyorsa evet, Çerkez Adige'dir. 1000 yıldır böyledir. Ne bileyim, belki de çok daha fazla uzun zamandır böyledir. General İsmail Berkun sözü yanlıştır. O günün politik ihtiyaçlarına cevap vermek için bunu yazmıştır o. O günlerde tartışılan. İstediğiniz bir şey var mı bu soruya? Ben General İsmail Berkuk rahmetlinin o yazdığı şeyin gerçekliğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çerkez tarih boyunca son derece itibarlı, dünya çapında bilinen bir kimliktir.
Kafkas deseler örneğin, Kafkas dediğimiz insanlar ırkçı Almanlar tarafından beyaz ırkın temsiliyeti olarak konuldu. Dolayısıyla bu Kafkasya'daki yaşayan halklara kendileri nasıl onlarca farklı etnikten ve halktan oluşarak bir ulus olmuşlarsa, Fransızı, İngiliz'i, İsveçlisi, Türk'ü, Rus'u, Alman'ı, bu insanlar da dışarıdan bakarak bütün Kafkasya halklarına yeknesak olarak aralarındaki farklılıkları da bilseler de tarih boyunca böyle bir isimlendirme vermişler. Biz bu toplumların toparlanması için iki fırsat kaçırdık. Bir tanesi Çerkez kimliği, bir tanesi de Birleşik Kafkasya. Teşekkür ederim. Murat Talat, büyük sürgün öncesinde Adiyeler Kafkasya'da yine büyük savaşlar dahilinde iç sürgünleriyle coğrafi değişikliğine uğramış mıdır diye bir soru sormuş ama bu biraz tarihi bir soru. Bunu uğramıştır tabii. Yani çok kısa cevaplamak lazım. Tabii ki uğradı. Çünkü örneğin Kırım bölgesi, Güney Ukrayna, Güney Rusya'nın, yani Güney Ukrayna, Güneydoğu Ukrayna'da Çerkezler yaşıyordu eskiden. Ama tarihte incelerseniz göreceksiniz ki özellikle Kabardey dediğimiz halk o taraftan daha doğuya geldi. Değişiklikler oldu. Haklı yani arkadaş. Abrek Sisalan, Abhazlar, Balkar ve Karaçaylar, Abhazlar, Balkar ve Karaçaylar Çerkesya topraklarında Çerkez olarak anılmak isterler mi diye sorar. Yalçın Karadaş diye sormuş. Eskiden anılmaktan hiç rahatsız değillerdi, bilesiniz yani. Çünkü Karaçaylar Çerkezlerin kendileri olduğunu ifade ediyorlar. Size göstereyim mi kitabı? Bulursam hemen arkamda. Onlar diyor ki asıl Çerkez biziz. Yani bunlar Abrek Bey, yani hiçbir şeyi işkembeyi kübradan atmıyor şurada konuşan üç insan. Buna emin olun. Ha, o zamanlar geçti ama. Bakın, Abaza benim annem. Siz anneme gidin de siz Çerkez değilmişsiniz deyin. Bakalım kafanı aklavayı yersin Abrekçi. Benden küçük diye düşünerek söylüyorum. Veya sen benim asker arkadaşım. Bir arkadaşım vardı. Mevlüt Çeker, adını da unutmadım. Seyyar jandarmaydım ben Çaldıran'da. Dediler ki burada senin hemşerin var dediler. Çerkez olduğumu biliyor subaylar. Kim dedim? Mevlüt Şeker dediler. Ulan ne biçim dedim, Mevlüt Şeker'iymiş bu. Bir geldi, sarıldı bana, sarışın bir arkadaş. Dedim sen hangi Çerkezlerdensin Mevlüt Bey? Astsubayıydı, Mevlüt astsubayım dedim. Dedi ki ben Karaçay'ım Yalçın Bey dedi. Sarıldık birbirimize. Bir yüzbaşı vardı, gene Karaçay Adiye karışıydı. Yani Abhazlar, neden Abazalar, Abhazların yabancılara Çerkez olmadıklarını mı söylediğini düşünüyor acaba Abrek Bey? Sorun bakalım Atay Şakar'a, Erol Kutelya'ya, bakın isim vererek soruyorum. Veya abazaların içinde en aklı başında insanlara bizim dışımızda üçüncü kişilerle tanışırken kendilerini Çerkez olarak ifade edip Abhazız diyor. Balkarlar da öyle, Karaçaylar da öyle. Uzunyayladaki benim yengemin bir tarafı Karaçay. Onlar da biz Çerkeziz, Karaçayız, Koşhayız diyor. Alan halkız diyor. Yani dolayısıyla bu son zamanlarda daraltılmış ve gittikçe de coğrafyası Karadeniz kıyılarına daraltılan, parça parça olmuş Çerkesya halklarını bu kadar daraltmak bize hiçbir fayda sağlamayacak. Fabio Bey bir şey yazmış. Levent Bey. Teşekkür ederim Abrek Bey soru için. Yalçın Bey, sizin dediğiniz tanım aslında biraz önce ben sokakta gerçekleşen bu şekilde söylevler olduğunu verirken bazıları böyle bir söylev yok gibi şeyler filan diye yazdıklarını gözüme ilişti ama Denesinler yani sokakta, bakalım tanıyan var mı diye. Yani biz de Mars'ta yaşamadık. Yani ben kitaptan değil sadece sokaktaki şeyden bahsettim. Yani dediğiniz gibi tamam, lokal bir bölge, farklı bölgelerde farklı deyimler kullanılıyor. Bunu zaten belirttim. Fabio Grassi yayınımızı izliyor. Buradan da saygı selamlarımı iletiyorum. Ben selamlar Fabio Bey. Anladığım kadarıyla Yalçın Bey Çerkez ibaresi dışlayıcı değil kapsayıcı olmasını öne sürüyor diye bir not tutmuş. Grazie, Fabio Grassi. Grazie. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Çerkez ibaresi. Bu fırsatı kaçırmayalım. Veya başka bir ibare ama şu toplumları, şu halkları kimliklerinin farklılıklarıyla gerektiği zaman bir araya getirmeyi artık becerebilelim. İtalya'ya sevgiler, Roma'ya geleceğim Covid'den sonra. Can Bek sormuş. Türkçe'de
Çerkezce diye çok yaygın ve köklü bir kelime varken son yıllarda Adigece diye bir kelimenin icat edilmesi hakkında konuşmacı büyüklerimiz ne düşünürler diye sormuş Can Bek. Ben çok konuştum. Şamis'ten Şamis Bey, sizden başlayalım. Ama kısa olursa sevinirim. Sorular da akıyor. Ya sorular o kadar derin ki ya şimdi şimdi Çerkezce var. Aslında Adigece de zaten son zamanlarda çıktı. Eskiden o kadar Adigece denmiyordu. Bunun çıkmasının nedeni de Çerkez Adigedir söylemi geliştikçe Çerkez'i bir hani daha kapsayıcı bir muhtevada tutabilmek için bazı açılımlar yapılıyor. Çerkez işte parantez içerisinde mesela federasyonumuzun sanırım tüzüğünde de var bu veya işte yeni oluşturulmak istenen bazı yapılar var. Onlara da bu söyleniliyor. Parantez içerisinde Adige, Abaza, işte Çeçen, Oset demek için Adigece diye bir kavram çıktı. Nedeni politiktir. Dediğim gibi Çerkez Adigedir söyleminin önüne biraz daha kafa karıştırıcı, biraz daha barikat belki olabilir diye düşündükleri bir kavramdır. Adigece diye bir şey olamaz. Veya Adigece diyorsam bile bunun Çerkezce olduğunu bilmen gerekiyor. Yalçın Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı bu deyim hakkında? Ben yorum yapmayayım. Çok fazla aynı şeyleri sürekli konuşuyoruz. Ben kendi söylediklerimden sıkıldım. Evet. Teşekkür ederim. Mesaj alındı efendim. Seyfullah Dağıstanlı İstanbul'dan, aklı selim devrede olunca geleceğe yönelik ortak hedef zor değil. Zor değil. Yazmış. Zor değil. Zor değil. Ağzınıza sağlık. Minimum birliktelik alanlarını, ortak hedefleri oluşturmak ve geleceğe yürümek için çok güzel bir final oluyor diye not düşmüş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Selam ediyorum Dağıstanlı'ya. Teşekkürler Seyfullah. Seyfullah da benim ilkokul arkadaşım. Yani ilkokuldan tanıştım arkadaşım. Eski bir arkadaşım. Şöyle hızlı bir şekilde sağ taraftan soruları da hemen konuşuyor. Genelde yorum şeklinde sormuş. Eyüp Ağaoğlu yorumlara biraz yoğunlaşınca herkesin bu konularda bir fikir olduğunu, bu konularla çok ilgi olduğunu gördüm. Doğrusu bundan çok memnunum diye dipnot düşmüş. Kübra Alagöz, Çerkez kelimesi bayrak üzerinde bulunan 12 yıldız altındaki 12 ayrı boya verilmiş bir isimken Oset, Karaçay, Apaz gibi milletlerine Çerkez olarak adlandırması ne kadar doğru Yalçın Bey diye soruyor. Bayrak Kübra Hanım'a teşekkür ederim bu soruyu sorduğu için. Bu soruyla ilgili çok fazla insanla sohbet ettim, tartıştım. Şamis kardeşim dahil olmak üzere. Bakın Kübra Hanım, tarihi Çerkesya bayrağı, dikkatle dinle, İnşallah kesilmiyordur sesim. Tarihi Çerkesya Yalçın Bey, bir saniye bir bekleyelim. Evet. Tarihi Çerkesya bayrağı, Kübra Hanım, kesildi. Duyuluyor mu sesim Levent? Geliyor Yalçın Bey. Tarihi Çerkesya bayrağı 1830'larda oluşturulan Jilet Harbi yani Halk Meclisi'nde, Çerkesya Halk Meclisi'nde kabul edildi ve tarihi Çerkesya Adige kabilesini temsil etmiyordu. O 12 yıldızdan bir tanesi Karaçayları, bir tanesi Apazabazaları, bir tanesi de Ubuhları temsil ediyordu. Şimdi 1991 yılında Adige Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyet statüsüne yükselince tarihi Çerkesya bayrağını kendi milli bayrağı olarak, haklı olarak kabul etti ve maalesef o 12 yıldızı sanki Çerkesya'da başka bir halk yokmuş. Tarihi Çerkesya bayrağında Apazlar, Abazalar, Karaçaylar ve Ubuhlar yokmuş gibi bence özür dileyerek kabaca söylüyorum. Uydurulmuş 12 kabile, uydurulmuş 3 tane oku da uydurulmuş 3 tane sülale adı yaptılar. 3 ok sülale adlarıyla hiçbir alakası yoktur. 12 yıldız 12 ayrı bölgedir tarihsel olarak. Şu anda yayınlanan ve üzerine kabileler yazılan bayrak komik oluyor. Bayrakların üstüne yazı yazılmaz zaten. O yazdıkları kabilelerin 17 tane olduğunu ben size söyleyeyim. 5 tanesini niye yazmıyorsunuz? Kübra Hanım.
Bunu o yapan arkadaşlara sorun. Ben teşekkür ediyorum soru için. Ama Çerkesya bayrağı benim bayrağım tabii ki, saygıyla. Bunu yanlış anlamayın. Çerkesya halklarının bayrağı. Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun bayrağımız hakkında bir yayını vardı. Fahri Huac büyüğümüz orada konuşmacı olarak katılmıştı. O yayını da izlemek isteyenler olursa bu konusu geçti madem öyle bir yayında söz konusuydu. Murat Topçu, literatürde Farklı bir şey mi söyledi Fahri abi? Aynı şey söylemiş olması lazım. Uzun bir programdı. 3 saat şimdi şöyle dedi böyle dedi diye özetleyemeyeceğim. Sadece aklıma geldi konusu geçince. Murat Topçu, Papşu Murat, literatürde Çerkes adının 12. yüzyıldan itibaren görüldüğü yaygın kabuldür. Antik çağlarda kullanıldığına dair bir kaynak varsa öğrenmek isteriz diye yazmış. Orada benle ilgili bu soru. Murat'a teşekkür ederim. Şimdi bu antik çağlarda derken yani antik çağlarda harita yapılmıyordu ki. Zaten haritaların yapıldığı dönemler belli. O yapıldığı dönemlerde siz 12. yüzyıl diyorsunuz. Hadi 12. olmasın da 10. 11. yüzyıl olsun. Ondan önce yapılan haritalarda da ilk haritalarda Sintler, Mevatlar, Kerketler gibi o Karadeniz kıyısında birçok kabile adı geçer. Abasklar geçer, Lazlar geçer. Anlatabiliyor muyum? Ama Çerkez adının görülmesi 12. 13. yüzyılda tabii ki. Çünkü Çerkez üst kimliği Batılıların, Rusların, yabancıların bu Kafkasya halklarıyla muhatap olmaları bu yüzyıllarda Moğollardan sonra tabii o zaman da ortak kabul olarak bütün Kafkasya'yı Çerkesya olarak düşünmüşler. Çerkes adı da 12. yüzyıldan görüldüğü doğru söylüyorsunuz. Herhalde düzeltmişizdir. Bir yanlışlık yok. Soru değil de bir kurumsal isim geçtiği için onu yansıtmak istiyorum. Kafkas Vakfı olarak yaklaşık 5 senedir 3000 aşkın Kafkasya'ya dair belge çevirisi yaptık. Boyların, ailelerin isimleri geçtiği gibi kayıtlarda pek çok kez Çerkez ibaresi herkes için kullanılıyor. Karaçayları da Kara Çerkezler ve Dağ Çerkezleri ibareleri geçiyor diye bir not düşmüş efendim. Muhammed Bey'e teşekkür ediyorum. Ben yüzlerce belgeye rastladım. Yani tutup da bu masanın üstünü doldurup hepsi sayfalarını bulmak mümkün değil. Oset Çerkezleri yazan, İnguş Çerkezleri yazan kitaplara rastladım. Var yani böyle şeyler. Yani Çerkezlik bir üst kimlikti. Maalesef bunu daralttık ve artık içinden çıkılamaz hale getirdik. Teşekkürler Kafkas Vakfı'na. Bunu biraz önce sorduk mu? Birkaç koldan yayın yapıyoruz çünkü soruları. Rahşan Erdoğan Yılmaz, Kuzey Kafkasyalıların Kafkasya coğrafyasında kendi mülkiyet haklarını ispat çabaları ile karşımıza çıkan neo-milliyetçi akımların gelecekte Kafkasya coğrafyasında nasıl etkileri görülebilecektir diye sormuş. Aslında her iki konumuzu da ilgilendiriyor. Ben kısaca söyleyeyim. Atko Şamis daha fazla konuşmak ister. Ben büyük sorunlar çıkacağını düşünüyorum bu yaklaşımlarla. Çünkü kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse yanındaki insanlarla binlerce yıldır beraber yaşadığını hatırlamıyor maalesef. Umarım yanılırım. Bunun yolu da, önlemenin yolu da diyalog kurmak. Çerkesya kuracaksak Çerkesya halklarına tamamıyla diyalog kurmak zorundayız. Teşekkürler Rahşan Erdoğan. Buyur. Yalçın Bey, eklemek istediğiniz bir husus var mı? Yani ben çok konuştuğumuz için Şamis Bey'e sözü vereyim. Ya sanırım Rahşan Hanım teşekkürler soru için ama sanırım milliyetçi tanımını negatif anlamda kullanıyor. Tabii Türkiye'de Türk milliyetçiliği negatiftir. Doğal olarak negatif anlamda kullanıyor olması mümkün. Milliyetçilik uluslaşmanın ideolojisidir. Soruyu doğal olarak ben şöyle çeviriyorum. Kuzey Kafkasya'da oradaki halklar kendi ulusal örgütlenmelerini veya uluslaşmalarını tamamlarlarsa o coğrafyada ne olur? Etkileri ne olabilir? Çok güzel olur.
Eşitlik olmadan zaten birlik olmaz. Birliğe girmekten korkanların çoğu o birlik içerisinde çıkarlarını yeterince temsil edemeyeceklerini, geleceklerini yeterince örgütleyemeyeceklerini düşünenlerden olur. Ayrışmaların çoğu da buradandır zaten. Onun için eğer orada Kuzey Kafkasya halkları veya Kafkasya halkları kendi örgütlenmelerini, uluslaşmalarını tamamlarlarsa Kuzey Kafkasya'daki ilişkiler rayına oturacaktır. Çok da güzel olacaktır. Sorum acaba Şamil Keleş yazmış. Sosyal medyada kendini Çerkezya yurtseverler olarak tanıtan ve ideolojiyi benimseyenlerin çok büyük bir çoğunluğu Abazalara, Osetlere, Çeçenlere vesaire yönelik net bir şekilde düşmanca tavır sergiliyor. Şu an bu yayına gayet güzel yorum yazan bazı arkadaşlar özellikle. Bu kişilerin sosyal medyada sürekli dışlayıcı ve düzeysiz yorumlar yapıp sonra biz kardeşiz demelerini samimi buluyor musunuz diye genel bir yorum ve soru şeklinde her ikinize de sormuş. Ben söyleyeyim o zaman, önce ben başlayayım sonra sen söyle, olur mu Yalçın? Tabii. Aslında Sami Bey sizi ilgilendiriyor çünkü söyle size daha yakın çünkü. Yani kaynak olarak değil de Çerkez eşittir ay diye söyleminden özür dilerim. Yoğun bir tartışma süreci yaşandı. Şimdi 2008, 2012, 2014 burada kimin ne söylediği bazen belli olmadı. Kimi zamanda bu çok doğal. Siyasette her ne kadar yanlış diyorsak da siyasette kullanılan yöntemlerden bazıları kirlidir. Algı operasyonu yapmaktır, manipüle etmektir. Benim kendi adıma yani biraz önce söyledim. Biz Çerkezya yurtseverleri olarak da olduğumuz zaman da Çerkezya hareketiyiz. Çerkezya hareketi olarak da biz kararlarımızı zaten kendi aramızda konuşarak alırız. Yazılarımızda öncesinde tartışırız. Ortak bir karar varıp yayınlarız. Buna rağmen bunun topluma anlatılması sözcülüğü çoğu zaman ben yapmışımdır. Sözcülüğünü. Hiçbir yazımızda apazlara hakaret ettiğimiz, onları kötülediğimiz bir örnek gösteremezler. Tam tersine biz bütün Kuzey Kafkasya halklarına saygı duyuyoruz. Her zaman da saygı duyduk. Ama şöyle bir şey de var. Bunu da söyledim. Tekrar edeceğim soru üzerine. Her kendisine işte bir sıfat takan ve o sıfatın altında da bizim düşüncelerimizin bir kısmını benimsemiş olan veya bazen hatta bizim yazılarımızı paylaşan insan bizden değildir. Onların sorumluluğu, siyasi sorumluluğu bize ait değildir. Ben de görüyorum tabii. Özellikle sosyal medyada abaza var mı yok mu, bızıp neresi, şunu tartışanlar. Ben hiçbir zaman böyle bir tartışmaya girmedim. İşte yok Çerkezler otokton halktır. Evet otokton halktır. Çerkez ya da diğer halklar otokton denilebilir mi? Bu tartışılabilir. 1000 yıldır orada yaşayan bir halka artık ne diyeceğiz? 1000 yıl önce Avrupa bile yoktu. Yani ben bunun o kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Kuzey Kafkasya'da dün gelmiş insanın bile hakkı olması gerektiğini. Çünkü biz İsveç'e gittik. Ben kendim Almanya'ya gittim. Birçok ülkeye gittim. Oraya gelmiş insanların hak ve özgürlüklerini savundum. Dolayısıyla Kuzey Kafkasya'da yaşayacak her halkında veya Çerkez'de yaşayacak her halkın ve her tek insanın da hak ve özgürlükleri benim için önemli. Dolayısıyla benim böyle insanlara hakaret etmiş olmam veya etmem mümkün değil. Ama bu yapıyı, yani şu anki söylenen statüyü, yapıyı korumak için bizim sanki bölücülük veya bölmeye, ayrıştırmaya, işte ne bileyim parçalamaya çalıştığımız şeklinde bir savunma mekanizması geliştirildi. Onu söylüyorum. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Yani siyasette görürsünüz, ne yazık ki dediğim gibi pek doğru olmasa da işte vatan hainleri diyor. Yani adam diyelim ki bir tweet atmış, vatan haini oluyor. Yani o tweetin veya o düşüncenin etkisini kırmanın veya etkilenecek olan insanların o çevrenin sınırlanması için söylenen şeyler bunlar. Bunları ben hiç üzerime almıyorum. Varsa Çerkez Adiye söyleyip işte abaza farklı bir halktır ve bunu söylerken hakaret eden bizden değildir. Çok net söylüyorum. Ben onlardan değilim en azından. Hakkı Başkan Bey yazmış. Çerkez bayrağı hakkında çok özür dilerim, baştan başlıyorum. Çerkez bayrağı hakkında birçok kaynakta farklı tanımlar, yorumlar olduğuna göre yapılması gerekli
bir büyük kurultayda konuyu yoruma kapayacak kararlar alınması gerekli mi sizce diye sorar. Her iki konumuza da sorayım. Bayrağı anlatmıştım ya, devam edeyim. Hakkı Bey merhabalar. Şimdi böyle bir şeye gerek yok. Şimdi ben çok fazla vaktinizi aldığım için uzatmadım bayrak meselesini. Yani tarihsel Çerkesya bayrağıyla bugün Adige Cumhuriyeti'nin kabul edip diğer Adigelerin de bizim bayrağımızdır dediği bayrak arasında bir fark var. Olayı böyle anlamak daha doğru. Yani o tarihi Çerkesya bayrağı bölgeleri ifade ediyordu. Bu bölgelerin içinde de sadece Adigeler değil, Adigeler, Uluklar, Abazalar ve Karaçaylar vardı. Hatta ben Nogayların neden yıldızlarının olmadığına da açıkçası şaşırmış durumdayım. Nüfusları az olduğu için olabilir. Çünkü onlar da demin Şamis'in belirttiği gibi artık 1000 sene olmuş yani bu insanlar geleli. Bizimle birlikte karışmışlar, kaynaşmışlar. Çerkesya vatandaşı, Çerkesya halklarından birisi. Şimdi nedir? Artık bunu kabul etti insanlar. Yalnız ben şeye karşıyım. O 12 yıldız, 12 tane Adige kabilesi demeye gerek yok. 12 yıldız Çerkesya halklarını temsil eder dersiniz. 3 yıldız da Çerkes, Adige, Çerkes onuru vesaire. Çünkü ta eski antik çağlardan beri 3 tane ok taşırdı Çerkes savaşçıları. Biliyorsunuz bunu. Kınlarında 3 tane ok taşırlardı. Barış zamanları bile şeylerinde, sadaklarında 3 tane ok olurdu. Savaşa gidecekleri zaman kutsal, o zamanki pagan idiler. Kutsal mağaralarında o okları birer tanesini kırıp oraya koyarlar, öyle savaşa giderlerdi. 3 ok da onu temsil ediyor. Başka yorumlarda getirilebilir bayrağı. Çok böyle şey yapılacak, önemli karar alınacak şeye gerek yok. Ben yetkili olsam Çerkes Cumhuriyetlerinin yetkilisi olsam tarihi Çerkesya bayrağı neyse bugün de odur derim. Bütün kardeş komşu halkları da içime alırım ve onların bütün haklarını tanımış olurum. Cephemi sağlamlaştırırım. Teşekkür ediyorum. Samis Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, yani tartışılacak bir şey yok. Bayraklar değişir. Türkler de eskiden farklı bayraklar kullandılar. Bütün dünyada böyledir. İşte Rusya farklı bir bayrak kullanıyordu. Sovyetler oldu, değişti. Sonra Rusya oldu, tekrar değişti. Belki eskiye döndü. O günün şartları, o gün neyse o şekilde yorumlayan da olmuştur. Bugün Çerkez bayrağı Adige bayrağıdır. Ve şu anki kullanıldığı şekilde ve Çerkez halkını temsil etmektedir. Önemli olan benim için bu. Evet. Hakan Demirkan, Çerkez eşittir Adige denklemini dillendirmek evrimsel olarak ileride Çerkez eşittir Kabardey, çoğaltıyorum ben burada olmasa, Çerkez eşittir Abzek denklemine dönüşmez mi? Yani ileride bu şekilde alt kollarında ayrılmalarına bir ortam zemin hazırlar mı acaba diye anladım. Çok teşekkürler Hakan Bey. Öyle değil aslında. Ben Çerkez eşittir Adige denklemine taraftar olan birisi değilim ama öyle bir şey olmaz. Çünkü Adigeri Kabardeyri Adiges, Adige Bzekem Epsarse. Yani Kabardey de Adige'dir, Adigece konuşuyor. Yalnız ben Çerkez coğrafyasının ve Çerkez kimliğinin daraltılmasına tipik bir örnek vereyim. Hani konuşmanın başında dedim ya 18. yüzyıldan sonra Ruslar Kafkasya'yı işgal etmek üzere geldiklerinde Çerkez kimliği de, Çerkez coğrafyası da daralmaya başladı diye. Biraz önce haritada gösterdi bizim Levent kardeşimiz. Orada göreceksiniz ki Çerkesya'nın dışında bir de Kabardey var. Size bu kadar söyleyeyim. Kabardey ayrı bir yer gibi görünüyor. Abhazya ayrı bir yer zaten uzun bir zamandır. Dolayısıyla bu daraldıkça farklı sıkıntılar çıkabilir. Daraltmamak lazım. Cepheyi sağlamlaştırmak, genişletmek lazım. Farklılıkları tanıyarak. Teşekkürler. Şamis Bey, sizin de bu konuya eklemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Ya bizi tabii Sovyetler Birliği şimdi farklı cumhuriyetler kurarken veya iki uluslu cumhuriyetler kurarken niyeti zaten Çerkez halkını toprağa gömmekti. Adige o bir tarafta olacak, bir tarafta Çerkez olacak, bir tarafta Kabardey olacak ve belki de bunlar yeterince bir süre geçtikten sonra kendileri bir ulusal topluluğa dönüşecekler. Ama başarılı olmadı. Belki de Sovyetler Birliği böylesi bir süreç tamamlanmadan yıkılması bizim için belki de bir şans oldu. Ondan sonra Çerkez kimliği daha düşün. Yani ben şunu çok net biliyorum. Özellikle Kabardey'in Çerkez kimliğini ısrarla vurgulaması ve kendi bayrakları farklı olmasına rağmen hemen her etkinlikte
Çerkez bayrağını taşıyor olmaları Çerkez bilincini büyütüyor, güçlendiriyor. Onun için hiç böyle bir korkuya gerek yok. Artık yani süreç başka bir şekilde gelişirse, yani birileri bunun önüne almak için yukarıdan müdahale ederlerse ne olur bilemem. Ama şu anki gelişim Çerkezlik bilincinin, Çerkez'in, Adige'nin, Şapsu'nun, Vubuh'un Çerkez olduğu bilincinin büyümesi yönünde ve korkacak bir şey yok. Evet. Değerli konuklarım, gelen yorumların birçoğunun aslında yorum şeklinde olduğunu görüyorum. Veyahut da yapmış olduğunuz söylemlere cevap niteliğini ve söylemlere yorum şeklinde olduğunu görüyorum. Şu an iki koldan soruları derleyip yansıtıyoruz. Atladığımız sorular olduysa bu konuda affola diyorum. Yalçın Bey de, Şamış Bey de zaten sorularda veyahut da yorumlarda herhangi bir taraf tutmadığımı, teraziyi bir tarafa ağır basmaya çalışmadığımı zaten hissetmişlerdir diye görüyorum. Veyahut da izleyenlerin. Şurada bir yorum vardı. Onu ekledikten sonra... Levent'ciğim, Çerkez 26 diye bir Karaçay arkadaş vardı. O. Şu Çerkez işte 26 herhalde Eskişehir'de. Şimdi bunu ibretlik, ben okuyabilir miyim? Ben okuyabilir miyim senin yerine? Çerkez 26. Teşekkürler kardeşim. Bir Karaçay olarak kolumda silinmeye yüz tutmuş Çerkez bayrağını bu konuşmacı büyüklerin açıklayıcı yorumlarına istinaden yeniliyorum. Yaşasın bağımsız Çerkesya. İşte alkışlanacak bir arkadaş. Karaçay kimliğine saygılı, Karaçay kimliğine sahip ve Çerkesya bayrağına, Çerkesya'ya sahiplenmiş bir arkadaş. Teşekkürler. Aynen, teşekkürler. Yani demek ki kimliğe sahip çıkmak ortak bir vatan kurmanın önünde engel değil. Çerkesya halkının bir çocuğu. Çerkesya ülkesinin. Evet. Bu noktada pardon, ben yani orada Çerkezya üzerine şey yaptım. Yani ben Çerkezya hareketi bağımsız bir Çerkezya için mücadele etmiyor, onu söyleyeyim. Yani evet, bu slogana saygı duyuyorum ama Çerkezya hareketinin şu anki programında böyle bir şey yok. Son sorumuz Gürkan Demirkol. Ulus anlayışında Amerikan modeli bize uymaz mı? Tarık Bey'e soruyorum. Yani şimdi eğer tarihin, tabii fazla uzatmamak için, tarihin akışı farklı olsaydı biz belki de bir federasyon, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi belki de Kafkasya Birleşik Devletleri de olabilirdik veya Kafkasya Konfederasyonu, Federasyonu da olabilirdik. Ama tarih öyle akmadı. Yani ben şimdi önümde mesela Birleşik Kafkasya'nın şeyi var, kuruluş tarihi var. Ne olur ne olmaz. Çünkü ben çok zeki bir adam değilim. Öyle her şeyi hafızamda tutamam. Soru gelirse bakayım diye buraya almıştım. Andi şehrinde 18 Eylül 1917'de toplanan 2. kongreye 1500 temsilci katılmış. Birleşik Kafkasya Dağları Cumhuriyeti'nin anayasasının temel ilkelerini belirlemiş. İşte burada her kabilenin bir özelliğe sahip olacağı karar altına alınmış. Onlar kabul ediyor tabii. Belki de bunu yazanın bir yorumudur o. Çünkü ben Birleşik Kafkasya'yı başka kaynaklardan da okudum. Orada her halk diye geçiyor. Her halk kendini temsilen oraya gitmiştir. Olabilirdi, mümkündü. Yani bu belki de ben o zaman yaşasaydım çok iyi bir Birleşik Kafkasyacı olabilirdim, bilemiyorum. Yani böyle bir şey nasıl itirazım olsun? Yani ben Kafkasya halklarının böyle birbirlerine düşmanlaşması falan gibi bir düşüncem yok. Öyle bir şey yok. Kafkasya halklarının kendi ulusal gelişmelerini, dinamiklerini güçlendirmelerini isteyen bir insanım ben yani. Ve bunun sonucunun mutlaka, çünkü bir de büyük birliklerden yanayım. Hani biraz önce bağımsız falan derken biraz tereddütlü kullandım ki onun için dedim. Yani Çerkezya daha büyük birliklerin bir parçası olursa Çerkezlerin gelişimi, yani ekonomik, siyasi gelişim de hızlanacaktır. Hayat standartları yükselecek. Yani bakın örnekler var. Güney Sudan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar birleşmek istedi. Birleşti, sonra birileri araya girdi, tekrar ayrıldı. Yaşayamıyor. Ermenistan'ın nüfusu 3 milyon, 2,5 milyon Rusya'da yaşıyor. Yani sizin bağımsız, kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için bazı şartlar var.
Bugün tek başına bir Kafkas ulusunun bu şartları yerine getirmesi bugün için, yani 30 yıl sonra ne olur bilemem, mümkün değil. Dolayısıyla ben nasıl işte herkesten bağımsız, herkesle düşman veya herkesten ilişkiyi kopartmış bir Çerkezi isteyeyim? Olur mu? Mümkün değil. Çerkezya Kuzey Kafkasya'nın veya Kafkasya'nın bir cumhuriyeti olursa bugün için yeterli. Amerika gibi bir örgütlenmenin, ki bu anlamda Birleşik Kafkasya treninin çoktan kalktığını düşünüyorum. Gelirse ancak duraklar değiştikten sonra, yani Kafkas halkları kendi siyasi kurumlarını örgütledikten sonra tekrar gelir. Bugün olmaz. Ali İhsan Aksamaz Bey de izliyor. Buradan saygı selamlarımızı iletiyorum. Aslında biraz gördüğüm kadarıyla kurumsal bir soru ama selamlar hepinize, saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de ana dilinizi yaşatmak için ne gibi projeleriniz var? İyi akşamlar, başarı dileklerimle diye sormuş efendim. Ali İhsan kardeşimi selamlıyorum. Merhaba Ali İhsan. Ali İhsan Aksamaz, tanımayanlar için söyleyeyim, çok değerli bir arkadaşım benim. Laz arkadaşım. Laz diline ve bütün Kafkas dillerine saygısı olan, bütün dünya dillerine saygısı olan bir arkadaşımız. Her zaman bizimle birliktedir. Bu gerçekten kurumsal bir soru Ali İhsan kardeşim. Sen benden daha iyi biliyorsun. Şu anda tehlike altındaki diller projesinin içinde, örneğin bizim Kafkas Kültür Derneği bu çalışmanın içinde. Yakın zamanda umarım Türkiye biraz demokratikleşir. Nasıl demokratikleşecek bilmiyorum ama bu dil çalışmaları da belli bir noktaya gelir. Biz Kiril ve Latin alfabe bazlı dil öğrenme meselesinde iki kurumumuz bir türlü bir araya gelmediği için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Siz Latin'le işi çözmeye başladınız. Bakalım, bunu kurumlar cevaplayabilecek Ali İhsan'cığım. Selamlıyorum, iyi geceler diliyorum. Muhammed Can Demir, BK Birleşik Kafkas herhalde. Birleşik Kafkas Hareketi'nde de Birleşik Kafkas Hareketi ne tek bir kimlik oluşturma düşüncesini Birleşik Kafkas Hareketi'nin hangi söyleminden çıkartıyor? Birleşik Kafkas Hareketi 1918 ve 1989'un devamı olarak görüyor. Özellikle oluşturulan algı üzerine söylediğimi düşünüyorum. Cevap ve Şamis'e soruyor. Hangi söyleme binaen söylemiştiniz, orayı maalesef kaçırdım. Biraz önce belirttiğim gibi %100 Şamis Bey'in bir söylevini ama dediğim gibi yorumlar, sorular aslında ben zaten hiçbir yerde Birleşik Kafkasya Devleti'nin tam tersine, biraz önce okuduğum da bunun tersiydi. Yani o devleti kurmak isteyen o 1500 temsilci bir araya geldiğinde her halkın kimliğini tanıdığını ve bir Birleşik Kafkasya Devleti tezinin tek bir kimlik altında toplanma değil, bütün kimliklerin ortak bir yaşam örgütleme çabası olarak gördüğümü söyledim. Yani öyle bir şey. Ama hani belki de soru şundan dolayı haklı. Sanki Çerkez, Adige veya işte Apaz, Oset, Çeçen kendi ulusal etnik örgütlenmelerini kursunlar deyince bir ayrışma öneriliyormuş gibi düşünüyor. Yok, öyle bir şey değil. Ben onu kesinlikle birliğin yeniden tanımlaması olarak görüyorum. Reorganizasyon olarak görüyorum. Ama bir de şu bir gerçek var. Çünkü ben 2008, 2010, 12 özellikle ve şimdiye kadar da hala geliyor. Birileri de Çerkez eşittir bütün Kuzey Kafkasya halkları diyordu. Veya Çerkez eşittir herkes diyordu. Bunlar vardı.
Bunların arasında Birleşik Kafkasyacı da vardı. Federasyoncu da vardı. Şu da vardı, bu da vardı. Yani Birleşik Kafkasya böyle diyordu diye bir tez hiçbir zaman söylemedim. Ama bunu diyenler vardı. Farklı siyasi görüşlerden insanlar bunları söylüyordu. Mesela işte bazı sola yakın insanlardan da var bunları söyleyen. Biraz daha böyle sağdan insanlardan da, muhafazakar insanlardan da var bunu söyleyen. Birleşik Kafkasyacı olup da bunu söyleyen de var. Hiç Birleşik Kafkasyacı olmasa bile kendisine Türkiye'de bir gelecek öğütlemek isteyen insanlardan da var. Herkesin Çerkez olması isteyen. Yani mesela ne bileyim ben işte isim vermeyeyim, neyse bugün isim yok. Çok yakından tanıdığımız insanlar arasında da var bunları söyleyen. Yani herkesin Çerkez olduğunu söyleyenler Birleşik Kafkasyacıdır diye hiçbir şey söylemedim. Öyle bir şey söyledim. Tam tersine Birleşik Kafkasya'nın o Andi'de 18'de yaptıkları toplantıda özellik önerisi getirildiğini de biliyorum. Kimlikler ekseninde. Ama dediğim gibi Çerkez eşittir herkes diyenler arasında hani biraz da işte bizim maruz kaldığımız o yani çarpıtma diyeyim gibi bir durum bu. Birleşik Kafkasyacılara böyle diyen varsa onlar işte Çerkez kimliğini veya tanımıyorlardı veya herkesi Çerkez kimliği altında toplamak istiyorlar derlerse diyorlarsa ne bileyim ben öyle bir şey söylemedim şu an. Bunun içerisinde her farklı siyasi düşünceden insanlar vardı. Yani Çerkez'in herkes olduğunu veya Kafkas halklarının hepsinin Çerkez olduğunu söyleyenler arasında çok farklı siyasi gruplardan, akımlardan insanlar vardı. Birleşik Kafkasya'nın da böyle bir iddiası yoktu. O da doğru yazdı. Birleşik Kafkasya bütün Kafkas halklarını tek bir kimlik altında toplamadı. Toplamak istemedi. Öyle bir çaba yoktu. Tam tersine dediğim gibi Andi kararları önünde duruyor şu anda. Öyle değil. Teşekkürler. Levent, sizi katkıda bulunabilir miyim? Yeri gelmişken bir şey söyleyebilir miyim? Muammer'e de teşekkür ederim. Muammer'e de selamlıyorum. Bütün herkesi selamlıyorum. Sonuna doğru yaklaştık. Şimdi ben bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. Yarın ne olacağını bilemeyiz diyordu ya Şamis de, ben de söyledim, sen de söyledin, herkes söyler. Yani Rusya'nın yarın ne olacağı belli değil. Bu ekonomik yapı, dünyadaki bu sistem, o nüfus ve o dünyanın altıda biri taşıyamaz. Biz her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu hazırlık içinde bütün Kafkasyalıların, ayrımsız Kafkasya'da yaşayan tüm halkların hukuken üzerinde bina koyabilecekleri yapıdır Birleşik Kafkasya 1918 Cumhuriyeti. Bu ciddi bir yapıdır. Hukuki altyapısı vardır. Bu açıdan ben Birleşik Kafkasya'yı çok önemsiyorum. Teşekkür ederim. Değerli konuklarım, son bir soruyla programımızı tamamlıyoruz. Şimdi karayoluyla Anavatan'a giderken Lars sınır kapısında gelirken nerede çay içtin diye sorarlar genellikle. Şöyle yarım saat, bir saat çay ikram ederler, öyle diyeyim. Ve orada programın bittiğini nasıl anlarız derseniz hangi takımlısınız diye sorarlar. Fenerbahçe mi Galatasaraylı mı diye sorunca tamam, mülakat bitmiştir. Yorumu bilgisine haiz olursunuz, anlarsınız. Mülakat tamamlanmıştır. Oradan 2-3 kere bu benim başıma geldi ve aynı soru, şaka yapmıyorum, soruldu. Fenerbahçe deyince oradaki arkadaşların Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ben de programımızı bu yaşadığım güzel bir anıyla sorarak tamamlamak istiyorum. Şamis Bey. Ben tabii ki Beşiktaşlıyım yani. Tabii ki. Yalçın Bey. Ben eski bir amatör futbolcu olarak uzun süredir takım tutmuyorum. Ama şu anda Spartak Nalçik ve Alanya'yı tutuyorum. Kafkasya'daki iki şeyi tutuyorum yani. Maykop'ta güzel bir takım çıkartsa, Soğum da çıkartsa onları tutacağım. Var, Maykop var. Spartak Nalçik'te de zaten yakın dönemde bir söyleşimiz olacak genel koordinatörüyle. Ardından haftaya, bunu kaçırdım, arada bir reklam yapacaktım, sorulara kaldık. Bir aksilik çıkmazsa sevgili seyirciler, 14 Mart Adige Dili ve yazın gününde gene ana dilimizde program yapacak Mole Video ve Anavatan'dan Murat Kabardakov, Kabarda Murat değerli sanatçımız
konuğumuz olacak. Kendisi Rusya çapında oldukça güzel üretimler bulunan bir değerli sanatçımız. Resmi olarak pazartesi veyahut da salı açıklayacaktık ama herhalde bir aksilik çıkmadı. Şimdiye kadar ulaşmadığına göre bir konser durumu vardı Petersburg'da. Allah izin verirse ana dilimizde haftaya Murat Kabardakov'u konuk edeceğiz. Neyse, Mole videonun da tanıtımını yaptım. Değerli konuklarım, bir sokaktan insan olarak bunca konuştuğumuz konu hakkında 2 kelam etmeme izin verir misiniz acaba? Sonra biz istiyoruz. 2'şer kelamla bitireceğiz. Tamam. Zaten son sözler şeklinde alacağız. İstirham edeceğim. Efendim, şimdi bireysel bir kişi olarak basit ve hatta yani kavram yanlış da söylüyorum. Yani amatörce de olsa böyle diyeyim, bir iş yapan bir insan olarak, tabandan bir insan olarak şunun rahatsızlığını ben duyuyorsam bunu kurumlarımız çok haliyle veyahut da üretmek isteyenler, altını çiziyorum, üretmek isteyen insanlar hepsi haliyle yaşıyordur. Ne mi diyecek olursanız, Çerkez peyniri programı yapıyorum veyahut da başka bir şey, yanına Kafkas ekliyorum, şu kızacak. Abaza ekliyorum, şu kızacak. Çerkezya ekliyorum, şu kızacak. Bunu ekliyorum, bu kızacak. İnsanların üretimini yapmasında, ortaya koymasında bence büyük bir engel. Sizler de yayınlarınıza belirttiniz bireysel olarak. Ben İngilizim, ben Çerkesim, ben Karaçayım, ben Fransızım dedikten sonra bunların hepsi fasikül yayınlasa da benim için hiçbir anlam ifade etmez. İsterse tüm kitaplar fasikül yayın yapsın. Gene ifade etmez sokaktaki insanı. Çünkü o insan selamun aleyküm diye bir kıraathaneye girdi mi Çerkezim diyor veyahut da Adigeyim diyor, Kabardeyim diyor, Abazayım diyor veyahut da Karaçayım diyor. Bunların, yani sizlere yönelik, izleyen herkese yönelik bu aslında benim yorumum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu adını konması gereken bir sorun mu değerlendiriliyor? Öyle bir gündemde olduğuna göre öyle değerlendiriliyor aslında ama inanın sokaktaki insanın yani böyle bir kaygısı olduğunu da düşünmüyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Belki fazla şeylerde gezmedim. Kimileri yazdı, böyle bir anlam ifade yok. Biz de Mars'ta yaşadık. Mars'ta yaşamadık, sokakta yaşadık ama dediğim gibi en basitinden kurum bir ileti yazacak. Çerkezce kursu açtığını ibraz ediyor. Ya Çerkezce mi diyorsun? Adigece mi diyorsunuz? Japonca mı diyorsunuz? Neyse, bu dili öğretiyor ya. Şunun içindeki hepsinin bakmıyor, başlığına bakıyor, bombalıyor. Bu yanlış, bu yanlış. Ya affedersiniz, nalet olsun, istersen Kafkasça yazsın da bana Çerkezceyi, Adigeceyi öğretsin. Yani bir birey olarak bunlar itici geliyor insanlara. Yani lütfen sizler üzerinize almayın. Genel olarak söylüyorum. Ardından yayında da gördük. Her insan farklı düşünebilir. Birisi Beşiktaşlı, birisi Galatasaraylı olabilir. Çerkez Adige diyebilir. Birleşik Kafkasya diyebilir. Vesaire vesaire. Bunların hepsi yine bizim toplumumuzun insanlarıdır. Sizler gibi bu şekilde görüşlerini seviyeli şekilde ileten hangi akım olursa, hangi görüş olsun hepsine sonsuz saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Mole Video Levent olarak. Yayının başında özellikle ben buna not düştüm. Levent Kaplan herhangi bir kurum değildir. Sadece bir hasbelkader bir derneğe üye bir vatandaştır. Bireysel olarak çalışmalar yapan bir insandır. Benim sıkıntımı size arz ettim. Siz gerek sizin nezdinizde veyahut da izleyenler karşısında. Ben program yapmak istiyorum, üretim yapmak istiyorum. Afişini yazarken programı ortaya koyacağımdan fazla bir afişte emek sarf ediyorum, düşünüyorum. Onu siliyorum olmuyor, bunu siliyorum olmuyor. Yani bu seviyeye geldiyse ortada bir sıkıntı vardı sevgili seyirciler. Yani burada beni eleştirenler de olacak. Veyahut da niye Çerkez eşittir Adiye demiyorsun veyahut da bayrak sallamıyorsun bilmem ne. Ben başla dil olayın içeriğine bakarım Levent Kaplan olarak. Böyle bir serzenişimi paylaştıktan sonra uzattım, kusuruma bakmayın. Dediğim gibi bunu da konuklarımın nezdinde söylemiyorum. Şamış Bey'in veyahut da Yalçın Bey'in. Yalçın Bey'in
dediklerine de katılmadığım birçok husus var. Şamış Bey'in de katılmadığım birçok husus var. Ben mesela anavatana yönelik bir insanım. Yalçın Bey'in dediklerinin orada yürürlükte olmadığını görüyorum. Orada maalesef işler böyle yürümüyor. Bizler buradayız. Anavatan diyoruz ama diasporadayız. Uzaktan vatan kurtarmak ne kadar doğru. Yalçın Bey lütfen, bu son cümlem size özel değil, genel olarak. Veyahut da yani her yerde farklı konjektörler var. Kayseri'de durum farklı, Reyhan'da farklı, Bolu'da farklı, insanların çevreleri farklı. Ama dediğim gibi ben abazayım diyorsa öpüyorum, abaza diyorum. Adigeyim diyorsa öpüyorum, abaza diyorum. Neden diyorum son kelime olarak? Mole video diyor ki, Levent Kaplan olarak, bunu daha önce birçok yerde paylaştım. Düğünümüzde ve cenazemizde selamlaşmamızı engelleyecek bir husumet, bir kırgınlık veyahut da herhangi bir şey Allah yaşatmasın diyorum. Benim Rabbimden en büyük Çerkez toplumu içerisindeki en büyük isteğim, dileğim, duam budur diyorum. Yayınımız hakkında son görüşleriniz varsa Samiş Bey, sizden başta duruyorsunuz. Daha sonra Yalçın Bey'den de son sözleri alarak programını güzel bir ezgiyle, özür dilerim ezgiyle diyorum. Allah rahmet eylesin. Babuk Ergün büyüğümüz, abimiz Nalçik'te yakın zamanda vefat haberini aldık. Derin üzüldüm ben şahsen Levent Kaplan olarak. Mekanı cennet olsun diyorum. Bu konuda araştırma yaparken Ergün abinin bir yazısına rastladım. Programımızın kapanışında Ergün abinin Çerkez Kimdir isimli 2011 yayında yayınlamış olduğu bir yazıyı paylaşacağım. Şu anda görüşleri aynı mıydı, değişti miydi bilemiyorum. Keşke imkan olsaydı onunla da bunu sorabilseydim ama maalesef takdiri ilahi aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun diyorum. Samiş Bey buyurun. Levent, program için, davetin için çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Ayrıca Yalçın, güzel bir sohbet oldu. Gerçekten çok sevindim. Elbette ki herkesten bir şeyler öğreniyor. Elbette ki söylediğin her şey aklımda olacak. Üzerinde düşüneceğim. Dediğim gibi bu düzenli sohbet için çok çok teşekkür ediyorum sana Yalçın. İzleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Umarım iyi olmuştur. Bilemiyorum. Herkese iyi geceler. Ben de Mole videoya, Atko Şamiz kardeşime, izleyicilere ve sabırları için, güzel yorum ve soruları için teşekkür ediyorum. Babuk Ergün kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Hatırlattın. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Saat 12'yi geçti. Bugün 8 Mart Şamizciğim. Ben tam zamanında Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben bütün kadınların değerli olduğuna ve emekçi olduğuna inanıyorum. O yüzden emekçi kadın veya kadın diye ayırmadan tüm kadınları saygıyla selamlıyorum. Zerret hasum er zerre olsa der Adigeler. Yani yıkandığı zaman el bileken birbirini tanır. Biz Atko Şamis'le çocukluktan tanışıyoruz ama böyle bilgi ve fikir paylaşımı, aynı zamanda yorumlayan arkadaşların da fikirleri ve eleştirileriyle daha fazla güzel ve doğruya gideceğimize inanıyorum. Füjeş bu diyorum. Tarazı ufuk. Güzelliğiniz tanıyayım. Samiş Bey. Buyur Levent, pardon. Son temennini kaçırdım, özür dilerim kenarda yorumlara bakarken de. Son olarak paylaşmak istediğiniz, paylaştınız mıydı yoksa? Yani böyle, yani programa davet ettiğin yani güzel bir program oldu bence. İçin çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Yalçın'a da güzel, düzeyli sohbeti için teşekkür ediyorum. Elbette her konuda aynı şeyi düşünmüyorum ama düşüncelerine değer verdiğim bir arkadaştır. Söylediği her şey üzerine düşünüyorum. Söylediği her şey üzerine düşünüyorum. Belki ek olarak izleyiciler de tabii bu kadar sabırla dinledilerse bilmiyorum. Sorularıyla da izlemeleriyle de sundukları katkı için çok çok teşekkürler. Tekrar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Umarım bir gün gerçekten bağımsız bir Çerkez kadınlar örgütü de çıkar. Yayınımıza sorular halen geliyor. Gerek WhatsApp'tan gerekse mesajlardan sorular atladığı şekilde serzenişler geliyor ama yani yetişsin diye büyük bir çaba harcadık sevgili seyirciler. Yani sorularda
A kişisi, B kişisi diye herhangi bir ayrım yapmamaya çalıştım özellikle. Bunu da belirttikten sonra değerli zamanınızı, değerli konuklarım ve değerli izleyicilerim Mole Video ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde yayınlarımız da devam edecek diyorum. Gecenin bu saatlerine kadar izleyenlerin olduğunu görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 2 saat yayın dedim, 2,5'a belki sarkar dedim. 4 saat olmuş. Değerli konuklarım, bu durumdan dolayı da sizlerden de özür diliyorum. İyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar tüm izleyicilere. Esenlikler diyorum. İyi akşamlar. Yayınımızdan resmimizi, videomuzu kaldırdıktan sonra bir resim gelecek. Martin'e özgürlük diyoruz. Mahkemesi kısa bir süre önce, birkaç gün önce sonlandı. Ev hapsi şeklinde bir ceza verildi ama biz Martin'in suçsuz olduğunu canı gönülden inanıyoruz, biliyoruz ve kendisi de belirtti 10 gün içerisinde bir üst mahkemeye başvuracağını bahsetti ki Ramazan Molov'da olduğu gibi Martin'den de bir üst mahkemeden biraz daha olumlu haberler almayı diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Ve Ergün Bey'in de yazısını paylaşıyorum.
Жыбыунэухуэныгъэр лъапсэ зэвгъэхъулӏэну щӏэгъэкъуэн къыфхуохъу. Чилик Тепе панорама проектым щыщу, ӏэрылъхьэу, уасэлей темыхуэу, илъэсиблым зыщхьэщыхауэ фыпшыныжу унэщӏэ зыӏэрывгъэхьэ. Истамбыл и кум хуэзэу Чилик Тепе метро станцием лъэсу унэсыфу, пэшитӏу, пэшищу зихэт резиденц щӏыкӏэ унэхэр зыӏэщӏэвмыгъэкӏ. Нобэ къэсыху зыхэфха унэ зэгъэпэщын ӏэмалхэр лъэныкъуэ евгъэзи, ди деж фыкъеблагъэ.